Herkese günaydın. Ee, Veri Biliminde Kadınlar Konferansı, İstanbul Konferansı'na hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar. Ben Öznur Taş'tan, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Amerika'dan herkese merhaba. Ben Aslıhan Demirkaya. Palo Alto'da yapay zeka şirketi olan YNI Systems'da araştırmacı olarak çalışıyorum. Merhaba, herkese günaydın. Ben Özge Özmen. Veri Bilimi Türkiye'nin kurucusuyum. Aynı zamanda 1 milyon yazılımcı programında veri bilimi eğitmeni olarak görev alıyorum. Bugün burada sizlerle buluştuğumuz için çok heyecanlıyız. Ekip olarak 13 kadın bir araya geldik. 14 tane de veri bilimi ve yapay zeka alanında liderlik gösteren kadın konuşmacımız yer alacak. Toplamda 995 kayıt aldık. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişmeydi. Türkiye'de veri bilimi giderek daha da önem kazanmaya devam ediyor. Eminiz ki ilerleyen yıllarda da veri bilimi, yapay zeka gibi alanlarda kadınlar liderlik göstermeye devam edecekler ve birbirlerini desteklemeye, güçlendirmeye devam edecekler. Bugün aslında bu etkinlikte bir araya gelmemizde bunun bir göstergesi olarak yer alıyor. Bizler bugün burada Women in Data Science etkinliğini Stanford Üniversitesi liderliğinde ve Sabancı Üniversitesi desteğiyle yaptığımız için çok heyecanlıyız. Şimdi ben sözü Aslan'a vermek istiyorum çünkü Women in Data Science'ı çok daha detaylı bir şekilde sizlere aktarmak istiyoruz. WIT yani Women in Data Science, Türkçesi veri biliminde kadınlar, bu alandaki kadınları desteklemeyi ve onlara ilham olmayı amaçlayan bir girişim. 2015 senesinde Stanford Üniversitesi'nde bir günlük teknik konferans olarak başlıyor, daha sonraki senelerde küresel bir harekete dönüşüyor. Bir sonraki slayda. Bu haritaya baktığımız zaman 2020 senesindeki etkinlikleri görüyoruz. Bu verilere göre 2020 senesinde dünya çapında 60'tan fazla ülkede 150'den fazla etkinlikler olmuş ve 100.000 tane katılımcıya ulaşmış. Stanford Üniversitesi dışında yapılan tüm etkinlikler bağımsız olsa da Stanford Üniversitesi ile iletişim halindeler. 2020 senesinde Stanford'da düzenlenen konferansa WIT konferansının etik paneline konuşmacı olarak davet edilmiştim. Ve o gün veri biliminde ve yapay zeka alanlarında çok başarılı ve çok güçlü kadınlarla tanışma fırsatı buldum. Böyle bir etkinliğin 2021 senesinde İstanbul'da düzenlenmesinin hayalini kurdum. Ve biz bugün bu hayali gerçekleştiriyoruz. Bu hayalin gerçekliğini mümkün kılan WIT temsilcilerimizden Öznur ve Özge'ye, tüm gönüllülerimize ve siz katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki. WIT bu sene Stanford merkezli WIT Genel Konferansı Dünya Kadınlar Günü'nde, yani bu pazartesi günü 8 Mart'ta kutlanacak. Etkinlik 24 saat sanal olacak. Eğer kayıt olmadıysanız bu siteden YouTube linkine girip canlı olarak izleyebilirsiniz. WIT sadece bir konferans serisi değil, başka etkinlikler de yapıyor. Sağ üstte gördüğünüz Dataton, Podcast ve Education, yani eğitim dalları da var. Bu Dataton, katılımcıların veri bilimi becerilerini geliştirmeyi teşvik eden bir veri yarışması. Podcast, dünyadaki veri bilimi liderlerinin çalışmalarını ve tecrübelerini paylaştığı bir podcast serisi. Ve eğitim, ortaokul öğrencilerini veri bilimi veya yapay zeka alanlarında kariyer yapmayı düşünmeye teşvik eden bir sosyal yardım programı. Biz WIT İstanbul olarak şimdilik konferans düzenledik. Ama yakın gelecekte diğer etkinlikleri de düzenlemeyi planlıyoruz. Şimdi sözü Öznur'a bırakıyorum. WITS'i bu etkinliği mümkün kılan destekçilerimiz var. Özellikle Sabancı Üniversitesi kurumsal olarak çok destekledi. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi Verim, ki ben de bir üyesiyim, olanaklarını bize sundu. Ama bunun yanında birçok öğrenci kulübü çok geniş bir kitleye ulaşmamızda bize yardımcı oldu. Birçok farklı okulda çalışan topluluk duyurularımızı sizlere ulaştırmamıza olanaklı kıldı. Gün içerisinde sosyal medya hesaplarımızda paylaşımlar olacak. Onu hatırlatmak isterim.
YouTube kanalımızla ilgili ufak bir problem oldu. Onu çözmeye çalışacağım umarım ilerleyen saatlerde. Ama webinarda olursanız zaten daha iyi sorular ve cevaplar gidip gelebilir. YouTube'da o mümkün olmayacak. Paylaşımlar yapmak isterseniz siz de bu hashtagleri kullanabilirsiniz. Böylece birbirimizi de buluruz. Bunun yanı sıra en baştan gönüllülerimize teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok canla başla ve hevesle çalıştı. Genç veri bilimciler olarak ve bu etkinliği hazırlamamızı mümkün kıldı. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Gün sonunda da kendilerini göreceksiniz canlı olarak. Kısaca günün kaba bir özetini vermem gerekirse açılış konuşmamız Aytül Erçil tarafından verilecek. Panellerimiz ve konuşmalarımız olacak gün boyunca. Sabah bir panelimiz olacak. Sonra bir network etkinliği olacak. Bu panelde konuşan Amerika'daki veri bilimcilerle birlikte daha yakın Zoom Meeting'de konuşma fırsatı bulacak isteyen katılımcılarımız. Öğleden sonra yine konuşmalar ve panelimiz olacak. Burada genç veri bilimciler olacak. Eğer daha detaylı bakmak isterseniz web sitemizde program ve akış, tüm konuşmacıların isimleri ve konuşma konuları mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Açılış konuşmacımız Aytül Hoca olacak ama birazcık birkaç dakika bekleyeceğiz. İsterseniz bir 2-3 dakika bekleyelim. Tam 9:15'te başlayacağız demiştik. Geç kalan katılımcılarımız kaçırmasınlar. Onun için 1-2 dakika burada bekleyelim diyorum. Görüşmek üzere tekrar. Profesör Aytül Erçil'e davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi hem akademisyen hem de girişimci kimliğiyle herkese, hepimize ilham veren ve cesaret veren bir figür. Profesör Aytül Erçil, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun olduktan sonra Amerika'ya yüksek lisans ve doktora çalışmaları için gitti. Brown Üniversitesi'nde uygulamalı matematik bölümünden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 5 yıl General Motors'ta araştırma laboratuvarında araştırmacı olarak çalıştı ve sonra ülkesine geri döndü. 1988-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde, 2001 ve 2013 yıllarında ise Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmıştı. Günaydın Aytül Hocam. Ben sizi tanıtıyorum bu arada. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Akademisyen şapkasıyla birçok ulusal ve uluslararası projede çalıştı. Çok sayıda ödüllere layık görüldü. Aytül Hoca'nın girişimcilik tarafı da akademisyenliği kadar zengin. Öğretim üyesiyken 2006 yılında kurduğu WIS'teki 2013 yılında yapay öğrenme konusunda lider Alman ISRAVision firmasına sattı. O noktada emekli olabilecekken olmamayı tercih etti. Ve perakende sektöründe görüntü işleme çözümleri sunan ve Vispera bilgi teknolojilerini kurdu. Girişimcilik konusunda da sayamayacağım kadar çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. Aytül Hoca'nın CV'sini kısa zamanda anlatabilmek de bayağı bir zorlu oldu benim için. Belirtmem gerek. Bunların yanında birçok şirketin yönetim ve danışma kurullarında görev yapıyor şu anda. Seri girişimci ve sertifikalı melek yatırımcı olarak çalışmalarına devam ediyor ve Vispera Bilgi Teknolojileri AŞ'nin kurucu ortağı ve CEO'su olarak devam ediyor. Lafı daha fazla uzatmadan sözü Aytül Hocam'a devretmek istiyorum. Buyurun Aytül Hocam. İsterseniz ekranınızı da paylaşabilirsiniz. Ben kendim kapatayım. Evet, günaydınlar herkese. Bugün ben farklı bir konuşma vereceğim. Genelde ya girişimcilik hikayesi, yapay zeka konularında hep konuşurum. Bugün ekonomileri yeniden şekillendirmek için bilimde kadınların güçlendirilmesi neden önemli, bu konulardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi bir kere sağlıklı ekonomide işlerin rolü nedir? Eğer ekonomi iyi olmazsa işte birçok insan iş kaybına sebep oluyor. Bugünlerde de gördüğümüz gibi. Hem bu devlete bir yük getiriyor, işte ek ödemeler vesaire, hem de insanlar kötü durumda oluyor. O yüzden de iş yaratmak gerçekten çok önemli. Bir yandan da günümüzde otomasyon gittikçe artıyor. Önümüzdeki 10 yılda işlerin otomatikleşeceği söyleniyor. İşte hatta çok detaylı olarak hangi konuda ne işler otomatikleşecek, bunların araştırmaları yapılmış. Bu yüzden de aslında anahtar net iş yaratılması. Yani ekonomi genel olarak kaybettiği işten daha fazla yeni iş yaratmalı. Peki bu yeni iş nasıl yaratılıyor? Aslında şeye baktığımızda da Dünya Ekonomik Forumu'nda
İşte robotlar 2022 yılına kadar dünyada 75 milyon iş alanının bitmesine neden olacak. Ama bunun yerine 1 milyondan fazla, yani 133 milyon pardon, yeni iş alanı sağlanacak deniyor. Veya yine Deloitte'un hazırladığı bir rapora göre işte İngiltere'de mesela son 15 yılda 800 bin iş yok olmuş ama 3,5 milyon yeni iş pozisyonu ortaya çıkmış ve maaşlar da daha da artmış. Yani işin tarzı değişiyor. Daha yüksek teknoloji, daha katma değerli işler oluşmaya başlıyor. Peki, bu iş oluşuyor da bunu karşılayacak iş gücü lazım. Tüm ekonomilerin bu daha yetenekli bilim insanlarına ve mühendislere ihtiyacı var. Yani daha katma değerli iş yaratan insanlara ihtiyacı var. Ve kadınlar bu konulara girmedikçe, yani STEM alanlarında daha fazla yer almadıkça bu ihtiyacın karşılanması da pek mümkün gözükmüyor nüfus artışı rakamlarına baktığımızda. Peki bunu nasıl sağlarız? Şimdi startup'lar burada devreye giriyor. Startup'lar çok önemli oluyor. Çünkü mesela Kaufman Vakfı'nın yaptığı bir araştırmada neredeyse tüm yeni işlerin kuruluşlarının ilk 5 yılındaki şirketler tarafından, yani startup'lar tarafından yaratıldığı gösteriliyor. Aslında tabii ki şimdi birçok kişi diyecek ki ya büyük şirketler, işte holdingler vesaire çok daha fazla eleman çalıştırıyor. Ama net iş olarak baktığınızda startup'ların sağladığı net iş çok çok daha fazla. Çünkü büyük şirketler işten çıkarıyor, yeni iş alıyor ama net olarak yeni kurulan her startup aslında yeni bir iş. Çünkü sıfırdan ortaya çıkıyor. O yüzden yani tüm girişimler, startup'lar yepyeni bir şirket olduğundan ekledikleri her eleman net bir eleman kazancına sebep oluyor. Şimdi bu startup'ların da özellikle hızlı büyüyen startup'lar, yani ceylan dediğimiz startup'lar yeni sektörlerde iş yaratma için ciddi bir anahtar. Hızlı büyüyen şirketler çok çok daha fazla katkı sağlıyor ekonomilere. Burada da kadınlar devreye girebiliyor. Bu büyüyen şirketleri kurabilen kadınlar bu ekonomik için ciddi bir kaynak olabilir. Şimdi ölüm vadisi denen bir şey var startup'larda. Yani startup'ların %90'ı batıyor. Sadece %10'u yaşayabiliyor. Hatta 5 yıl ayakta kalabilen startup'ta yarısı 5 yıl dayanıyor. Bir kısmı 5 yıl sonra ölüyor, bir kısmı daha kısa bir sürede ölüyor. Peki, demek ki survivor girişimleri büyütmek önemli. Yani bu ayakta kalabilen %10 olan startup'ları nasıl büyütürüz ona bakmak lazım. Bu startup'lar arasında da hızlı büyüyenler, yani bu ceylan dediğimiz, ceylan şirketler dediğimiz daha da önemli. Çünkü çok daha fazla yeni iş yaratıyorlar. Mesela Endeavor'a baktığımızda, Endeavor'ı bilmiyorum biliyor mu herkes ama bu hızlı büyüyen şirketleri yaratabilecek girişimcileri tespit edip onların şirketlerinin büyümesine yardımcı oluyor. Bu Endeavor'ın destek olduğu şirketlerden 62 şirketin cirosu yıllık 1 milyar doların üzerinde. Bu Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde ve bunlar 41.389 kişiye istihdam sağlıyor. Yine bu istihdam rakamı çok daha büyük. Yani bunlar startup'lar fakat hızlı büyüyen startup'lar. Ben kendi şirketimizden bir örnek vereyim. Biz Vispera'yı, benim ikinci şirkete 2014 yılında 5 kişi olarak başladık. Şu an 100 kişiyi geçti. Bu sene sonuna kadar hedefimiz 220 kişiye ulaşmak. Yani çok normal, standart bir şirketin büyümesinin çok çok üstünde. Şimdi bu aslında Amerika'daki büyümenin arkasındaki formül, bu hızlı büyüyen startup'ları yetiştirmek. Amerika kişi başına Avrupa veya Japonya'dan çok daha fazla girişim üretti ve de devamlı bu hızlı büyüyen şirketleri üretti. Yani 70 yıllarında işte Intel, AMD, daha sonra Apple, Microsoft, Oracle, 90'lı yıllarda Amazon, Google, 2000 yıllarda Facebook, Twitter, Instagram, bunların hepsi startup olarak başladı. Fakat çok fazla hızlı büyüdü ve çok istihdam sağladı. Şimdi kadın tarafına bakalım. Bu hızlı büyüyen şirketlerde kadın girişimcilik nasıl görülüyor ona bakalım. Herhangi bir ayda yeni bir iş kuran kadınların oranı %24, erkeklerin ise %44. Yani kadınlar çok daha az bu startup camiasına giriyor. Çok daha az iş kuruyorlar. Gelir tarafına baktığımızda da erkeklerin kurduğu firmaların ortalama geliri 120 bin dolarken kadınlarınki 60 bin dolar. Yani yarı yarıya. Yani bu ne demek? Kadınlar hızlı büyüyen şirketler
kurmuyorlar. Hatta baktığımız zaman kadınların kurduğu şirketler genelde perakende ve hizmet sektörlerinde ve genelde de düşük teknolojili sektörlerde. Şimdi neden, böyle? Yani neden kadınlar, bu tür şirketleri kurmuyor? Yani kadınlar bu tür, yüksek ekonomik etkiye sahip olacak şirketleri, nasıl kurabilirler? Eee, Bu çapta hızlı büyüyen şirketler, kaç kadın kuruyor? Şimdi kadınlara ait firmaların sadece %1,8'i $1.000.000'dan fazla gelire sahip. Erkeklerde ise bu rakam, 5 katı daha büyük. Yani yine tekrardan, söylemek gerekirse kadınlar yüksek katma değerli, hızlı büyüyen şirketler kurmuyorlar. Neden? Şimdi aslında özel sektöre baktığımızda, işte birçok, büyük firmanın CEO'sunun kadın olduğunu görüyoruz. İşte, Xerox'ta Ursula Burns, IBM'de Ginny Rometty, işte, Facebook'ta Sheryl Sandberg, SAP'de, gibi gibi birçok şirketin, CEO'sunun, kadın olduğunu görüyoruz. Üniversitelere baktığımızda gene aynı şekilde Harvard'ın, işte, Brown'un, Princeton'ın, rektörlerinin, kadın olduğunu görüyoruz. Yani aslında, yüksek teknoloji, şirketleri veyahut da üniversiteleri yöneten kadınlar var. Türkiye'ye baktığımızda da 162.350 öğretim üyesinin %44'ü kadın. Bu gerçekten yüksek bir oran, yani neredeyse eşit. Ancak başlangıçta, yani araştırma görevlilerinde bu %50'nin üstünde, yardım doçentlerde %43 ama yukarıya doğru çıktıkça fark açılıyor. Doçentlerde %39, profesörlerde %31 kadın. Rektörlerde Türkiye'de 206 üniversitenin sadece 18'i kadın. Yani %8'e, %8,7'si. Avrupa'da bu daha fazla. Amerika'da, %26, İsveç'te %43. Şimdi birçok araştırma var. Diyor ki kadınların liderlik ettiği şirketler daha başarılı. İşte üst yönetimde daha fazla kadın olan şirketler daha kârlı. İşte daha fazla cinsiyet çeşitliliğine sahip şirketler geliri daha fazla, kâr payı daha fazla. Yani kadınların yönetimde yer aldığı şirketler aslında, daha başarılı. Bunun da birçok nedeni var. İşte daha iyi karar verme, daha iyi çalışma ortamı, daha fazla yenilik, daha etik seçimler yapmak, değişime daha, rahat adapte olmak gibi, becerileri var kadınların aslında. Şimdi başka çalışmada Harvard'ın yaptığı bir analizde, başarılı girişimlerin, ortalama yaşı 45 yaşında olduğu gösteriliyor. Yani yüksek etkili girişimler ya akademiden ya da endüstriden geliyor. Şimdi bakıyoruz endüstride artık, hani, kadınların rolü gittikçe artıyor. Akademide de aynı şekilde. Yani cam tavan dediğimiz cam tavanı kırmak için kadınlar ciddi adım atmışlar. Ama yanal olarak kırılmalarını engelleyen, yani startup şirketler başlatan üniversitelerden veya şirketlerden, cam duvarlar var gibi gözüküyor. Şimdi bunlara bir bakalım. Neden kadınlar yüksek teknoloji şirket kurmuyorlar? Bu da İngilizce, bu slide kusura bakmayın. Gaps in Enrollment yani yeterince, kadın bu STEM alanına girmiyor. Yeterince gelenlerin, hepsi alanın içinde kalmıyor. Finansal para bulmakta zorlanıyorlar. Networking dediğimiz ağlarda, eksiklikler var, ve de kadınların kendine güvenlerinde, eksikler var. Şimdi Gaps in Enrollment'a bakalım. Bana bu çok çarpıcı gelmişti. Cambridge Üniversitesi, 1947 sonunda kadınları kabul etti. 1947'ye kadar sadece erkeklerin olduğu bir üniversiteydi Cambridge. Yani bu gerçekten, inanılmaz bir şey. Ancak bazı alanlarda bu değişiyor. Mesela biyolojik bilimlerde, işte fizikte, kimyada kadınların oranı ciddi yüksek. Mesela biyolojide %60, fizikte %41, kimyada %35. Amerika'da, doktora düzeyindeki mezunlar, Avrupa'da baktığımızda %48'i kadın. Yani neredeyse yarı yarıya. Eee, Avrupa Birliği üye ülkelerinde de, kadınların oranı %45 ile 55 arasında. Yani master, doktora düzeyinde, aslında yüksek teknoloji okuyan, kadınların oranı, artmış. Ancak bilgisayar ve elektrikte bu çok düşük. Sadece %12. Birçok startup'ta, bilgisayar tabanlı olduğu için, bu konulardaki eksiklik çarpan bir, acı nokta. Yani
daha yüksek büyüme oranlarına sahip girişimlere sahip olmanın bir anahtarı bu alandaki kadınların sayısını arttırmak. Yani bilgisayar ve elektronik gibi konulardaki kadın sayısını arttırmak önemli. Şimdi bir başka nokta dedik, girenler işin içinde kalmıyor. Yani ayrılıyorlar. Bunun önemli bir nedeni, yani %68'i kadınların değerlerinin bilindiğini hissetmiyorlar. Yani bize yeterli değer verilmiyor iş sahasında deniyor. Şeye baktığımızda teknolojideki kadınların önündeki en fazla 5 şeye baktığımızda mentor eksikliği demiş %48'i, yani rol modellerinin olmaması, kendilerine destek olacak kadın veya erkek mentörlerin olmaması, iş hayatındaki ön yargılar, kadınlara ve erkeklere iş hayatında büyüme olasılıklarının farklı olması ve maaşlarının farklı olması. Bunlar ayrılmalarındaki ana nedenler olarak sayılmış. Kadınların %41'i iş hayatında cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığını söylüyorlar. %26'sı da terfide veya maaş zammında kendilerine hakkaniyetle davranılmadığını düşünüyorlar. Bir başka neden sosyal ailevi teşvik eksikliği. Şimdi çok küçük yaştan beri hep biçilen roller vardır. Yani bu ta ilkokula, hatta yuvalara kadar gidiyor. Çocuk kitaplarına baktığınızda işte kadınlar hemşire veya öğretmen veya ev kadını ağırlıklı olarak, erkekler mühendis, doktor ve hepimiz bu bilinçaltıyla bu şekilde yetiştiriliyoruz. Yani çevreden sosyal olarak kadınların teknolojik alanlara girmesi çok fazla teşvik edilmiyor. Bir başka problem ise iş-aile dengesini kurmaktaki güçlük. Hâlâ ne kadar kadınlar çalışsa bile ev ve işte çocukların bakımı, idaresinin kadınlarda ağırlıklı yükü. Böyle bir çalışma yapılmış. Bu da bana çok ilginç gelmişti. Sorulmuş kadın evlendikten sonra çalışmak için kocasından izin almalı mı, almamalı mı diye. Çok çarpıcı bir sonuç. Erkeklerin %51'i evet izin almalı demiş ama kadınların da %36'sı izin almalı demiş. Yani kadınlar da aslında yetiştirilme tarzlarından dolayı kocalarına bağlı olduklarını, onlardan izin almaları gerektiğini söylemiş. %22'si kadınların da kararsız. Yani %58'i aslında kendi ayaklarım üzerinde dururum, kendi başıma kararlarımı alırım diyememiş. Yani bu gerçekten çok üzücü ve çarpıcı bir sonuç. Bir başka konu da bilinçsiz ön yargı. Ön yargı, yani kadınlar teknik konuları yapamaz, teknoloji konularına giremez gibi bir ön yargı var. Bu aslında sadece erkeklerde değil, kadınlarda da var. Yani ben kendim de görüyorum. Birçok yerde bana "Ne yaptın, yapay zeka ile uğraşıyorum." dediğim zaman böyle kaşlar kalkıyor. "Nasıl yani?" deniyor. Yine birtakım çalışmalar var. Bir teknik konuda, bir işe alımda gelen başvurularda eğer cinsiyet belirtilmişse erkekler de kadınlar da erkek adayları daha fazla, aynı düzeye sahip de olsa erkek adayları daha fazla tercih ettiği görülmüş. Bunlar tamamen dediğim gibi çocukluktan beri beynimize işlenen ön yargıların sonucu. Bir başka şey de STEM kariyerleri hakkında bilgi eksikliği. Eee, STEM kariyerinde neler oluyor, ne tür işler var, ne tür çalışmalar var, bu konuda yeterince bilgilendirilmiyor. Yani ben birçok gençle konuşuyorum ve bu konuda bilgi eksikliğini ben kendimde görüyorum. Rol modellerin azlığı, demin de bunu söylemiştik. Bir Sheryl Sandberg'in bir lafı var. Eee, "Women don't work in science because women don't work in science." Yani teknik konularda yeterince kadın olmadığı için teknik konularda yeterince kadın yok diyor. Ne kadar daha fazla rol model olursa, bunun yapılabildiğini, bunun normal, doğal bir şey olduğunu ne kadar çok genç kızımız görürse bu konulardaki çalışmalar daha fazla artacak. Bir başka şey de aslında yani dış faktörlerin dışında kadınların kendi içinde bazı sorunlar var. Güven azlığı. Yine Harvard'da yapılan bir çalışmada görülmüş ki yeni bir iş olduğunda
erkekler emin olmasa da o iş yapabileceğine, yani %60 emin olsa başvuruyor. Ama kadınlar %100 emin olmadan, yani ben bu işi kesinlikle yapabilirim demeden işe başvurmuyorlar. O yüzden yani kadınlarda güven azlığı var. Birçok kadına sorulduğunda ben yapamam, bu bana göre değil, ben beceremem gibi kendine güven eksikliği var. Bir de yine bir problem de yalnızlık hissi. Az kadın olduğu için kadınlar bu tür konularda çalıştığı zaman yalnız hissediyorlar. Yani erkekler kendi aralarında işte futboldu vesaire farklı şeyler konuşabiliyor. Kadınlar eğer tek başınaysa veya bir kişi, 2 kişi varsa daha yalnız hissediyor iş hayatında. Bu da ayrılmalarının nedenlerinden biri. Bir başka söylenen neden, yani üniversitede teknik konuda okuyan genç kızlarımızın söylediği şey staj döneminde kendilerine farklı davranılması, daha çok sekreterlik işleri verilmesi, daha katma değerli işlerin verilmemesi. Bu da onların bölümlerinde, teknik bölümlerinde çalışanların ayrılmalarına neden olan sebeplerden biri. Şimdi bir başka neden de funding gaps dediğimiz, yani para bulma konusu. Risk sermayesi firmalarında sadece %99,7'si kadın, yani %90'ın üstünde erkek ve burada bir kulüp gibi erkekler daha çok erkeklerin kurduğu şirketlere funding veriyorlar ve hatta bir takım çalışmalarda aynı iş fikrini bir kadın savunduğunda daha az yatırım aldığı veya daha düşük değerlemeden aldığı, erkek savunduğunda daha fazla yatırım aldığı birçok çalışmada gösterilmiş. Bir başka konu da networking gaps dediğimiz, bu, işte, yine kulüpler var ve mesela kadınların sadece %6,5'u yüksek teknoloji şirketlerinde, bilim danışma kurullarında. Yani %90'ın üstünde erkekler burada ve bunlar artık bir nokta sonra bir networking konusu iş hayatında çok önemli ve mesela bir telefon açıp da birine erişebilmek çok çok önemli ama kadınlar bu network konusunda zayıf, daha az bağlantıları var, daha az kendisine destek olabilecek veya bir telefonla erişebileceği kişiler var. Confidence gap'ten bahsettim. Bu çok önemli bir konu. Gerçekten genç kızlarımıza, kadınlarımıza kendilerinin yapabileceğini, bu konuda başarılı olabileceğini daha fazla anlatmak lazım. Şimdi neler yapılabilir bu tür kadınların hızlı büyüyen şirketler kurması için? Bunlardan önemli bir tanesi networking. Çünkü ilk müşteri çok önemli. İlk birkaç müşteri çok önemli ve en zoru yeni bir şirket kurulduğunda. Şimdi bu konuda çalışan çeşitli kuruluşlar var. İşte Kagider Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, ben de Kagider'in yönetim kurulundayım. Endeavor, bu hızlı büyüyen girişimleri bulan yer. Turkish Win, Turkish Women International çok çok başarılı bir organizasyon. Evet, onların kurduğu 1000 yaprak STEM alanında çalışan kadınların sayısını arttırmak için. Yönetim kurullarında Kadın Derneği, işte dünyada NUME vesaire. Bir de tabii sadece kadın organizasyonları değil, erkeklerin de bu konuda destek vermesi önemli. Mesela He4She organizasyonu bu konuda erkeklerin de harekete geçtiği ve kadınlara destek olduğu bir organizasyon. Eczacıbaşı'nın eski CEO'su Erdal Bey bir kere demişti. Kendi kızım olduğu zaman ben bu konunun önemini daha da çok kavradım dedi. Yani kızımın yaşadığı zorluklar beni hani bu tür işte He4She gibi organizasyonlara katılmamı sağladı dedi. Başka neler yapılabilir? Başarılı kadın girişimciler kendilerini görünür ve ulaşılabilir kılmalı. Yani rol modeli olmalı. Şimdi kadınlar genelde daha mütevazi. Kendi başarılarını anlatmakta çok daha mütevazi davranıyorlar. Bunun da kalkması lazım. Yani bu nedendir ki ben bana gelen hiçbir konuşma talebini reddetmiyorum. Özellikle de üniversitelerden gelenleri. Çünkü bu tür rol modelleri gerçekten çok önemli. Kadınlara daha fazla oranda yüksek teknoloji şirketlerinin da yönetim kurullarında veya bilim danışma kurullarında yer verilmesi lazım. Bu şirket sahiplerine bir söz. Erkekleri de bu çabalara dahil etmek lazım. Yani bu çeşitlilik ve katılım çabalarına dahil etmek lazım.
İşte mesela konuşuluyor işte Kagider'de veya başka organizasyonlarda. Geçen hafta Kagider'in danışma kurulu vardı. Oradaki erkekler bizleri de katın, bizleri de üye yapın, bizler de çabalayalım bu konularda dediler. Bunların artması lazım gerçekten. İş yerlerinde ön yargılı yorum ve davranışlara sıfır tolerans olması lazım. Yani kadınlara karşı yapılan şakalardan veya tacizci davranışların hiç kesinlikle tolere edilmemesi lazım. Bir kadının kariyerinde 3M denilen şey var. Marriage, Motherhood ve Mobility. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani evlenildiği zaman veya işte çocuk sahibi olduğu zaman veya eşinin iş yerinden dolayı taşınmak zorunda olduğu zaman bunlar en kritik, en önemli zamanlar. Bu konularda ciddi destek olmak lazım. Çok sonuç olarak da kadın girişimciliği bir toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu değil, aslında ekonomik bir sorun olarak görmek lazım. Demin anlattığım bütün nedenlerden dolayı yeni iş yaratmak, yeni ekonomiye katkı sağlamak için bu cinsiyet eşitliği konusu önemli. Bu uçurumun kapatılması sadece ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk. Evet, ben teşekkür ederim herkese. Soru varsa onları alayım. Çok teşekkür ediyoruz Aytül Hocam. Katılımcılarımız sorularınız varsa aşağıda bir Q&A diye bir kutucuk var. Oraya yazabilirsiniz. Siz orada yazarken belki Aslı'nın ya da Özge'nin bir sorusu vardır. Aytül Hocam merhaba. Çok teşekkür ederiz. Sunumunuz çok güzeldi. Bu konuların benzerini gittiğim konferanslarda da tekrar yani uzmanı olan kadın işte veri bilimcilerinden dinledim. Hatta geçen sene aynı konferans Stanford'da olmuştu ve ben etik paneline davet edilmiştim. Çok benzer konuşmalar vardı. Yani Amerika'da da durum farklı değil. Benim sorularım var. Mesela bu machine learning model'larda, Türkçesi makine öğrenmesi modelleri deniyor sanırım. Bu modellerdeki ön yargı üzerine çok tartışmalar şu an. Yani Amerika'nın gündeminde bu veri biliminde. Özellikle de bu ayrıma uğrayan kadınlar bunun meselesini yapıyor ve bu büyük şirketlerde işte Facebook'ta, Google'da, LinkedIn'de etik bölümleri oluyor. Ve kendi modellerini bile yani paper'larını yazıyorlar ve hatta işte Google'da kovulmalar oldu. Benim sorum şu, bu ön yargı, sonuçta bu modeller gerçeği gösteriyor. Yani gerçeği imitate ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Data seti, yani veri setini değiştirerek ya da modeli değiştirerek daha adil bir model mi olmalı? Yoksa dünyamızı işte imitate mi etmeli? Yani ilk sorum bu. İkincisinde de ben geçen sene etik paneline davet edildiğim zaman Türkiye'den örnekler vermek istedim. Ama bu konu üzerinde çalışma çok bulamadım. Siz bu konu uzmanı olduğunuz için ben Türkiye'deki yapılan çalışmaları da merak ediyorum. Eğer bu iki soruyu cevap verirseniz çok sevinirim. Şimdi şeyde haklısınız yani bu ön yargılar datadan dolayı sistemlere giriyor. Çok tipik verilen bir örnek vardı. Google Translate'te yıllar önce işte o bir hemşiredir dediğinizde Evet. she is a nurse diye tercüme ediyor. O bir mühendis dediğinizde he is an engineer diye tercüme ediyor. Çünkü tamamen bunları elindeki datalara göre yapıyor. Ama mesela Google değiştirdi şimdi. Bunu baktığınızda maskülen, feminen diye iki tercümesini de veriyor. Evet. Yani datanın değişmesi önemli tabii. Ama modellerin de buna adapte olması önemli. Yani her iki tarafta yapılabilir ama esas şey data. Çünkü yani makine öğrenme yöntemleri tamamen datadan modelleyerekten öğreniyor. İşte aynı şekilde zencilerin daha fazla suçlu olarak, sanık olarak tespit edilmesi vesaire. Şimdi bu konuda yani geçenlerde bir katıldığım panelde ben biriyle tanıştım. Cansu Canca galiba. Etik Harvard'da ve bu AI etik konusunda bir şirketi var. Ve çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Yani bu konuda çok güzel bir modelleri de var. Ve yani dünya çapında çok güzel çalışmalar yapıyorlar. O yüzden
Ona bakmanızı tavsiye ederim. Yanlış hatırlamıyorsam Cansu Canca değilse bana yazıp sorabilirsiniz. Teşekkürler. Türkiye'de yapay zeka son zamanlarda çok dile getirilen bir konu tabii. Üniversitelerde bölümler açılmaya başladı. İşte Hacettepe'de bir yapay zeka mühendisliği açıldı, İTÜ'de açıldı. TRAI diye bir organizasyon var, Turkish AI Community diye, TRAI. Onların aslında yani web sayfasından da bakılabilir. Orada bütün bu konudaki işte şirketler, startuplar, üniversiteler, kaynaklar, birçok Türkiye'de yapılan çalışmaları orada sergiliyorlar. Ve şimdi şey başlattılar, sektör buluşmaları başlattılar. Mesela ben de perakende sektörüyle ilgili danışma kurulundayım. Hani bu konuda Türkiye'de nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz, üniversiteler, şirketler nasıl işbirlikleri olabilir vesaire. Bu TRAI'nin gerçekten çok ciddi çalışmaları var bu konuda. Bir de üniversitelerin dışında bazı girişimler var. Mesela İnziva diye bir organizasyon var. Üniversite öğrencileri için, yani seçilmiş üniversite öğrencileri için eğitimler vesaire yapıyorlar. Hatta şeyde eski Beykoz Kundura Fabrikası'nın orada yatakhaneleri var, yemekhaneleri var. Yani öğrenciler orada hafta sonu gelip birlikte çalışabiliyorlar. Hocalar gidip orada hani kitap yazacak, makale yazacak vakit ayırabiliyor. Çok güzel bir ortam sağlamışlar. Bunun dışında Global AI Hub diye bir organizasyon var. Onların Türkiye bacağı açıldı ve tam rakam hatırlamıyorum ama 50.000 kişi mi ne eğitme hedefindeler. Bunun da önemli bir kısmı genç kızların, kadınların eğitimi. Burada Kagida ile beraber Global AI Hub'da iş yapmaya ortak çalışmaya başladık. Bu tür eğitimlerin daha geniş kitlelere erişmesi için. O yüzden yani bir çabalar var ama tabii bunların daha fazla olması lazım ve duyulması lazım. Çok teşekkürler hocam. Bir tane soru var. Biraz genel bir soru ama siz yine de zillendireyim. Görüntü işleme alanı için nasıl bir kariyer önerirsiniz? Oh. Şimdi görüntü işleme de yani yapay zekanın parçalarından biri. Yani yapay zekanın 10 temel taşı var diyorlar. İşte görüntü işleme, doğal dil işleme, işte doğal dil betimleme vesaire. Görüntü işleme bunlardan bir tanesi. Yani son zamanlarda da bu aslında makine öğrenmesindeki gelişmelerle özellikle derin öğrenme, deep learning dediğimiz görüntü işlemenin uygulama alanları çok arttı. Eskiden daha fazla üretim otomasyonu, robotik otomasyonu konularındaydı. O konuda binlerce firma var. Ama şimdi daha çok genel hayatımızda işte eski filmlerin restorasyonundan, işte bizim yaptığımız perakende alanının dijitalleşmesinden dün Enerjisa ile bir toplantı var. Onların mesela bahsettiği bir sürü kendi işlerinde yaptığı çalışmalar varmış. Yani ben hiç mesela bilmiyordum yani Enerjisa gibi enerji sektöründeki bir firmanın yapay görme konusundaki uygulamaları askeri alanda var. Her alanda var şu an. O yüzden yani çok geniş bir uygulama alanı var ve çok da ihtiyaç var bu konularda. Yani bu konularda ilgilenen kişilerin hani yapay zeka ve işte data analiz, machine learning konularını öğrenmesi, bu konularda staj yapması, ondan sonra iş alanı çok. Yani ister sosyal alanda, ister üretim alanında, her alanda uygulamaları olabilecek bir alan. Evet. Birkaç soru daha var. Onlara da yer verelim. Yeşim İpek Hanım sormuş. Sunumunuz için çok teşekkürler. Bu alandaki kadın iş gücü eksikliğinin bir nedeni de üniversite öncesi eğitim olduğunu düşünüyorum. Özellikle öğretmenlerin lise döneminde öğrencileri yönlendirmesi de önemli bir nokta. Türkiye'deki bu duruma sizin yorumunuz ne olur ya da çözümünüz ne olabilir? Doğru. Yani yönlendirme aslında yani ben şimdi şeyi hatırlattı bana. Benim kendimin bu konuya girişi. Ben ilkokulu, ortaokulu devlet okulunda okudum. Ortaokulda bir gün tesadüf bir öğretmen bana dedi ki Robert Kolej diye bir okul var. Onun başvuru formları burada. Al başvur. Ben adını bile duymamıştım Robert Kolej'i. Ve daha sonra o öğretmen bana dedi ki yani yıllardır bize bu formlar gelir ama biz işte bir devlet okulunda işte özel ders alma imkanı olmayan öğrencilerin bir şansı yoktur diye hiç söylemiyorduk kimseye dedi.
Sana söylemek istedim Sizi dedim. başarılı gördüğü için tabii. Hocam yine alçak gönüllü oluyorsunuz. Ama yani yani bu aslında benim hani Robert Kolej'e girmem Evet, bir tesadüf eseri tesadüf. bir yerde. Tabii ki her giren kazanmıyor. Tabii ki hani o şansı iyi kullanmak önemli. Ve bilgisayarlara girişimde Robert Kolej'deyken son senemde okula bir bilgisayar geldi. Ve hani bilen kimse yoktu, hocası da yoktu. Benim de ilgimi çekmişti böyle bir makineye kumanda etmek. Müdüre gittim, ben dedim bilgisayar kulübü kurmak istiyorum. Hani öğrenip öğreteceğim. Böyle bir bilgisayarlarla girdim. Yani aslında 2 tesadüf benim hayatımda bu teknoloji alanına girmeme sebep oldu. Belki bunlar olmasaydı yine girerdim bilmiyorum ama Hı hı. yani bu tür hani tesadüflerin önemi var mutlaka ama tabii bunları da doğru kullanmak lazım. Ama işi tesadüfe bırakmamak lazım. İşte bu demin bahsettiğim hani Turkish Win gibi, STEM gibi organizasyonlar, işte bu Global AI Hub gibi organizasyonlarla daha fazla kadınlara erişip daha fazla kadının bu konularda erken aşamada bilinçlenmesi ve eğitim almasını sağlamak en önemli yöntem. O yüzden yani bunların sayısını arttırmak kesinlikle lazım. Ve yine rol modelleri de çok önemli. Benim gittiğim bir üniversitede bir öğrenci sonradan bana akşam yazdı. Dedi ki işte ben taşradan mutasip bir ailenin çocuğuyum ve bugüne kadar hiç hayal kurmamıştım. Çünkü hayatta çok bir şansım olduğunu düşünmüyordum dedi. Dün gece ilk defa hayal kurdum, teşekkür ederim diye bana bir mesaj atmış. Güzel. Yani böyle bir kişinin hayatına bir dokunabiliyorsanız, onun hayal kurmasına sebep olabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Onun için bu tür şeylerin daha fazla yayılması, daha fazla insana dokunmamız lazım. Kesinlikle çok teşekkürler. Büşra Ay bir soru sormuş. Aytül Hocam ben çok farklı bir bölümden mezun oldum. Şanssız bir eğitim hayatı geçirdim. Fakat şimdi veri bilimine merak saldım. Online eğitimlere katıldım. Çok keyif aldım. Anladım da. Öğrendiklerimi pekiştirmek için bir şeye ihtiyacım var. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim bilmiyorum. Benim gibi aykırı örneklerin var olmasıyla bu alana ilginin fazlalaşacağını da düşünüyorum diye bir soru sormuş. Evet, veri bilimi aslında yani son zamanlarda en güncel, istenen, aranan ve zor bulunan insan türü. Yani birçok firmayla konuştuğumda mesela benim yönetim kurulunda olduğum bir firma var. 9 tane açık pozisyonları var. 6'sını dolduramıyorlar 1 yıldan fazladır bu Hı hı. konularda. Hı hı. O yüzden gerçekten burada ihtiyaç çok fazla, çok fazla insanın buraya girmesi lazım. Ve mesela Sabancı'nın açtığı bir veri bilimleri programında katılanlar yani teknik olmayanlar da katılıp hani müzik background'u olan veyahut da işte sosyal bir alanda background'u olan insanlar da girip yapabiliyor. O yüzden gerçekten yani çok aykırı değil bu örnek. Benzer örnekler görüyoruz. Bu yani bu tür programlar arttı işte bu Sabancı'nın veri bilimleri programı gibi. Bunun dışında tabii ki Google, internet büyük bir kaynak. Yani internette hani bir sürü bu Udemy, Coursera gibi yerlerde bu konularda çok fazla kurslar var. Yani dünyanın en iyi üniversitelerinin derslerini alabiliyorsunuz internet üzerinden. O yüzden yani kesinlikle bu tür kaynak eksikliği yok şu an. Buralardan eksikliğini tamamlaması lazım Bir de bu arkadaşlar. saydığınız topluluklar, inziva gibi topluluklar çok proje tabanlı şeyler de yapıyorlar, toplantılar da Evet, yapıyorlar. Belki onlara katılmanın da bir faydası doğru. olabilir. Kesinlikle. Hı hı. Ben de şey ekleyeyim, cevabı çalmış gibi olmayayım ama Sabancı Üniversitesi Veri Bilimi'nden bahsettiğiniz için bizde tezsiz bir program vardı. Şimdi tezli bir program ilk defa bu sene açıldı ve ilk defa bu sene öğrenciler aldık. Hatta gönüllülerimiz bu etkinliğin hazırlanmasında yer alan kadın öğrencilerimizin birçoğu o programda. Orada mesela alımlarda biz illa bilgisayar mühendisi, illa elektronik mühendisi vesaire gibi bir şart koşmuyoruz. Çok farklı alandan kabul alan öğrencilerimiz oluyor. O yüzden hani bunu bir engel olarak düşünmemelerini tavsiye ederim ben de. Bir başka soru var. Doğal dil işleme konusunda çalışmalar görece kısıtlı. Bu alanda takip edebileceğimiz kişi önerileriniz olur mu? Aytül Hocam'ın konusu değil bu alan ama yine de o biliyordur herkesi tanıdığı için. Olmazsa Eee, benim bir ismim var söylerim. Doğal dil konusunda yani bir zamanlar Sabancı'da Kemal Hoca vardı, Kemal Hoplazer. O şimdi
Katar'da mı? Yani Katar'da. Orta Doğu'da bir yerde, Yani Katar'da. ODTÜ'de Mübeccel Hoca vardı. Devam ediyor mu bilmiyorum. Emekli olmuş olabilir. Bizde Reyhan İsimler, Hoca var. Kemal Hoca'nın da öğrencisi. Reyhan evet, Yeniterzi. doğru, Aha, doğru. evet. Yani benim alanım değil dediğiniz gibi çok fazla bilmiyorum ama ya ODTÜ'de daha genç bir hoca daha var, şimdi ismini hatırlayamadım. Ya eminim bütün üniversitelerde vardır ama çok fazla bilmiyorum. Boğaziçi'nde Arzucan Özgür Hoca var. Koç'ta Deniz Hoca var zaten. Doğru, Deniz, Evet, evet, evet. Hı kesinlikle hı. doğru. Yani birçok üniversitede var dediğiniz gibi. Hani bizim ilk Evet. aklımıza gelen isimler ama e, birkaç soru daha almaya vaktimiz var sanıyorum, değil mi? E, Merhaba, ben sağlık kökenli hemşire olup bilgisayar mühendisliğinde doktora yapıyorum. Ne kadar güzel. Tez aşamasındayım. Blockchain teknolojisiyle ilgili şu ana kadarki yaşadığım en büyük sorun maddi destekleme. Bu konuda öncelikle öneriniz nedir? Yani maddi destek tabii her zaman her alan için çok zor. Yani çok fazla orada söyleyebilecek bir şeyim yok. TÜBİTAK'ın bazı destekleri var. Mesela ben üniversitedeyken TÜBİTAK desteğiyle okumuştum aslında. Yine öyle destekleri var ama biraz azaldı galiba eskiye nazaran. Yani araştırma görevliliği falan nerede okuyor arkadaş bilmiyorum ama yani bir araştırma görevliliği var. İşte Eğitim Vakfı'nın bazı bursları var ama maalesef bu konuda çok çok fazla söyleyebileceğim kaynak yok. Özel kuruluşların verdiği bazı burslar var ama onlar da çok az. Yani bir öğrencimiz vardı mesela Kanada'da burs kazanmıştı. Yüksek lisansta çok da iyi bir öğrenciydi ama maddi durumu çok zordu. Kötüydü. Yani yol parasını verecek durumu yoktu. Yani üniversiteye gidebilse Kanada'ya bütün masrafları karşılanıyordu ama yol parasını veremiyordu. Çok uğraştık o zaman. Yani birçok yerden burs bulamadık. Sonunda birinden destek aldık ama yani gerçekten hiç kolay bir şey değil maalesef. Evet. Bir soru daha var. Sunum için çok teşekkürler. Kübra Barut sormuş. Veri biliminde hangi programların bilinmesi faydalı olacaktır diye sormuş. Ee, Yani o tabii bir zaman devamlı değişiyor bunlar. Hani şu anki şeyleri, bazı bilgisayar dillerini ben bilmiyorum bile. Bizim iş yerinde çocuklar konuşuyorlar. Yeni yeni duyuyorum. Yani çok hızlı değişiyor bunlar. Ama çok temel olarak istatistik ve bilgisayar programcılığı en önemli konular. Hani istatistik çok temel, mutlaka istatistiksel kavramlara hakim olmak lazım. Ama bilgisayar dallarında yani Python şu an tabii ana ön plana çıkmış durumda. İşte R yine kullanılan bir dil. Ama dediğim gibi yani bunlar çok hızlı değiştiği için hani yarın ne olacak bunu bir şey söyleyemeyiz. Hı hı. Evet, şimdi bir başka soruda çok teşekkür etmiş Ebru Aydın Dağ Bayrak. Veri bilimi, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi alanlara olan ilginin artışının kaliteli sonuçlar ortaya çıkması açısından değerlendirebilir misiniz? Şimdi tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Acaba iyi Kaliteli, sonuçlar var, o yüzden daha da hani işe yani yararlı şöyle, görüyorsunuz eğer falan mı? Hı hı. demin de konuştuğumuz gibi veri biliminde yani yapay zekada en önemli şey verinin doğruluğu. O yüzden de doğru veriler üzerine oluşturulmuş iyi modeller çok başarılı, çok iyi sonuçlar çıkarabiliyor. Ama yanlış veri üzerine oluşturulmuşsa çok katastrofik sonuçlar çıkabilir. Bir şey vardır, junk in, junk out diye, yani eğer girdiniz çöpse çıktığınızda çöptür. O yüzden yani buradaki ana konu aslında verinin doğruluğu ve sağlıklı olması. Ondan sonra iyi bir model koyaraktan çok iyi sonuçlar çıkabilir tabii. Bir soru daha var Vispera özelinde. İşe alımda en çok neye dikkat ediyorsunuz diye sormuşlar. Yani benim kişisel şeyim tabii ki bilgi birikimi önemli ama kişisel özellikleri daha önemli. Yani ben gözünün içindeki parıltıya bakarım. Bu kişi ne kadar öğrenmeye hevesli, istekli, ne kadar öğrenmeyi seviyor ve ne kadar çalışmayı seviyor. Yani orayı işi bir iş olarak değil de
hayatının önemli bir parçası olarak görmesi önemli. İşe gelirken hani zevkle, dört gözle gelmesi, kendini nasıl geliştirebilirim diye bakması önemli. Takım oyuncusu olması çok önemli. O yüzden de ben genelde işe göre kişi değil, kişiye göre iş derim. Eğer doğru kişi ise o kişi şirket içinde kendine mutlaka bir yer bulur ama doğru kişi değilse ne kadar bilgili olursa olsun uyum sağlayamıyor. O yüzden kişilik özellikleri bende daha ön plana çıkıyor. Ama tabii ki hani bilgi birikimi, deneyimi vesaire bunlar hani olmazsa olmaz ama daha önemlisi kişilik özellikleri. Panelimiz var ama bir soru daha var. Onu da şey yapayım. Birkaç dakikamız daha var sanıyorum. Türkiye'de firmalar veri bilimi alanında doktora veya yüksek lisans seviyesinde uzmanlığı olanları tercih ediyor. Etiketlerin çok önemli olduğunu görüyoruz. Mevcut kaynaklara ve eğitim yöntemlerine baktığımızda online kaynaklar etiket bağımsız herkese eşit fırsat sağlıyor. Firmaların da bu yönde bakış açısının evrilmesi için neler yapabiliriz? Biz veri bilimci kariyer yolunda bu algıları nasıl değiştirebiliriz? Teşekkür ederim. Şimdi aslında yani etiketlere bakılıyor hakikaten ama daha önemlisi yani düzgün firmalar aslında yaptıklarına bakıyor. O yüzden de hani bir takım gerçekten başarılı güzel projeler gerçekleştirmişse bunları vurgulaması önemli. Yani ben mesela Vispera'da baktığımda evet yani daha çok işte Boğaziçi'nden, Sabancı'dan, İTÜ'den kişiler. Ama adını sanını duymadığımız üniversitelerden de aldığımız kişiler oluyor. Çünkü dediğim gibi kişilik özellikleri önemli. Yaptığı işler o imkansızlıklar altında bile güzel şeyler başarmışsa o kişiyi ön plana çıkarır. O yüzden yani önemli olan işte stajlarda veya kendi başına veya üniversitede bir takım böyle projelere girmesi, kendini gösterebilmesi için önemli. Evet. Bir de online olanaklar şimdi GitHub gibi şeyler de sunuyorlar. Hani yaptıkları Evet. projeleri buralarda göstermek din de Evet. çok faydası olacak. Evet, yani mesela Upworks diye bir yer var. Böyle Evet. bütün dünyadan freelance insanlar çalışıyor. Oralara yaptığı işleri yükleyebilirler. Böylece daha görünür hale gelebilirler. Hı hı. Ee, İTÜ ve Sabancı ile ilgili bir soru gelmiş ama onu Aytül Hoca'ya sormayalım. Eğer sizin sorunuz olursa bana ve Gözde Hoca'ya ayrıca sorabilirsiniz. Gözde Hocamız konuşmacı olacak öğleden sonra. Aytül Hocam çok teşekkür ederiz. Pazar sabahınızı bize ayırdığınız için. Çok memnun olduk. Yani bu etkinliğin daha iyi bir açılış konuşmacısı olamazdı Türkiye'de. Hem akademik hem girişimci şapkasıyla ve bu konular hakkında çok kafa koymuş birisi olarak da. Çok teşekkür ederiz. Umarız yüz yüze de bu etkinliği gerçekleştirdiğimizde aramıza katılmanız mümkün olur. İnşallah, inşallah, inşallah. Başarılı etkinlikler. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben bir sonraki etkinliğimiz panelimiz var. Ben şurada bir hemen hızlıca bir taraftan bunları ayarlamaya çalışırken birazcık tökezliyorum. Tamam oldu. Birkaç dakika sonra başlayacağız. Aslında şimdi başlıyoruz değil mi? 15'te. Özgeciğim hazırsanız geçebiliriz. Bakalım. Ben panelistlerimizi davet edeyim. Biz panelistlerimiz videolarını açabilirlerse Evet. harika olur. Hatta mikrofonlarınızı da açabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü Özge'ye Aslıhan'a devrediyorum ve Evet. kendimi mute ediyorum. Tamam. O zaman başlayalım. Sevgili panelistlerimiz hoş geldiniz. Ve de katılımcılarımız. Panelimize başlamadan önce bir iki duyurumuz var. Ne yazık ki süremiz kısıtlı olduğu için eğer sorularınız olursa sorularınızı alamayacağız. Ama eğer yazarsanız, not ederseniz panelin sonunda network kanallarımız olacak. Eğer ilginizi çeken herhangi bir kanal olursa o kanala gidip direkt panelistlerimize soruyu sorabilirsiniz. Bu linkler, yani bu kanalların bulunduğu Zoom linklerini biz e-mail'e size dün gönderdik. Eğer e-maillerinize bakarsanız, aynı zamanda şimdi chat kısmına da yapıştırdık. Orada ilginizi çekecek kanala lütfen girin.
Şimdi panelimize başlıyoruz. Panelimizin adı Amerika'da Veri Bilimi. Panelistlerimiz açtı mı mikrofonlarını? Eğer açarsanız. Sizin öncelikle panelistlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi şu an Amerika'dan katılıyorlar. Hatta hepsi tesadüf eseri Silikon Vadisi'nden katılıyor. Ve şu an ben saatime bakıyorum. Şu an gece yarısına 52 dakika kalmış. Saat 11.08. Ve sağ olsunlar gece 1'e kadar bizimle olacaklar. Tekrar teşekkür ediyorum. Büyük fedakarlık. Ve sorularımla başlıyorum. Biyografilerinizi paylaştık katılımcılarımızla ama belki unutmuşlardır ya da zamanları olmamıştır diye ben kısaca sizi kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Ve kiminle başlıyorum? Şimdi gördüğüm yere göre önce Seyhan'ı görüyorum. Seyhan, senle başlayalım. Birkaç cümleyle, çok böyle ayrıntıya girmeden, ama seni duymuyorum ben şu an. Konuş. Aslancığım merhaba. Şimdi duyuyorum. Merhaba Seyhan. Ben Seyhan Karakulak, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği ve Matematik bölümleri mezunuyum. 2004 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nin San Diego kampüsüne elektrik mühendisliği bölümünde doktora yapmaya geldim. Doktora sonrası ESSEC, HGST, WD gibi teknoloji firmalarının araştırma geliştirme bölümlerinde araştırmacı mühendisi olarak çalıştım. Şu an SK Hynix şirketinde algoritma araştırma mühendisi olarak çalışmaktayım. Teşekkürler Seyhan. Şimdi ikinci olarak Burcu Baran'ı görüyorum. Burcu, biraz sen anlat. Tabii, herkese merhabalar, ben Burcu. Aslancığım, öncelikle davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan ben çok mutluyum. Benim aslında özgeçmişim matematikte. Lisansım ve yüksek lisansımı ODTÜ Matematik bölümünde yaptıktan sonra Roma'da Tor Vergata Üniversitesi'nde sayılar teorisi ve cebirsel geometri üzerine doktorumu yaptım. Daha sonra buraya Stanford Üniversitesi'nde matematik bölümüne postdoc olarak geldim. 2 sene Stanford'da, 2 sene Michigan Ann Arbor'da matematik bölümlerinde postdoc olarak çalıştım. Daha sonra Michigan'daki matematik bölümündeki pozisyonumu bıraktım ve akademiye veda ederek bundan yaklaşık 7 sene önce Silikon Vadisi'ne teknoloji ve veri bilimcisi olarak geçiş yaptım. Ve şu anda LinkedIn'de makine öğrenmesi mühendisi olarak çalışıyorum. Gerçi şu anda aslında göremiyorsunuz ama yaklaşık 9 aylık hamileyim ve hamilelik iznindeyim. Ve bir 6-7 aylık bir izin sürecim olacak. Fakat daha sonra tekrar LinkedIn'deki takımla devam edeceğim. Ve buna rağmen gelmeyi kabul ettin. Ben çok mutluyum burada olmaktan. Ben teşekkür Burcu. ederim sayenizde burada olduğum için. Ve sırayla gidiyorum. Selen'i görüyorum. Selen'cim, birazcık sen anlat. Teşekkürler. Organizasyon ve davet için ben de teşekkür ederim. Ekstra mutluyum WITS İstanbul'u görmekten, Türkiye ayağını da görmekten bu etkinliğin. Ben de İstatistik 9 Eylül Üniversitesi, ardından Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi yüksek lisans ve Tıp Bilişimi doktora Akdeniz Üniversitesi'nde yaptım. Doktora süresince TÜBİTAK burslarıyla yurt dışı araştırmacı olarak çalıştım ve tezimi Stanford Üniversitesi'nde yaptım, buradaki bir hocamızın eş danışmanlığında. Ardından postdoc, doktora sonrası araştırmacı, işte kadrolu araştırmacı, tıp bilişimcisi olarak yaklaşık 8 sene boyunca Stanford'da çalıştım. 1-2 hafta önce iş değiştirdim. Flatiron Health isimli bir şirkete kıdemli veri bilimcisi olarak geçtim. Artık orada çalışacağım. Teşekkürler. Ve en son Özgeciğim, birazcık da seni dinleyelim. Tekrar teşekkürler bu organizasyon ve davetiniz için. Adım Özge İşlegen. Türkiye'deki öğrenim hayatımı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde tamamladım ve 2005 yılında Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde doktora çalışmalarımı yapmak üzere Amerika'ya geldim. Daha sonra 8 yıl kadar Northwestern Üniversitesi Kellogg İşletme Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Veri bilimi ile ilgili çalışmalarımı özel sektörde yapmaya karar verince akademiden Instacart adlı şirkete geçtim. 1 yıldır kıdemli veri bilimci olarak Instacart'ta çalışmaktayım. Teşekkürler. Ben Burcu ile devam etmek istiyorum. Burcu, bizim ortak yanımız aslında, ikimiz de ODTÜ Matematik'ten mezunuz. Hatta ben Burcu'yu seneler önceden tanıyorum.
Evet. Tesadüf ki şimdi ikimiz de Silikon Vadisi'ndeyiz. Burcu, sen çok akademi içindeydin. Yani senelerini verdin değil mi? Kaç sene? 30 sene. Yani 30'lu yaş demeyelim 30 senesi Evet, ama evet, tabii yani canım. 7 yaşında başladığını düşünelim okula. Sen matematik içindeydin. Evet, Tam aynen böyle öyle, evet. bu kadar akademideyken, yani bu kadar zor ispatları yaparken, makaleler basarken ne oldu da veri bilimine kaydın? Biliyorum ki o dönemlerde bu veri bilimi Amerika'da çok ünlü. Hatta işte The Sexiest Job diye çıkmıştı magazin, işte hatırlıyor musun, New York Evet, evet. 2000 ne Diyecek zamandı? kadar. 2012 senelerinde falan çok ünlüydü. Ben de o zaman akademideydim. Hı Bir hı. o hikayeni dinlemek istiyorum. Bize anlatır mısınız? Evet, aslında o zamanlarda ben veri biliminin ne olduğunu gerçekten bilmiyordum bile. Hiç fikrim yoktu yani. Hiç. Dediğim gibi ben buraya Stanford'da matematikçi olarak geldim. Alınım sayılar, teorisi ve cebirsel geometri ve tamamen soyut matematikte. Ve buraya ilk geldiğimde aklımda endüstriye geçmek gibi düşünce kesinlikle yoktu. Yani matematikçiydim. Burada işte postdoc, belki çalışırım, sonra Avrupa'ya tekrar dönerim. Bu tip planlarım vardı. Yani Michigan Ann Arbor'daki postdoc pozisyonuma kadar böyle devam etti. Tabii önce Kaliforniya, Stanford'a geldim. Sonra Michigan'a gittim. Sonra Michigan'ın soğuk karlı günlerinde önce Kaliforniya'nın güneşli güzel günlerini özledim. Ve orada Michigan'da gerçekten hayatımı bu sayılar teorisine çalışarak geçirmek istemediğimi sorgulamaya başladım. Çünkü soyut matematik yani aslında çok zevkli ama biraz kısıtlayıcı ve çok yavaş ilerleyen bir alan. Yani bir makale çıkartmanız yaklaşık 1-2 senenizi alıyor. Yani bu en kısa süre, hatta bazen çok daha uzun bir süre alıyor. Ve daha sonra bu yaptığınızı anlayan kişi sayısı gerçekten çok çok az. Yani bazen 30 kişi falan oluyor. Bu kadar emek ve ya uygulaması zaten hiç konuşmak bile istemiyorum. Bilmiyorum. Benim hayatım uygulaması muhtemelen olmaz ama belki bundan 100-200 sene sonra bir yerde, fizikli bir yerde uygulaması olabilir. Ve bu bende birazcık yaptığım şeylere karşı ilgimi kaybetmemi sağladı. Ama tabii yani ilgimi kaybediyordum ama hani bu soyut matematikle olan özgeçmişimle başka ne yapabilirim bilmiyordum. Daha sonra bana benzer özgeçmişi olup da endüstriye geçmiş insanlarla konuşmaya başlayınca bu insanların çoğunun teknolojide veri bilimcisi olarak çalıştıklarını gördüm. Ve bu şekilde veri bilimi ve onun bir parçasına olan makine öğrenmesi alanıyla tanıştım. Ve açıkçası yani bu alan, makine öğrenmesi alanından çok etkilendim ve benim için hani makine öğrenmesi matematikten çıkış noktası oldu. Ya da matematiği başka türlü kullanma şekli oldu diyeyim. Gerçekten bu kadar aslında kolay ve temel bir matematikte endüstrideki bu kadar zor problemlerin hani bu makine öğrenmesi tekniğiyle çözülüyor olmasına inanamadım. Ve tamamen makine öğrenmesi alanına yöneldim. İşte kendi kendime dersler takip ettim, makaleler okudum. Çok heyecanlandım. Hani ben de endüstride bunu yapabilirim dedim. Bu benim yapabileceğim bir şey dedim. Ama tabii tüm bunları bilmek endüstriye geçip çalışmak için yeterli değil. Çünkü burada şirketler mülakata kabul edebilmek için biraz da olsa tecrübenizi istiyorlar. Sadece bilmeniz yeterli değil bu alanı. Tam bu sırada Silikon Vadisi'nde Insight veri bilimi programıyla tanıştım. İşte bu program sayısal, yani benim zamanımda bundan 7 sene önce sayısal alanda doktorası olanlara teknolojide veri biliminde iş bulması için yardımcı oluyorlar. İşte ne yapıyorlardı? Size veri bilimi ile ilgili bir proje yaptırıyorlardı. Böyle bir portfolyonuz oluyordu ve hani neler öğrenmeniz gerektiğini gösteriyorlardı. Hani öğretmiyorlardı ama gösteriyorlardı. Sen gidip o konuları öğreniyordun ve o proje sayesinde mülakata kabul ediyordunuz. Bu öğrendiklerinizle de bir şekilde o mülakata geçmeniz sağlanıyordu. İşte ben bu programa başvurdum ve bu programa kabul edildikten sonra Michigan'daki pozisyonumu bıraktım. Ve bu program sayesinde önce bir startupta, daha sonra LinkedIn'de veri bilimcisi olarak çalışmaya başladım. Ve yani son 2 senedir de tamamen artık makine öğrenmesi mühendisliğine yöneldim. Tamamen şu anda o alanda çalışıyorum. Teşekkürler Burcu. Insight demişken burada hem Seyhan hem de Özge de Insight mezunu. Ben Özge ile devam etmek istiyorum.
Özge, sen dünyanın en prestijli okullarının bir tanesinde öğretim görevlisi olarak çalışıyordun. İşte Northwestern Kellogg School, herkesin hayali. Orada öğrenci olmak bile büyük bir şey. Sen orada akademik, yani asistan proftun. Bana daha önce şey dedin, ben veri dersleri zaten veriyordum, veri bilimiyle alakalı. Peki ben sana endüstriye geçişi soracağım. Yani akademi, demin dedin ki sen, akademide zaten yapıyordum ben, endüstride uygulamaya karar verdim. Bu uygulama hikayeni biraz anlatır mısın? Tam olarak nasıl oldu? Yani sen ne tür dersler veriyordun? Ve de yani biraz böyle vicdan yaptım ya akademide. Çünkü ben de akademiden gelirken biraz hani hüzünlendim. Hani aramızda akademisyenler var, Selen de gülüyor şu an. Biraz o hikayeni dinleyebilir miyiz? Tabii, tabii. Biraz önce de bahsettiğin gibi ben işletme fakültesindeyken işletme master yapan öğrencilere son yıllarımda veri analizi dersi veriyordum ve hatta bu dersten öğrendiklerini uyguladıkları projeleri yönetiyordum. Böylece aslında çok detaylı bir analiz bile gerektirmeden çok kısa süre içinde nasıl etkili projeler yapabildiklerini gördüm. Veri analizini bu derste öğrenmeye başladıkları zaman. Bir yandan da kendi araştırmalarımda ben elektrik pazarında fiyatlandırma stratejileri üstüne çalışıyordum. Ama bu konuda daha çok modelleme yapıyorduk ve veri kısmı yoktu. Daha sonra biz İrlanda'daki bir saha çalışmasından aldığımız verileri bu araştırmada kullanmaya başladık. Ve bu verileri kullandığımızda çok daha verimli ve o pazara yönelik stratejileri önerebildiğimizi gördük. Ve bu beni çok daha fazla heyecanlandırdı. Burcu'nun da bahsettiği gibi biz bir makale yayınlamaya başladığımız zaman bu genelde 2-3 sene süren bir süreç bizim için. Ve özellikle elektrik pazarında bu çok çok uzun bir süre bir soruyu cevaplayabilmek için. O yüzden ben bu basit uygulamaların bile hızlı bir şekilde değer katma potansiyelini görünce özel sektöre geçmeye karar verdim ve böylece kısa sürede etkisini görebileceğim projelere yönelmeye karar verdim. Burcu'nun da bahsettiği gibi eğer endüstride iyi bir şirkete girmek istiyorsanız bu konuda bir deneyiminiz olması gerekiyor. Çünkü çok daha kısa bir süre içinde o şirketin örneğin karını arttıracak şekilde etkili bir proje yapabiliyor musunuz? Bu projeyi yaparken teknik birikimi sizden farklı olan insanlarla iletişim kurabiliyor musunuz? Bu tip beceriler de çok önemli ve Burcu'nun bahsettiği gibi Insight Veri Bilimi programı bu konuda bize deneyim kazandıran projeler sunuyordu. Ben de orada bir danışmanlık projesi yaparak veri bilimine adım atmış oldum özel sektörde. Teşekkürler Özge. Seyhancığım, şimdi seninle devam edelim. Sen de 15 sene 10-15 sene endüstride çalıştın. Yani doktordan sonra. Senin alanın elektronik mühendisliği. Çok teknik. Sen de veri bilimine geçiş yaptın. Hatta sen de Insight'la geçiş yaptın. Yani tam olarak veri bilimcisi değilsin ama veriyle ve yapay zekayla uğraşıyorsun. Bu hikayeni biraz anlatır mısın? Yani ilk yaptığın işten ayrılışın, daha sonra Insight'la tanışman ve de şu an yaptığın iş. Benim bunun için öncesinde doktora dönemime dönmem gerekiyor. Doktoramı 2004-2010 yılları arasında yaptım. Yapay zekanın tamamen
ilerlemeye başladığı ve endüstride büyük yere edinmeye çalıştığı yıllar. Ve o zamanlarda sadece ders düzeyinde kaldı. Aldığım dersleri hatırlıyorum. İstatistiksel öğrenme gibi dersler ve proje bazlı derslerdi. Doktora sonrasında direkt endüstriye geçtim. Postdoc yapmadım. Endüstri deneyimimde de ilk yıllarda değil de daha sonraki yıllarda makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmalarını içeren projeler üzerinde çalıştım. Ve trendin daha çok bunun üzerine doğru gitmeye başladığını gördüm. Hatta son yıllarda hemen hemen her şirkette, teknoloji şirketinde mutlaka data science üzerine bir alanın olduğunu gördüm. Benim durumumda gerçi projelerim vardı ama benim tam bu alana geçmek istediğim için bunu nasıl sunabileceğimi bilmiyordum. Çünkü bilgi kuramı, sinyal işleme bu gibi alanlarda büyük bir geçmişim var ve uzman olmuş durumdayım. Onun dışında da yapay zekada ilerlemeye çalışıyorum. Bu yüzden de deneyim elde edebilmek için Insight veri bilimine başvurdum ve bu programı da tamamen Aslan'dan öğrendim. Ve programı yaparken de New York'ta Aslan ve Özge'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok yoğun bir programdı. İlk 7 haftasını bitirmek hem psikolojik olarak çok zordu hem de çalışma saatleri gerçekten fazlaydı. Günde 12-13 saatten fazla proje üzerine çalıştığımı hatırlıyorum. Ben de Özge gibi danışmanlık yaptım bir şirkete. Bir alışveriş ödülü uygulaması geliştiren bir startup şirketinde kullanıcı dolandırıcılık davranışlarını tespit etmek için yapay zeka modelleri geliştirmelerine yardımcı oldum. Bu süreçte güzel bir projem oldu. Daha doğrusu piyasada herkesin anlayabileceği ve CV'mde gözükebilecek. Ve CV'mi de açıkçası birkaç sayfadan bir sayfaya indirdim ve bu şekilde yeni işlere başvurdum. Şu anda da SK Hynix firmasında pekiştirmeli öğrenme, niceleme, quantization gibi yapay zeka ve makine algoritmaları üzerine çalışmaktayım. Teşekkürler Seyhan. Şimdi Selen'cim, sana baktığımız zaman onlarca yani 100'e yakın makale, akademik çalışmalar, işte tıp bilişiminde ilk doçentlik. Yani ben okuduğum zaman hakikaten hayran kaldım çünkü akademiden geliyorum. İşte makale yazmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum ve sen bunu Türkiye'de yapıyorsun. Ben yani Türkiye'de yapılmaz demiyorum ama hem çok güzel makaleler yani ve alanında teksin. İlk doçentliği alan kişi sensin. Sen bu kadar çalışmalar yaparken Amerika'ya, Stanford'a geliyorsun ve çalışmalarına orada devam ediyorsun. Ben merak ediyorum. Özellikle Türkiye'de yaşayan katılımcılarımız da bu nasıl geldi? Mesela doktoraya gelişebiliyoruz. İşte lisans sonrasında başvuruyoruz. Kabul olursak Amerika'ya geliyoruz. İşte asistanlık alıyoruz. Sen de doktoranı Türkiye'de yaptın. Yaparken bir şekilde o hikayeni dinleyebilir miyiz? Nasıl geldin Stanford'a? Biraz da Stanford'daki hikayeni dinleyelim. Bu arada da sen bizim en tecrübelimizsin. Yani biz farklı alanlardan geldik, veriyle tanıştık. Sen zaten lisansı istatistikte yaptın. Sen zaten içinde doğmuşsun. Sen senelerdir bu işin içindesin. Bir uzman olarak sana soralım hikayeni. Çok teşekkürler, çok naziksin, çok güzel anlattın. Evet, istatistikçi olmanın avantajları var çünkü lisansta daha ben regresyon modelleme yapıyordum. Hocalarımız da çok güzel bir eğitim programı oluşturmuşlardı, teori ve uygulama iç içe. İzmir'de biz ev fiyatlarının gidip emlakçı dolaşıp veri toplayıp ev fiyatlarını tahminlemeye çalışıyorduk. Bunun hem yani oturup manuel bir şekilde hesabını yaparken hem de modellemesini bilgisayar ortamında yapıyorduk. Yapay sinir ağlarından konuşuyorduk o yıllarda. Tabii bu kadar ünlü değildi. Asıl soruna geçmek gerekirse doktora sürecinde nasıl geldim? Şimdi benim doktoram tıp bilişimi alanında çünkü sağlık verisiyle ilgili çalışmak istedim istatistikten sonra. Tıp bilişimi Türkiye'de çok yeniydi. Hocalarım da hep uluslararası işbirlikleri vardı ya da uluslararası programları takip ediyorlardı. Bu konuda en öncü üniversitede Stanford Üniversitesi'ydi. Ben de bakıyordum onların ders programlarında ne var, bizim ders programlarımızda ne var, işte bu hocalarla nasıl iletişime geçebilirim. Bir sürü hocaya e-mail attığımı hatırlıyorum. Konferanslarda peşlerinden koştuğumu hatırlıyorum.
Sonunda bir konferansta çalışma alanlarını takip ettiğim bir hocayla tanışma fırsatım oldu. Orada o bana birkaç fikir verdi. Ben o fikirler üzerine işte ben bias ağlarıyla ilgili çalışmak istiyordum o sırada. Kanserle ilgili çalışmak istiyordum. O da o alanlarda çalışıyordu. Oradan bir ziyaretçi araştırmacı durumu söz konusu oldu. TÜBİTAK bursuyla TÜBİTAK doktora araştırmacılarına burs veriyor. Hala daha da veriyor bildiğim kadarıyla. Bir yıllığına buraya geldim. O gidiş, sonra posto. İşte medikal bilişim bölümünde burada kadrolu araştırmacı olarak kaldım. 8 yıllık uzun bir süreç. Arada Türkiye'ye gidişlerim de oldu tabii. Yani şimdi mutluyum burada. Şimdi özel sektöre geçtim. Alanım çok uygulamalı bir alan olduğu için ben zaten uygulama yapıyordum öncesinde de. Yani akademik tarafı, teorik tarafı da var mutlaka ama tıpla ilgili olunca bütün sorularınız zaten klinik bir probleme çözmeye yönelik ve o da hemen yayına dönüşebiliyor. Daha kolay belki yayına dönüşüyor. O yüzden de aynı şekilde, aynı çalışmaları özel sektörde yapmaya devam edeceğim. Çok güzel. Teşekkürler Selen'cim. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Ben Burcu'yla devam etmek istiyorum. Burcu, sen şimdi LinkedIn'de makine öğrenmesi mühendisi olarak kıdemli çalışıyorsun. Bir sürü projede çalışmışsındır. Verilerle, modellerle. Katılımcılarla paylaşmak istediğin bir zorluk oldu mu? Yani bizim de tabii ki bunlar sır oluyor bazen. Ayrıntısını veremiyorsun ama şöyle üstün körü, şöyle bir bizimle paylaşabilir misin? İşte modelde şu zorluk oldu ya da veriye ulaşamadık. Ve biz şunu şöyle çözdük ya da çözemedik. Hala bu bir sorun. Bizimle paylaşabileceğin çok böyle içine teknik konulara girmeden var mı? LinkedIn'de. Ya da başka LinkedIn'de olmasına da gerek yok. Daha önce çalışmış olduğunuz startupta ya da işte Insight sırasında herhangi bir... Ben genel olarak aslında yaşadığım zorlukları anlatmak istiyorum. Evet. Şu anda dediğim gibi LinkedIn'de Anti-Abuse AI bölümünde çalışıyorum. Yani platform üstünde yapılan istismarı yapay zeka ile engelleme bölümünde çalışıyorum. Bu istismar sahte bir hesapla veya başkasının hesabını ele geçirerek hani başka LinkedIn kullanıcılarına zarar vermek olabilir ya da platform üstündeki datayı otomatik olarak almaya çalışmak olabilir. Tüm bunları makine öğrenmesi modelleriyle engellemeye çalışıyoruz. İşte ben de bu tip modeller yapmaya çalışıyorum. Daha önce çalıştığım startupta da yaptığım şey gene makine öğrenmesi modelleriyle ilgiliydi. Tüm bunları yaparken benim en büyük artım özgeçmişimin uzun süre matematikte olmasından dolayı bu makine öğrenmesi modellerinin arkasındaki matematiği anlamakta zorlanmıyor olmam ve hani gerektiğinde duruma göre rahatça adapte edebilmem. O yüzden hani model çalışmadığı zaman algoritmanın neresinde neyin sorun yaratabileceğini anlamakta işim biraz daha kolay. Ama en büyük eksiğim de özgeçmişimin sadece matematikte olması. Yani ben endüstriye geçmeye karar vermeden önce hiçbir zaman hani uygulama, mühendislik, kodlama türü dersler almadım. Bu konularla hiç ilgilenmedim. Çünkü o kadar emindim ki ben hani matematikçi olacağım, soyut matematik tamamen bu alana yöneldim. Ve eğer tabii ki endüstride makine öğrenmesi yapabilmek için sadece bu algoritmadan bu kadar derin anlamak yetmiyor. Hani bir sürü kodlama yollarını efektif olarak yapabilmek de gerekiyor. İşte ben işin bu kısmında çok zorlandım. Hani kendime SQL, Python, Scala, Spark öğretmek, hani öğrenmek de yetmez. Özellikle hani prodüksiyonda kullanılacak kodlar için bunları efektif bir şekilde kullanmayı öğrenmek zorunda kaldım. Ve bu hemen olmadı. Uzun bir süreçti benim için. Hatta şöyle bir anım var benim. Ben ilk daha sonra çalışmaya başladığım o ilk startupta oranın veri bilimi bölümün başındaki insanla mülakattaydım. Benimle makine öğrenmesiyle ilgili mülakat yapıyordu.
işte adam bana birkaç tane algoritmadan nasıl çalıştığı hakkında sorular sormaya başladı. İşin hani ne kadar derin anlamışım, işte işin matematiği, hatta ispata gidecek sorular, ama ben tabii ki bunlar benim alanım yani. Nasıl hepsine cevap veriyorum, işte ben tamam aldım bu işi, süper, işte harika gidiyor bu mülakat falan, kendimi böyle rockstar gibi hissediyorum orada, böyle tahtada daha da şey yapayım, işte ben başka bir problemle geleyim falan böyle. Bayağı güzel geçiyordu mülakat. Ve sonra artık sonuna geldik mülakatın. Ben çok mutluyum tabii. Adam şey dedi, tamam dedi, işin zor kısmını biliyorsun. Şimdi çok kolay bir soru daha soracağım dedi. Sonra kapatalım dedi, interview dedi. Ben tamam dedim. Adam konuştuğumuz algoritmalardan bir tanesini bana tahtada kodlamamı istedi. İşte burası benim için işin en zor kısmıydı. Yani açıkça söyledim, hani sizin için bu kolay kısmı aslında benim için en zor kısım. O yüzden benim için çok kolay olmayacak bir soru. Ve yani adam son 5 dakika falan bırakmıştı o işin kodlaması kısmını. Ben çok uzun bir sürede yavaş yavaş kodlaya eyvah ben kesin alamadım bu işi şeklinde kodladım, ama çok yavaş kodladım yani. Onların istediği tecrübe böyle bir şey değildi. Daha sonra bana o işi verdiler. Bana şey dedi, hani yani işin zor kısmını biliyorsun, hani geri kalanını biz sana burada hani işte öğretiriz bir şekilde dediler. Ve iyi ki bana o şansı verler. Gerçekten hani efektif bir şekilde prodüksiyon için kodlamayı her türlü hata yaparak o işte öğrendim ilk olarak. Daha sonra tabii şimdi 7 sene sonra artık kodlama konusunda çok daha rahatım, ama bu bir süreçti. Hani böyle başlamadı. Yani benim en zorlandığım alan yani makine öğrenmesi yapmak istiyordum ama anlamak yetmiyordu. Hani onu uygulamak için iyi bir computer science'da hani kodlamayı da bilmek gerekiyordu. Ben işin o kısmını öğrenmekte zorlandım. Bu benim için zaman aldı. Şimdi artık rahatım. Hani uzun bir zaman geçti ama dediğim gibi yani 7 sene geçti artık. Ben seni çok iyi anlıyorum Burcu. Çünkü ben de akademiden geçtim. Ben de matematik profesörlüğünden geçtim. Ama algoritmaları ya da okuduğumuz makaleleri çok daha rahat anlıyorum. Ve de o içeriğini kendi ekibime çok güzel anlatıyorum ve çok saygı duyuyorlar. Yani böyle wow falan, hani yani bir paketi sadece bilip onu uygulamak. Çünkü ne kadar kodlama da desen şu an benim gördüğüm, yani herkes genelleme yapmak istemiyorum ama veri bilimcisiyim diyor, paketi çağırıyor ama orada paketin içinde neler oluyor, ne bitiyor, neden çalışmıyor, hangi parametreleri kullanması gerek, o parametrenin anlamı ne, onları bilmiyorlar demek istemiyorum ama bilmeyenler var. Ya da bunun tam okumamış ama başka alanlardan geçmiş. Ama biz matematikçiler, yani tekrar matematikçiler demek istemiyorum. Burada çok değerli panelistlerimiz var ama hani akademiden gelenler ya da hani doktora yapanlar o derinlere kadar inebiliyor. O yüzden bence biz güzel bir background'dan geliyoruz. Ama senin şu an yaşadıklarını ben yaşıyorum. Sen benim önümdesin. Evet, aynen dediğin gibi, ama dediğin gibi hani o kısmını bilmeye çok değer veriyorlar aslında. Hani ben o benim eksikliğim gibi düşündüğüm şeyi aslında hani diğer kısmını biz sana öğretiriz gözüyle bakıyorlar. Ve öğrendin. Hani. Ve şu an Evet tabii, hani bir anda olmadı tabii ki, hani dediğim gibi o ilk başladığım startupta çok büyük hatalar yaptım çünkü kodlar hep düşüyordu. O kadar efektif kodlar değildi. Hata yapa bir şekilde nasıl yapman gerektiğini öğreniyorsun. Evet. Tamam. Kimle devam edelim? Özge, seninle devam edelim. Var mı? Yani Instacart'ta çalışıyorsun. Çalıştığın proje hakkında hani vermek istemeyebilirsin detay. Daha önce çalışmış olduğun ya da yani soruyu anladın. Bizimle paylaşabileceğin bir zorluk var mı? Bir proje? Tabii biraz Insight veri bilimi programında yaptığım danışmanlık projesinden biraz bahsedebilirim. Çünkü hem kısa bir proje hem de vurgulamak istediğim kısım için uygun bir proje gibi duruyor. Eğer biraz zaman kalırsa Instacart'tan da genel olarak bahsedebilirim. Ben San Diego İtfaiye Teşkilatı için
danışmanlık yaptım. Şimdiye kadar yani ben onlarla iletişime geçene kadar acil yardım çağrı sayısını tahmin etmek için sadece tarihsel acil yardım sayılarını kullanarak bir tahmin modeli oluşturmuşlar. Ama benden farklı özellikler ekleyerek bu modele modelin doğruluk payını arttırmamı istediler. Çünkü eğer acil yardım çağrı sayısını doğru şekilde tahmin edebilirlerse o gün, o saatte hangi personelin orada olması gerektiğini, kaç tane ambulans kiralamaları gerektiğini doğru şekilde bilebilecekler ve bu da maliyet açısından çok yüklü bir problem. O yüzden gerçekten bu tahmin modelinin geliştirilebilmesi onlar için önemliydi. Ben itfaiye teşkilatında çalışanlarla konuştum ve modele hangi özellikleri ekleyebileceğimizi tartıştık ve bunun sonucunda aslında hava durumuyla alakalı özelliklerin çok önemli olduğunu söylediler. Ve bazı güdümlü öğrenme modelleri kullanarak hava durumu diyoruz ama bu hani rüzgar mı, hava sıcaklığı mı, yağmur yağması mı? Bu tip özelliklerin içinde hangilerinin en önemli olduğunu buldum. Daha sonra bu özellikleri bu tahmin modeline entegre ederek modelin doğruluk payını arttırdım ve bu da potansiyel olarak yıllık $1 milyon personel ve ambulans kapasitesi ayarlamasını daha iyi yapabildikleri için bir maliyet azalmasına neden oldu. Bu projeyi yaparken bu akademiden çıktığımda yaptığım ilk projeydi. Bu projeyi yaparken aslında iletişim kurabilmenin ve örneğin hani itfaiye teşkilatında çalışanlar sahada her gün çeşitli olaylarla karşılaşıyorlar. Çağrıların ne zaman geldiğiyle ilgili daha çok bilgileri var benden. Ama bir yandan benim teknik birikimimle çok farklı başka deneyimleri var. Hani deneyimlerimiz çok farklı. O yüzden bu modelleri çok daha basitleştirerek nasıl iletişim kurabiliriz? Bence bir veri bilimci olarak bu çok önemliydi. Ve hani bana sorulan bazı sorular niye daha çok özellik eklemedin? Niye belki daha detaylı bir model elde edilebilirdi? Teknik olarak bu yapılabilirdi. Ama onlar uygulaması kolay olacak. Doğru. Ve benden sonra da başka birinin uygulayabileceği ve kolayca anlayabileceği bir modele ihtiyaçları vardı. Yani sizin modelinizi kullanacak insanlar aslında ne istiyorlar, ne yapmaya çalışıyorsunuz, amacı nedir modelin? Bu kısmının çok önemli olduğunu öğrendim bu deneyimle. Bu kısmı her zaman kolay olabilen bir şey de değil. Yani modelin anlaşılabilir olması mı? İşte kara kutu modellerinden çok hani anlatılabilir. Bu neden özellik önemli? Bu tür bir şey miydi? Yani senden sonraki kişinin anlaması için ya da işte orada hani biraz matematik bilen birine hani çok veri bilimden anlamayan ama hani belli bir eğitimi olan birini anlatabilecek şekilde mi? Çünkü bu da çok hani tartışılıyor burada. Hani modeller anlaşılsın. Yani kara kutu modelleri muhteşem sonuçlar veriyor ama anlaşılmıyor. Yani bu tür bir şey miydi? Bunu mu istediler senden? Evet, yani ondan da basit bir şey. Genel olarak örneğin özellikle böyle bir teşkilatta aslında bu modelin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek insanlar genel olarak hani bunu anlayabilmek, bunun etkisinin ölçülebilir olması ve bize nasıl bir maliyet azalması getirir. Hani siz şey diyebilirsiniz işte modelin doğruluğunu %17 arttırdık. Bu yeterli değil.
İletişim olarak hani Hı hı. onların önem verdikleri istatistikleri ön plana çıkarabilmek ve insanlara evet hani bu model gerçekten uygulanmalı ve önemine ikna edebilmek kısmı çok önemli. Bir yandan bu proje aynı zamanda yaratıcı bir biçimde yeni veri kaynakları bulabilmeye de bağlıydı. O konuda mesela zorluk yaşadım. Yani onlar bize tabii ki veri sağladılar. Hani acil yardım çağrı sayıları hakkında. Ama bu yeterli değildi. Benim farklı başka hava durumuyla ilgili özellikler bulmamı istediler. Ama bu onların verdikleri veriye uygun mu? Hı hı. Aynı zamanı mı kapsıyor? Hı hı. Aynı detayda mı? Hı hı. O yüzden hani bu veriyi farklı kaynaklardan bulabilmek, bunu çok iyi bir şekilde temizleyebilmek, eksik verilerin üstünden geçebilmek ve bu farklı verileri birbiriyle entegre ettikten sonra anlamlı sonuçlar bulabilmek kısmı da benim için zor olan, sürecin zor olan kısımlarından biriydi. Bilmiyorum hiç zamanımız var mı Instacart'tan konuşmaya? Belki daha sonra da konuşabiliriz. Biz evet, network kanalımızda konuşalım onu. Tamamdır, oldu. Teşekkürler Özgeciğim. Serencim sana geçelim. Aynı soru. Senin olduğunu, bir projenden bahsedebilir misin, yaşadığın zorluklardan? Sen sağlık datası üzerinde çalışıyorsun ve ben biliyorum ki bu alanda en böyle herkesin korktuğu sağlık datası. Aman işte mesela işte test generation yapıyoruz. Aman sağlık datası ise çok yani 1000 kere daha dikkatli olun falan. Yani çok farklı davranılıyor. Biraz ön yargılıyız sağlık datasına karşı. Sen biraz daha böyle detaylı açıklayabilir misin? Aynı zorlukları sen de yaşıyor musun? Bu işin uzmanı olarak senelerdir sağlık datasıyla uğraşıyorsun. Evet, Türkiye'de, Amerika'da, Stanford'da şimdi özel sektörde gerçekten sağlık datasında makine öğrenmesi yapmak herhalde en büyük sorun, yani zor alanlardan biri. Bu konuda bayağı konuşabilirim ama kısaca anlatmak gerekirse ben direkt olarak elektronik sağlık kayıtlarıyla çalışıyorum. Bu ne demek? Sizin hastaneye gittiğinizde oluşturulan kayıtlarınız ve bir sürü hastaneden gelebilir, tek bir hastaneden gelebilir, ulusal bir veri tabanından gelebilir. Bunu kim etiketliyor? Sizin gittiğiniz doktor etiketliyor. Sadece o etiketlenmiş datadan başlayarak uyguladığınız yönteme kadar her aşamada bir problem çıkabiliyor. Çok karışık, çok fazla görüntü datası da var içerisinde, metin datası da var, yapılandırılmış data var. Ben ne yapıyorum? Benim asıl odaklandığım alan bu doktorların oluşturduğu ya da hastalar tarafından oluşturulan text, metin verisini, yapılandırılmamış veriyi yapılandırılmış hale getirmek. Oradaki önemli verileri, bilgileri karar destek modellerine ekleyebilmek benim asıl amacım. Ama bu ne gerektiriyor? Klinik bilgi, klinisyenlerle birlikte çalışabilmek, onların anlayabilmek. Benim geliştirdiğim hiçbir modelde tek başıma karar verme gibi bir durum söz konusu değil. Multidisipliner, hem istatistik, hem bilgisayar bilimleri, hem de klinik katkıların olması gerekiyor. Çok herkesin ortak karar verdiği, hatta bir model geliştirilene kadar sizler de yaşıyorsunuzdur. Tekrar başa dönüldüğü, en sonunda veriyi gösterdiğinizde ama bu hastaların böyle olmaması gerekiyordu, burada bir uç değer var, neden böyle oldu deyip hep başa döndüğümüz bir durum söz konusu. Siz de biliyorsunuzdur belki, tıp alanında yapay zeka ya da makine öğrenmesi çok az uygulanan, pek uygulanan yok. Bu zaten olayın ne kadar zorlu bir süreç olduğunu gösteriyor. Son zamanlarda ilgi duyduğum ve çalıştığım alanlardan biri de evet, bu makine öğrenmesi yöntemleri geliştiriliyor. Fakat ne kadar uygulanabilir, kliniğe katkısı ne ya da ne kadar adil makine öğrenmesi, sorumluluk sahibi de denilebilir mi bilmiyorum. Açıklanabilir olabilir, çok önemli. Özellikle Özge'nin de verdiği örnek gibi bir doktor
kullanmasını istiyorsak bu uygulamanın onu açıklayabilmemiz lazım. Çünkü kara kutu verdiğimiz sürece açıklanamıyor. Fakat açıklanamasa bile eğer siz gerçekten iyi bir veriyle test ederseniz ve onun yanlı olmadığını gösterebilirseniz belki kullanılabilir. Bu yanlılık işte adil makine öğrenmesi konularına biraz eğildim. Umarım orada bir şeffaf makine öğrenmesi konularına eğildim. Umarım başarılı sonuçlara ulaşırız ama henüz biliyorsunuz çok açık bir alan. Senin de daha önce söylediğin gibi Aslıhan, veri çok önemli. Hangi veriyle makine öğrenmesine eğittiğimiz çok önemli. Sağlık alanında yine sağlık bilgisi çok gerektiriyor. Mesela çok fazla kullanılan bir hata demeyeyim ama mecburen yapılan şey Uluslararası Sağlık Sınıflandırma Sistemi var. Hastalıkların sınıflandırma sistemi ICD-10. Sadece onunla bir model eğitirseniz yanlış sonuçlar doğurabiliyor. İlk baştan en sona kadar her aşamasında sorun yaşanabilen, sorunların bitmediği bir alan açıkçası. Evet, çok zor. Yani çözüm şu an söyleyemiyorum ama konuşabiliriz Network kanalında. Tamam. Çok teşekkürler Selen. Seyhancığım, seni dinleyelim. Senin çalıştığın bir proje, yaşadığın zorluklar, şu an ya da daha önce işte Insights projesi de olabilir, şu an çalıştığın proje de olabilir, geçmişte yaşadığın bir proje de olabilir, varsa eğer. Tabii ki Insight'ta bir alışveriş ödülü uygulaması geliştiren bir startup şirketi için çalışmıştım. Ellerinde büyük veri vardı ama bu büyük veriden anlamlı data çıkarımlar benim için zordu. Bununla ilgili ise şu, amacım kullanıcı dolandırıcılık davranışları tespit edecek puanlar oluşturmaktı. Ama datada baktığım zaman çoğu zaman %1 ya da daha az kısmı bunların etiketlenmiş dolandırıcı sıfatıyla, fraud sıfatıyla. Bu nedenle ve çok fazla eksik data vardı. Daha önce endüstride çalıştığım dönemlerde istediğim dataların hiçbirinde böyle veri bütünlüğünde bir bozulma yoktu ya da eksik bir bilgi yoktu. Burada ise çok fazla elimde özellik var, feature var ve hangisinin bana kullanıcı davranışını tespit etmeme yardımcı olacağı ile ilgili pek bir bilgi elde edemiyordum. Bu durumda biraz İngilizce kelimeler araya sokmak zorundayım, çok üzgünüm. Data imputation gibi veri üzerine olan konulara girmek zorunda kaldım. Daha önce bunların hiçbir üzerine çalışmamıştım açıkçası. Çünkü hiç eksik data elimde yoktu. Imbalance data set yoktu. Imbalance data set durumunda uygulanacak olan yöntemlerden habersizdim. Insight projesi sayesinde bunu öğrenmiş oldum. Bir yandan da elimde büyük veri datası ile ilgili nasıl çalışabilirim, nasıl anlamlı feature'ler elde edebilirim? Bunun gibi modellere baktım. Bu yalnız data temizleme işi epey bir zamanımı almıştı. Ki Insight'ta da bu projenin 4 hafta içerisinde bitmesi gerekiyor. Ben tabii hafta sonlarımı kullanıyorum, gecelerimi kullanıyorum. Mümkün mertebe eldeki datadan hangileri etiketlenebiliyor, hangilerinden sentetik data elde edebilirim? Bunun üzerine yoğunlaştım. Ve 4 hafta sonrasında projeyi bitirdim ama açıkçası elimdeki o büyük veri datasının çok az bir kısmını kullanabilecek hale geldim. Çünkü birçok kısmı zaten eksikti ve interpolation gibi yöntemleri kullanamayacağımı fark ettim. Yani bir nevi Ayça Hoca'nın da söylediği gibi elimizdeki datanın çok önemi var. Garbage in, garbage out. Eğer eldeki data anlamlı bir data değilse, ki benim durumumda dolandırıcılık davranışlarını tespit edecektim ve etiketlenmiş dolandırıcılık datasına ihtiyacım var. Ama ne yazık ki bu bütün datayla karışmış durumdaydı. Bu durumda ben de yarı güdümlü, semi-supervised algoritmalar ve autoencoder gibi derin sinir ağlarını içeren algoritmalar kullanmak zorunda kaldım. Ama dediğim gibi o elimdeki büyük veri datasından ufak bir dataya indirgemek zorunda kaldım elimdeki veriyi. Hı hı. Teşekkürler Seyhancığım. Şimdi bizim 9 dakikamız kaldı ama ben saat 12'de network kanallarına ayrılacağız. Sorular geliyor ama soruların hiçbirini almayacağım. Çünkü ben aslında bir soru daha sormak istiyorum size, merak ediyorum. Ondan sonra kanallara ayrılacağız. Soruları direkt yüz yüze sorabilirsiniz Zoom linklerinde. Bir soru daha soracağım. Hepimiz Silikon Vadisi'nde yaşıyoruz ve Silikon Vadisi'nde kadın olmak. Bu soruyla bitirelim diyorum. Kim başlamak ister?
Burcu, sanki sen böyle başlarsın gibi geliyor. Silikon Vadisi'nde kadın olmak nasıl bir şey? Sen hatta yani bir aydan az süre kaldı, anne olacaksın Tabii ikinci tabii. Tabii kere. çok az kaldı. Son 3,5 hafta. Silikon Vadisi'nde çok fazla, bizim bu alanda çok fazla erkek var. Benim çalıştığım şirkette de yani herhangi bir baskı hissetmiyorum ama sayıya baktığım zaman yani kadınların sayısı erkeklere göre ister istemez az. Bu Türkiye'de de bu bir gerçek. Ben mühendislikte okurken de öyleydi. Matematikte aslında vardı, yarı yarıya kız vardı diye hatırlıyorum. Ama Silikon Vadisi'nde özellikle bu bilgisayar mühendislerinde böyle ezici bir erkek görüyoruz. Peki yani mesela çalıştığın şirkette veya çalıştığın startupta nasıldı sayılar? Hissediyor muydun? Yani kadın olmak Aslında nasıl bir şey? şöyle diyeyim ben hani yani matematik bölümündeyken ODTÜ'de evet yarı yarıyaydı ama akademisyenlik kısmında sayılar teorisinde neredeyse çoğu konferansa tek bayandım. Hani ben oradan alışkınım aslında hani erkek egemen konferanslara. Doğru, aynen. Ama yani açıkçası matematikte de hani hissetmedim. Hatta pozitif ayrımcılık hissetmişsem yani bir zorluğunu açıkçası görmedim. Ya da ben şanslıydım bulunduğum ortamlardan, çalıştığım hocalardan dolayı. Şeye gelince, şu anda Silikon Vadisi'ne gelince aslında dediğim gibi hani matematikten sonra şu anda takımda neredeyse yarı yarıya kadın erkek şeyi. Bunun bir sebebi dikkat ediyorlar. Burada çok önemli. Hani özellikle takımda hani her ülkeden hani her race'ten her işte kadın erkeği eşit olarak dağılmaya. Çünkü yani her neredeyse 2-3 ayda bir şirket bir şey düzenliyor ve soruyor sana hani sen bunun şeyini görüyor musun? Bunu gerçekten uygulanıyor mu senin takımında diye. O yüzden bu çok önemli şeydi ve ben açıkçası hani kadın olmanın zorluğunu şirketten dolayı görmedim. Şöyle gördüm. Tabii ki sen kariyerinde hani evleniyorsun, çocuk yapıyorsun, ara veriyorsun. Şirket gene sana yardımcı oluyor. Hani gene işten ayrılmana gerek kalmıyor. Hani sana izin veriyor. Mesela şu anda 6-7 aylık bir izin sürecim başladı. Ama gene de hani o benim için kopuk bir süre oluyor. Sonra tekrardan geldiğinde hani başlıyorsun ama zaten öyle bir şoktan geliyorsun ki o başlama sürecinde bir hızlanma süreci oluyor. Bayağı bir zaman oluyor tekrardan o yoğun çalıştığın zamana gelmek için. Hani böyle kadın olmak bu kısım zor ama şirket olabildiğince gerçekten yardımcı oluyor. Bunlar büyük şirketler. Hani mesela startup'tayken böyle bir şey cesaret edemezdim. Hani evlenmek, çocuk yapmak falan filan işten çıkartırlardı muhtemelen. Hani 6-7 aylık izin vermezlerdi gibi geliyor. Gene dediğim gibi hani bu startup'ına göre değişir ama LinkedIn'de ve genel olarak benim gördüğüm diğer büyük şirketlerde bir şekilde yardımcı oluyorlar hani kadınlara. Hatta babalık izinleri de veriyor değil mi? Babalık izinleri de veriyor. Tabii mesela Ben 6-7 ay kadınlara izin veriyor. 3 ay, 2 ay, 3 ayda erkeklere babalık izni veriyorlar. Hani evet. bu tip şeyler önem veriyorlar. O yüzden açıkçası ben şanslıydım belki. Bilmiyorum. Çalıştığım takımlar, çalıştığım şirketler çok bir zorluğunu görmedim. Tamam. Aslancığım ben Seyhancığım tamam, evet. Doktora sonrası 2010 yılında endüstride çalışmaya başladım. Ben artık hepimizin toplumun aynası olduğunu düşünmeye başladım. Ve ben bu kadın erkek ayrımcılığını birinci elden de gözetledim, gözlemledim. Kendime oldu, diğer çalışan kadın mühendislere oldu. Mesela data istediğim zaman laboratuvardaki mühendislerden, erkek mühendislerden çoğu zaman bana vermediklerini, işimi zorlaştıklarını gördüm ama patronum çok iyiydi. Aynı labdan mezun. Benden 20 yıl önce mezun olmuş ve eşi de aynı şekilde doktoralı iyi bir mühendis, ayrımcılık yapmayan ve bana her zaman silsilettirirdi, ona silsilettirirdi. Çünkü başta ilk çalışmaya başladığımda belki eğitim olarak da daha iyi eğitim almış ya da daha uzun süreli okulda kalmış olmama rağmen üniversitede ne yazık ki dikkate alınmıyordum. Ya da ortak mesela programlar yazılırdı.
program çalışmaz, direkt ilk böyle benim kısmıma bakardı mühendisler. İlk yani parmak bana gösterilirdi. Sonra yani hatırlıyorum artık sabretmeye başlamıştım. Otururdum onlarla beraber debug etmelerine yardımcı olurdum. Çoğu zaman da kendi yazdıkları scriptlerde çıkardı o zaten bug'lar. Artık kişisel almamaya başlamıştım ama bunu kesinlikle görmeye başladım. Ya da bir toplantıda bir kadın mühendis bir şey söylediği zaman genellikle ciddiye alınmıyor. Ama birkaç hafta sonra o kadının o fikri, kadın mühendisin fikri bir başka erkek mühendis tarafından dile getiriliyor ve çok güzel projeler başlıyor onun üzerine. Bunlar çok çok yaygın. Kadın mühendislerin işleri alınıp ya da kendileri ön planda tutulmuyorlar. Yani sektörde gayet olan ve bu yüzden de sektördeki birçok kadın mühendisin tutunamayıp başka alanlara geçtiğini biliyorum ki data da bunu zaten destekliyor. Hı hı. Teşekkürler Seyhancığım. Selen'cim sana mı soralım? Evet. Var mı? Tamam. Açıkçası ben İzmirliyim. O yüzden İzmir'den Antalya, Amerika kadın olmak ve bununla ilgili çok büyük bir ayrımcılık ve sorun yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Tek bir sorun Aytül Hocam da bahsetti. Özgüven. Çok duyuyorum onu. Neden senin özgüvenin hani daha çok kendini göstermelisin? Neden daha boynun bükük? Bilmiyorum, eğitimimizden geliyor herhalde. Bir tek o özgüven konusu kendimin de daha çok geliştirmesi gerektiği bir alan olduğunu düşünüyorum. Kadın olarak. Doğru. Bizim bir de Türk kültüründen geliyor herhalde. Biri bizi övsün, biz kendimizi göstermeyelim. Bir de üzerine kadın olmak. Özgeciğim senin tecrübelerin nedir? Ben Selen'in söylediğinden devam edeyim. Yani özgüven eksikliği tabii ki var ama o bana yani toplumun güvensizliğinin içselleştirilmiş hali gibi geliyor. Yani ve ben hani bu konuyu biraz daha genellemek istiyorum. Herhangi teknik bir konuda çalıştığınız zaman zaten etrafınızda çok fazla kadın görememeye başlıyorsunuz. Nerede olursanız olun. Ben işletme fakültesinde de kendi departmanımda çok uzun süre tek kadındım. Ve sürekli olarak neler yapabileceğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Ve bu ders verirken de aynı şey. Bir fikir öne sürerken de aynı şey. Gerçekten sürekli kendinizi kanıtlamanız bekleniyor genel olarak. Ve bu da tabii ki giderek içselleştiriyorsunuz bu durumu ve acaba bende eksik olan bir şey mi var? O yüzden zaten hani yapılan araştırmalara göre kadınlar ancak çoğu zaman eğer bir iş ilanında işte bütün özellikler sayılmış ancak bunların hepsini yapabiliyorsam başvurayım şeklinde düşünebiliyorlar ama erkekler için böyle bir durum söz konusu değil. Yani okey %60'ını %50'sini yapabiliyorum ama yine de başvurabilirim ve belki gerisini sonra da öğrenebilirim. O yüzden hani bu içselleştirilmiş durumu biraz daha deneyimli kadınların mentorluğuyla da aşabileceğimize inanıyorum. Yani bana her zaman o kariyerimde de yararlı oldu. Çünkü kariyerinizde ilerledikçe zaten çok daha az kadının işte manager, director seviyesinde olduğunu görüyorsunuz ve o durumlarda hem içinde bulunduğunuz organizasyondaki erkeklerin sizi desteklemesi gerekiyor ve bu durumun farkında olup bu durumu değiştirmeye çalışmaları gerekiyor. Bir yandan da yine daha üst düzeydeki kadınların kendileri aynı yoldan geçmiş olan kadınların size mentorluk yapması da çok büyük bir değer sağlıyor diye düşünüyorum. Evet, çok haklısın, katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Zamanımız geldi. Saat Kaliforniya'da gece 12, Türkiye'de 11. Network kanallarımıza şimdi yönleneceğiz. Sorularımızı katılımcılarımız orada sorun lütfen. Hangi kanala geçmek istiyorsanız. 3 tane kanalımız var. Birinci kanalımız Öznur Taş'tan modere edecek Selam Bozkurt kanalı. İkinci kanalımızda Burcu Baran
Özge Özmen'le birlikte olacak ve 3. kanalda ben, Seyhan ve Özge ile birlikte olacağım. Zoom linklerine tıklayarak geçebilirsiniz. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Tekrar 1 saat sonra Network kanalından sonra 1 saat öğle aramız var. Ondan sonra tekrar webinerde buluşmak üzere. Herkese teşekkürler. Sevgili panelistlerimiz çok teşekkür ederiz. Biz İyi teşekkür şanslar size ederiz. zamanınız için. Teşekkürler. Hoşça kalın. Şimdi tıklayalım linklere. Orada bekliyorum. Tamam, saat 1 oldu. Vakitten çalmadan ben sizi takdim etmek isterim. Pınar Hocam hoş geldiniz. Kırmadınız. Pazar günü davetimizi kabul ettiniz. Ben çok kısaca, yani çok yine Pınar Hocam'ın akademik başarıları, şeyleri öyle çok kısaca anlatılacak gibi değil ama çok kısa bir özet geçeceğim tanımayanlar, bilmeyenler için. Pınar Duygulu Şahin yüksek lisans ve doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden almıştır. Sonra University of California, Berkeley'de ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Doktora sonrası araştırmacı olarak yine Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki çalışmalarından sonra Bilkent Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümüne katılmıştır. Ben de birlikte çalışma şansını orada yakalamıştım. 2013 yılında Fulbright bursu ile ödüllendirilmiş ve yine Carnegie Mellon Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etme fırsatı bulmuştur. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi, profesör, aynı zamanda bölüm başkanı, bilgisayarla görüntü tanıma ve çoğul ortam veri madenciliği konularında çalışıyor ve bu konularda çok hem öğrenci yetiştirmiştir hem de çok sayıda yayın makale basmıştır. Ben sözü çok uzatmayayım. Maalesef konuşmalarımızın süresi biraz kısa. O yüzden hem sorulara cevap kalacak şekilde susuyorum ve size teslim ediyorum. Ben stop share yapacağım. Sizin şeyi paylaşabiliriz, ekranınızı. Ben paylaşayım. Oldu. Aha. Tamam. Harika. Bir dakika lütfen. Merhaba, öncelikle beni böyle güzel bir etkinliğe davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öznur'a da ayrıca çok güzel sözler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sadece bölüm başkanı değilim, daha önce bir bilişim enstitüsü müdürlüğüm vardı. Onu yanlış söyleyeyim. Pardon, kusura bakmayın. Hiç sorun değil, çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben bugün aslında günün de biraz acaba anlamına uygun olur mu diye son zamanlarda yaptığım bir çalışma grubundan daha doğrusu bahsedeceğim. Ama hani neden ilişkili derseniz aslında bir anne olarak esinlendiğim, çocuklarımdan esinlendiğim bir çalışmayı aslında sunmak istedim. Oğlum 5 yaşındayken insan haklarının çizimlerle anlatıldığı bir kitap okuyorduk. Ve bu kitabı okurken işte en sağ üstte gördüğünüz resmi görünce oğlum, "O anne, bu Korki Pol'un aslında Cadı Winnie'sinden değil mi?" diye sordu. Ben hayretle baktım ve gidip indekse baktığımızda gerçekten de aynı çizerin bunu çizdiğini fark ettik. Sonradan aslında bu kitabın güzelliği de gerçekten de çizerlerin, özellikle çocuk kitabı çizerlerinin çizimleriyle insan haklarının anlatıldığı bir kitap olduğunu fark ettik. Orada benim aklıma şöyle bir şey geldi. Evet, 5 yaşındaki bir çocuk bunu tanıyabiliyorsa acaba biz de bilgisayarla bunu tanıtma imkanı bulabilir miyiz diye düşündüm. Ve öğrencilerimle beraber çalışmalara başladık. Burada size de hani biraz bilmeyenler açısından gösterebilmek adına işte Cadı Winnie dediğimiz karakter bu ortadaki, kendisinin çeşitli kitapları, bölümleri var ona ait. Aynı zamanda aynı çizerin farklı karakterleri aslında resimlediği kitaplar var ve gördüğünüz üzere işte bu sol üstteki kitaptaki çizimlerle de bunlar gerçekten uyumlu. İşte genelde birazcık daha belki ince ince çizimler diye düşünebilirsiniz. Renklerine bakabilirsiniz. Sonuçta burada gerçekten de belli bir özellik var. Bu ise yine bir başka çizerden, Aksel Şefler'den. Yine aynı şekilde renkler, işte gözler sonuçta
arka plan kullanımı, bunların hepsinin gerçekten aslında benzer olduğunu görüyoruz. Bu da yine kitaptan bulduğum De Bigliori. Yine aynı şekilde burada da çok belirgin özellikler var. Şimdi bunlardan yola çıkarak biz aslında bir veri kümesi topladık öncelikle. Öncelikle kütüphanelerden başladık. Sonrasında ise online olarak da bazı kitapların bulunduğunu fark ettik. İzni olan kitaplardan güzel bir veri kümesi topladık. Yıllar içerisinde de aslında bu veri kümemizi genişlettik. Sonrasında ilk yaptığımız çalışma, dediğim gibi, bu çizerleri tanıyabilir miyiz? Çizerlerin stillerini bilgisayarlarla öğrenebilir miyiz çalışmasıydı. Ve ilk başta 26 tane çizer, toplamda işte 400'e yakın kitap ve 10.000'e yakın çizimle başladık bu işe. Burada hani sonuçların ya da yöntemlerin üzerine çok fazla durmayacağım ama genel olarak derin öğrenme yöntemlerini kullandık ki o zaman kullandığımız derin öğrenme yöntemleri bugününkilere göre aslında çok daha naif yöntemlerdi. Ama sonuçta bunu gerçekten de çok büyük başarılarla bulabildiğimizi gördük. Bizim için daha güzel olanı ise şuydu, diyelim bir çizerin bir kitabından diğer sayfaları bulmak aslında daha kolay bir problem. Ama hiç vermediğiniz bir kitaptan, o zamana kadar hayatınızda hiç görmediğiniz bir kitaptan verilen çizimlerin gerçekten o çizere ait olup olmadığını bulabilmek asıl önemli problemdi ki bu aslında hani çocukta yaşadığımız şeydi. Ve bunda da aslında başarının çok da kötü olmadığını fark ettik. Hala bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yöntemlerle daha güzel aslında sonuçlar da elde edebiliyoruz. Ama aslında bizi orada en çok etkileyen şey, belki hani çalışanlarınız varsa biliyorsunuzdur, derin öğrenme yöntemleri kullandığınız zaman aslında ağların neleri öğrendiğini, işte bu oradaki ağırlıkların neye karşılık geldiğini görebilme şansınız var. Bunlara baktığımız zaman aslında çok etkilendik. Çünkü gerçekten de işte düşünürseniz normal bir fotoğraftaki işte insan gözü ya da hatta hayvan gözünden normal herhangi bir çizimde, hele hele bu bir çocuk kitabıysa, çocuk kitabındaki çizimdeki gözler, yüz ifadeleri birbirinden çok daha farklı olabiliyor. Ve aslında gerçekten de bizim öğrendiğimiz modeller bunlara karşılık gelen özellikleri bulabilmişti. İşte gözler gibi, hatta çok daha özelinde balık gözü gibi ya da işte biraz daha binalar, bitkiler, ağaçlar, arabalar tarzında. Yine burada benim hoşuma giden şeylerden biri, özellikle hayvanlarda burnu düşünürseniz sivri bir burun, ona özel de aslında bazı şeyleri öğrenebildiğimizi gördük. Bu şu an devam eden bazı çalışmalarımızın da aslında ana merkezini oluşturdu. Burada amaç acaba gerçekten de çizere özgü bazı karakterleri bulabilir miyiz? Bu konuda bazı ön çalışmalarımız var. Hala tatmin edici düzeyde olmadığı için onları sunmayacağım. Ama bu da gerçekten çok özel bir konu. Neden? Çünkü işte eğer bir çizer gözlere daha ağırlık verip işte diğeri bitkilere ağırlık veriyorsa ve biz bunları aslında bularak tanıyabiliyorsak bu çok daha etkili olacak. Şimdi daha da hoşumuza giden, bu çalışma sonrasında bizim ilgimizi çeken bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Belki yine duyanlarınız vardır. Özellikle bu çekişmeli üretici ağlar aslında verilen bir resmi bir başka stilde yaratabilmek için son yıllarda gerçekten çok gündemde olan yöntemler. Ne yapabilirsiniz? Çok çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Bununla işte çok basit bir şekilde rengi değiştirebilirsiniz, hava durumunu değiştirebilirsiniz, işte yüzleri değiştirebilirsiniz, ifadeleri değiştirebilirsiniz. Biz de acaba biz gerçekten verilen bir fotoğrafı istediğimiz çizerin stilinde yaratabilir miyiz, üretebilir miyiz diye aslında düşündük ve bu konuda çalışmalar yaptık. Bu amaçla da yine elimizdeki veri kümesini kullandık ama aynı zamanda da doğal resimlere, fotoğraflara aslında ihtiyacımız vardı. Bunun için de genelde doğaya karşılık gelen, bu tür çalışmalarda çok kullanılan doğa resimlerini de kullandık. Burada size birazcık daha stiller hakkında fikir verebilmesi açısından kullandığımız çizerlerden bir kısmının
örneklerini koymak istedim. Çünkü gördüğümüz üzere aslında çizerlerin stilleri, evet toplamda hepsi aslında çocuk kitabı resimleyen çizerler. Ama stilleri birbirlerinden çok farklı. Bunlar kullandıkları renk tonları da olabilir. İşte nesnelerin kenarındaki çizimlerde daha kenar bilgileri de olabilir. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi işte gözleri, çiziş şekilleri de olabilir. Ve sonuçta biz acaba neyi yakalayabiliriz? Bunlardan hangilerini aslında resme aktarabiliriz diye düşündük. Söylemem gereken bir şey var ki burada. Şu anki aslında var olan çekişmeli üretici ağlar yöntemleriyle biz genelde aslında hala daha çok renk ve doku gibi özellikleri yakalayabiliyoruz. Bunları stil transferinde kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi çalışmalarımız şu an daha nesneye özel özellikleri de acaba taşıyabilir miyiz yönünde devam ediyor. Burada biz hani 2 tane şu an literatürde var olan yöntemle karşılaştırdık. Cycle Gun özellikle verilen herhangi bir fotoğrafı işte Monet'in, Van Gogh'un stiline özellikle çevirmek için de çok kullanılmış yöntemlerden bir tanesi. Yine Dual Gun aynı şekilde buradaki önemli yöntemlerden biri. Ganilla da bizim yöntemimizin adı. Burada gördüğümüz şey şuydu. Bazı yöntemler stili çok güzel aslında transfer edebiliyorlar. Cycle Gun bunlardan biri. O nedenle kullandık. Bazı yöntemlerse stile transfer edemiyor ama bizim content dediğimiz yani aslında resmin içeriğine ait bilgiyi daha iyi koruyabiliyor. Çünkü burada gördüğünüz üzere aslında Cycle Gun'da evet stil burada kullandığımız çizer Axel Scheffler'in stili stil korunmuş, güzel bir şekilde transfer edilmiş ama içerik gerçekten çok bozulmuş. Bunu istemiyoruz. Onun yerine hem içeriği hem stili korumak istiyoruz. Aslında bizim yöntemimizin, önerdiğimiz yöntemin literatürdeki diğer yöntemlerden ana farkı da buydu. İçeriği korurken aynı zamanda stili transfer edebilmeye çalıştık. Bunun sonucunda da gerçekten birçok çizer için verilen herhangi bir girdi resminde aslında iyi sonuçlar almayı başardık. Burada her bir aslında kare bir çizere karşılık geliyor. Burada gördüğünüz üzere 10 tane çizer için aslında verilen bir girdi resmini o çizerin stiline dönüştürmeye çalıştık. Özellikle bazı çizerlerde çok daha rahat anlayabiliyorsunuz. Özellikle eğer siz de aşinaysanız çizerin stiline. Çoğu durumda gerçekten de tatmin edici bazı sonuçlar alabildik. Özellikle doğa resimlerinde, bina resimlerinde sonuçlarımız çok daha iyi. Ama işte insan içeren ya da çok daha insan yapısı içeren durumlarda bazen tüm yöntemler aslında sıkıntı yaşayabiliyor. Dediğim gibi yeni çalışmalarımızda da daha çok bunlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Burada yine biraz daha bazı çizerlerden daha detaylı örnekler göstermeye çalıştım. Hani özellikle diğer yöntemlere göre dediğim gibi önerdiğimiz Ganilla yönteminin aslında hem içeriği hem de stili çoğu resimde çok daha iyi yansıtabildiğini gördük. Burada da kendi yöntemimizde bazı aslında karşılaştırmalar yapmayı tercih ettik. Acaba Ganilla'da diğer yöntemlerde olduğu gibi içeriği aslında çok fazla göz önüne almasak ne olurdu? Ya da daha standart yöntemler gibi stil transferi yerine doğrudan doğruya resim içeriğini aslında kodlamaya çalışsak ne olurdu? Tarzında deneyler yaptık ve sonrasında gerçekten de yöntemin hem içerik hem de stili transfer etmeye çalışmasının sonuçta en iyi sonucu verdiğini gördük. Burada şimdi en büyük sorun bu GAN modellerinde, çekişmeli üretici ağlar modellerinde nasıl aslında sonucun iyi olup olmadığını kontrol edeceğiz. Literatürde bununla ilgili bazı metrikler var. Onları da kullandık ama onun ötesinde aslında bir kullanıcı çalışması yapmayı tercih ettik ve biz kullanıcılara
hem işte kendi ürettiğimiz hem diğer yöntemlerle üretilen resimleri gösterdik ve burada birkaç değişik soru sorduk. Bu sorulardan biri resmin gerçekten stiliyle ilgiliydi. Stil tatmin edici mi, memnun edici mi? Yani gerçekten bir çizerin stiline uygun mu tarzında sorular sorduk. Aynı zamanda da içeriğin anlaşılır olup olmadığına dair sorular da sorduk. Ve bu çalışma sonrasında da aslında toplamda aynen gerçekten de bizim kendi grubumuzdaki gözlemlerimize benzer şeylerin hiç bu konuyu bilmeyen, özellikle lisans öğrencileri düzeyindeki bazı katılımcılarla da doğrulandığını gördük. Gerçekten de işte biraz önce bahsettiğim üzere saykılgan stilde genelde çok daha iyiyken işte durulgan içerikte daha iyi olabiliyordu. Ama toplamda bizim modelimizde her ikisini de daha iyi en azından alabilme özelliğine sahip oluyordu. Ama hala dediğim gibi sonuçta bunları değerlendirmek önemli bir problem. O yüzden de şöyle yeni bir şey önerdik. Biz bu resmi, ürettiğimiz resimleri acaba farklı sınıflandırıcılara versek, içeriği anlamak için işte çeşitli mesela biz veri kümelerinden kullandık. İşte bu bir orman resmi midir yoksa bir şehir resmi midir tarzında bir sınıflandırıcının sonucunu kullansak. Aynı şekilde stille ilgili de gerçekten çevirmeye çalıştığımız çizerin stilini aynen size ilk bölümde anlattığım şekilde sınıflandırmaya çalışsak ne olurdu? Bunların sonuçlarını nasıl kullanırdık diye düşündük. Ve gerçekten de aslında bu tür iki tane yeni değerlendirme yönteminin daha doğru, daha anlaşılır sonuçlar ürettiğini gördük. O anlamda da yine çalışmamızın sonuçları oldukça tatmin ediciydi. Bazı durumlarda işte nerede hata yapıyoruz diye incelemek için aslında dediğim gibi en kötü ve en iyi durumlara da bakmaya çalıştık. Burada çok kısaca size onları göstermeye çalıştım. Hani özellikle aslında çok yoğun resmin içerisinde çok yoğun doku özellikleri olduğunda, diyelim işte bir çok sıkı bir orman resmi ya da işte suyun üzerindeki dalgalar gibi düşünün. Hani en büyük hataları aslında genelde o tür durumlarda yapabildiğimizi fark ettik. Bu da aslında doğal bir beklentiydi. Özellikle birçok aslında GAN modelinin de sıkıntı yaşadığı durumlardan bazıları bunlar. Belki yine bilenleriniz vardır. Animasyon konusunda özellikle Miyazaki Hayao'nun çok güzel yine animasyonları var. Biz bunları acaba yine aynı şekilde stil transferinde kullanabilir miyiz diye düşündük. Biraz daha çocuk kitabının da ötesine geçerek daha yoğun stille sahip şeyleri acaba gerçekten öğrenebilir miyiz diye. Ama bunun için doğrudan resimlerden oluşan bir veri kümesi oluşturmak mümkün değildi. Biz de animasyon videolarından aslında belli çerçeveler çekerek veri kümemizi oluşturduk. Bu da aslında bir başka çalışma olan Cartoon dediğimizde de kullanılmış bir veri kümesiydi. Doğrusunu isterseniz bu Galileo modelinin özellikle uluslararası camiada duyulmasının daha büyük bir nasıl diyeyim şansı da aslında bu Miyazaki veri kümesi sonrasında oldu. Aslında çok fazla kişinin gerçekten de Miyazaki fanı olduğunu fark ettik. Burada da dediğim gibi işte en azından burada Miyazaki veri kümesi üzerinde yine farklı şekilde girdi ve çıktı resimlerimize örnekler vermeye çalıştık. Bir yine sadece karşılaştırma olarak GAN modellerinde bizim kullandığımız modellerinde dahil olduğu küme aslında girdi kümesi olarak da çıktı kümesi olarak da birden fazla resim kullanıyor. Aslında çok sayıda resim kullanıyor. Dolayısıyla siz aslında birebir bir ilişki öğrenme şansına sahip değilsiniz. Kümeler arası ilişkiyi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ama literatürde zaten bu GAN modellerinin ilk çıkış noktası olan birebir çeviri yöntemleri de var. Biz buna paired yöntemler diyoruz. Bunlardan biriyle de özellikle karşılaştırmaya çalıştık. Gerçekten doğrudan doğruya biz bunu öğretirsek ne olur diye.
O tür durumlarda da aslında çoklu veriden öğrenmenin daha iyi sonuçlar getirdiğini fark ettik. Son olarak yine bolca izlediğimiz şeylerden olduğu için şöyle bir şey aklımıza geldi. Acaba biz bu sefer videoda stil transferi yapabilir miyiz? İşte bu Grafolo, Türkçe'de Tostoroman diye geçen bir seri var. Yine Axel Scheffler'in çizdiği bir kitap serisi. Son zamanlarda popülerliği nedeniyle bunun aslında animasyonu da daha böyle 3 boyutlu hissi veren animasyonları da aslında yaratıldı, üretildi ve biz şey diye düşündük. Bu sefer madem o animasyonları alsak, elimizde de Axel Scheffler'e ait çok fazla nasılsa çizim var. Biz kitabın sanki videosunu üretmiş gibi bir sonuç çıkartabilir miyiz diye düşündük. Bu durumda gördüğünüz üzere aslında evet her ikisi de aslında insan çizimi, üretimi. Dolayısıyla doğal bir fotoğraftan başlamıyoruz bu sefer. Ama farkındaysanız stiller yine birbirinden çok farklı. Burada size bir örnek göstermek istiyorum. Soldaki animasyon, video. Sağdaki ise bizim yöntemimizin ürettiği çizimlerden stili transfer ettiğimiz hali. Burada henüz videoya özel bir şey yapmıyoruz. Aslında her bir video çerçevesini ayrı ayrı çeviriyoruz. Ama ona rağmen bile aslında devamlılığı görebiliyoruz. Bu belki birazcık daha hani birbirine benzer içerik olduğu için, daha doğrusu görsel içerik olduğu için daha kolay bir problemdi. Ama sonra acaba yine bu hani live action şeklinde geçen aslında normalde bildiğimiz çizgi filmlerin biraz daha farklı şekilde üretildiği yeni videolarda bu durum ne olur diye merak ettik. Ve onun için de burada Peter Rabbit diye bir filmden aslında yine Beatrix Potter'ın kitabından esinlenmiş olan bir filmden video karelerini topladık. Yine aynı şekilde Beatrix Potter'ın hem Peter Rabbit'e ait hem de diğer kitaplarından sayfalar topladık, çizimler topladık. Ve burada da gördüğünüz üzere solda film doğal ortamda çekilmiş diye düşünebilirsiniz. En azından bitkiler doğal. Sağda da ortadaki yine karşılaştırdığımız bir model Cycle Gun. En sağdaki ise bizim Ganilla modelimizle aslında bu videoyu çevirdiğimizde nasıl bir sonuç elde ederiz diye baktık. Ve sonuçlar bizim için aslında çok heyecan vericiydi. Çünkü gerçekten de artık bir kitabı animasyona dönüştürmek mümkündü. Şunu söylemeliyim, asıl hedefimiz aslında gerçekten diyelim bir National Geographic videosu tarzında düşünün, hayvanın olduğu bir video düşünün, gerçek hayvanların olduğu. Biz bunu acaba belli bir çizerin stilindeki hayvanlara dönüştürebilir miyiz? Tamamen animasyon karakterlerine dönüştürebilir miyiz? Aslında ana hedefimiz bu ama daha yolumuz uzun. Ben burada sunumumu bitirmek istiyorum. Öncelikle öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Fadime ve Nermin'le başlamış bir çalışma. Sonradan Samet'in katılmasıyla ve şu an Samet'in öncülüğünde aslında devam ediyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce de size teşekkür ediyorum bu sunumu yapma şansı verdiğiniz için de. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok hem bakması çok güzel bir sunumdu hem içerik olarak, teknik olarak çok iyi bir sunumdu. Öğrencilerinizi de kimisi tanıdık şeyden Bilkent'ten görünce bir hüzünlendim. Bir tane soru var. Onu sorayım ben. O arada da başka sorular gelecektir eminim. Yeşim İpek Hanım demiş, çalışmanız çok heyecan verici ve ilgi çekici. Teşekkür ederim. Sunumunuz için teşekkürler. Bu tarz çalışmaları yayınlamak ve belki commercial use olarak değerlendirmeye çalışılması durumunda telif hakkı bir problem çıkarır mı? Mesela bu modelle Illustrator'ın kaleminin transferi ile aslında çizmediği karelerden bir çizgi film oluşturulması gibi datada etik konusu hakkında nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Güzel. Çok doğru ve asıl zaten çalışmamızın ya da bu tür çalışmaların en büyük sıkıntılarından biri o.
Özellikle topladığımız kitapları dediğim gibi öncelikle kendi kütüphanemizin aslında toplarken sonradan fark ettik ki işte bu durumda bu telif hakları durumu daha fazla söz konusu oluyor. Bunların açık olarak sunulduğu kütüphaneler var. O konuda aslında bayağı bir araştırma yaptık. En sonundaki çıkış noktamız oradan kullanmanın sıkıntı yaratmadığı. Ama elbette ki işte özellikle bu çalışmalar dediğim gibi mesela Monet, Van Gogh tarzı kişilerde yapıldığı zaman daha kolay olabiliyor. Çünkü işte belli bir yıldan sonra bu telif hakları problemi çok daha rahat halledilebiliyor. Commercial hale dönüşmesindeki en büyük sıkıntımız aslında bu. Bu konuda da şöyle aslında nasıl diyeyim öneriler geldi. Türkiye'de de çok güzel girişimler olduğunu fark ettik. Artık bazı gruplar gerçekten de çocuk kitabı çizimi ya da işte hatta yazımı yönünde girişimlerde bulunmaya başlamışlar. Ve aslına bakarsanız asıl hedefimiz birazcık daha olgunlaştırdığımız zaman bunları o kişilerle birebir iletişime geçip dolayısıyla aslında çizerlerin iznini alarak bu işi yapmak. Hani akademik olarak baktığımız zaman dediğim gibi şu an açık kütüphaneleri kullanarak aslında bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama işte İleride daha detaylı anlamda bir sıkıntı var. Ürüne dönüştüğünüz zaman gerçekten bir çizerle, animatörle aslında birlikte çalışmanız önemli. Onun iznini alarak. Ya da belki bir yayın eviyle böylece bir sürü çizerle birlikte çalışma imkanı. Uluslararası çapta büyük ihtimalle o da gerekebilir ya da Türkiye çapında gerekebilir. Evet. Birisi daha soru sormuş. Çok etkileyici bir proje. Ne kadar sürede bu noktaya geldiniz? Anladığım kadarıyla bu proje open source. Öyle mi diye sormuş. Yani, kodlarımız evet. Bir de bu proje ne kadar sürdü diye herhalde merak etti. Proje aslına bakarsanız hani fikir aşamasından bu yana bayağı geçti. Oğlum 15 yaşına ulaştı, 5 yaşında başlamıştık. Ama Samet özellikle benimle çalışan bir doktora öğrencim. Asıl çalışmanın ana kısımları onun doktorası süresinde yani son 3 yıldır aslında hayata geçti, 3-4 yıldır hayata geçti. Ama aşama aşama dediğim gibi aslında bugün sunduğum çalışmalarda yani video dışında bir yıl kadar öncesine dayanıyor. Yani şu anda da mesela asıl çalışmalarımız hatta doğal bir resim değil de doğrudan doğruya sketch tarzında bir resim versem oradan çizerin stilinde ben bunu aslında renklendirilmiş şekilde elde edebilir miyim? Şu an mesela o konuda çalışıyoruz. Bir yandan da başka öğrencilerle de video konusunda çalışıyoruz. Bunu belki çizerler kendileri de kullanır değil mi? Kendileri çok hızlı bir doodle yapıp sonra onun... Asıl evet yani biraz da düşüncemiz oydu. İşte çünkü animasyon yaratmak evet şu anki teknolojiyle çok daha kolaylaştı elbette ki ama işte Miyazaki stilinde bir şey düşündüğünüz zaman eminim ki çok zordur. Dolayısıyla hani o tarz bir kolaylık da sağlanabilirse harika olur. Bir soru daha var. Nilay Hanım sormuş. Pınar Hocama sunumu için çok teşekkür ediyorum. Çok heyecan verici, göz ve ruh doyuran bir çalışma. Çok güzel söylemiş. Sadece merak ettiğim için bilimsel olmayan bir soru sormak istedim. Çizerlerle hiç iletişim kurdunuz mu? Onların tepkisi nasıl oldu? Henüz kurmadık. O konuda aslında çok farklı bir camiadan arkadaşım olanla gerçekten de bir yayın evine aslında öncelikle ulaşmaya çalışıyorum. Bu tür konulardaki en büyük sıkıntı o aslında. Biz hep işte kendi camiamızdaki kişilere sunum yapıyoruz. Ve dolayısıyla henüz onlara sunma şansımız olmadı ama işte dediğim gibi bu özellikle şeyi fark ettik. Ganila makalemiz yayınlandıktan sonra Miyazaki gerçekten fanları varmış. Onların ilgisini çok çekti. Ben bu arada sizden kitap konusunda tavsiye almam gerektiğini de not ettim. O konuda çok faydam olabilir. Çünkü hayatımız epeydir bir süredir çocuk kitapları ve animasyonlarıyla dolu geçiyor. Ve bu sonuncu Tostoroman diye çevirdiklerini bilmiyordum. Bizde bir kitap var Yayozula. O kapakla kapak aynı. Ben Yayozula zannediyordum o karakterin adı ama Tostoroman da belki öyle de bakmak. Tostoroman diye de bizdeki en azından o şekildeydi. Eski versiyonları belki oydu. Bir de öyle bakalım. O çok güzel bir kitap o. Çok. Asıl başka bir madem spoiler vereyim. Söyleyin. Başka öğrencilerimizle de aslında çalışıyoruz ama henüz orada çok tatmin edici sonuçlar henüz alamadık. Metin tarafında çocuk kitabı tarzında bir metin yaratabilir miyiz diye.
Çünkü özellikle işte çocukları olanlar daha iyi biliyorlar ya da çocukluğunu hatırlayanlar daha iyi biliyorlar diyeyim. Özellikle yabancı kitaplarda şiir tadında aslında çoğu çocuk kitabı. Ama bunları özellikle Türkçe'ye çevirdiğinizde mesela doğrudan çeviriyorsanız o tadı bulamıyorsunuz. Çünkü kaçtığı zaman, ritim kaçtığı zaman aynı tat olmuyor. Evet. Ve çocuk kitabı yazmak aslında gerçekten normal bir kitap yazmaktan belki daha zor. Kelimeleri basitleştirmeniz lazım. Dediğim gibi ritim Ben de onu söyleyecektim. lazım. Kulağa kolay problem gibi geliyor ama aslında daha zor. Çünkü öyle soyut kelimelere kaçmadan daha düzgün bir kelime seçimi, cümle yapısı olması gerekiyor. Aynen, çocuğun dikkatini de çekebilmeniz lazım. Bir taraftan da dediğim gibi yine aynı şekilde bu GAN modellerini kullanarak metin tarafında çocuk kitabı metni üretmeye çalışıyoruz. Harika hocam. Umarım sonrası hepsini birleştirebileceğiz. Sorularım falan vardı ama onları belki başka bir zaman sohbet etme fırsatımız olursa soracağım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi Gözde Ünal hocamıza geçelim. O da görüntü işleme alanında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler bu etkinlik için yeniden. Biz teşekkür ederiz. Şimdi ben share edeyim bir saniye. Herkese merhabalar. Merhabalar Gözde hocam, hoş geldiniz. Merhaba Öznur. Vaktinizi ayırıyorsunuz, sağ olun. Tabii ki. Memnuniyetle. Harika. Ben önce sizi bir kısaca tanıtmak isterim. Konuşmaya başlamadan önce. Profesör Gözde Ünal, doktora çalışmalarını North Carolina State Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği bölümünde matematik doktora yan dalıyla birlikte aldı. Ardından Georgia Institute of Technology'de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. HP Labs, Xerox Labs gibi çok iyi lablarda misafir araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. 2003-2007 seneleri arasında Siemens Corporate Technology'de araştırmacı bilim insanı olarak görev yaptı. 2007 senesinde Türkiye'ye akademisyen olarak döndü ve ilk olarak Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Ardından İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümüne katıldı ve halen burada yapay zeka ve veri mühendisliği bölümünde kurucu profesörlerden birisi olarak görev yapıyor. Uluslararası ve ulusal birçok organizasyonda projede yer aldı. 30'dan fazla patenti var. Birçok ödülün sahibi. Ben bu ödülleri sıralamak, aslında birkaçını söyleyeyim. L'Oréal Türkiye Yılın Genç Bilim Kadını Ödülü, TÜBİTAK Genç Bilim İnsanları Ödülü, Marie Curie Alumni Association Kariyer Ödülü gibi birçok ödülün sahibi ve yapay zeka, derin öğrenme, bilgisayarla görü alanlarında yine çok sayıda öğrenci yetiştirdi ve bu alanlarda çok sayıda yayın yaptı. Bugün de birazcık o araştırmalarla ilgili şeyler duyacağız. Eminim çok ilham verici olacak. Çok teşekkürler. Buyurun. Çok sağ ol Öznur. Bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben kendimi göremiyorum ekranda ama sıkıntı yok. Siz beni görüyorsanız. Görüyoruz. Ben şimdi Tamamdır, hiç sıkıntı yok. Ben de bugün bu güzel günde genç kadın veri bilimcilerle birlikte olmaktan, hem kadın veri bilimciler hem de umuyorum destekleyen, hani kadınların yanında olan veri bilimcilerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sağ olsun Öznur anlattı. İTÜ'de yapay zeka veri mühendisliği bölümünü kurduk geçen yaz. Şu an orada öğretim üyesiyim. Ben de sizlere bugün derin öğrenme tabanlı yapay zeka çalışmalarımızdan bahsedeceğim. Pınar Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sunum oldu. O tam spesifik bir konudan bahsetti, labından. Ben daha genel bahsetmek istiyorum. Daha overview şeklinde. Bunu Öznur anlattı ama hani kariyer trajektörüsü olarak belki bahsedebilirim. Bilgisayarla görü alanında doktoramı yaptım. 2 boyutlu görülerle daha çok çalıştım. Daha sonra 3 boyutlu görülerle postdoc, kamera kalibrasyonu, işte 3D reconstruction gibi konularda bir postdoc yaptım. 5 yıl kadar Ar-Ge lablarında çalıştım Amerika'da. Yani size örnek bir hani kariyer planı olabilir diye söylüyorum, akademisyen olmak istiyorsanız. Ar-Ge lablarında çalışırsanız da daha sonra akademiye dönüş mümkün. Çünkü orada zaten hep makale çıkarmanız isteniyor. Ben de Siemens'te en son 4 sene çalıştıktan sonra Türkiye'de 13 küsur yıldır da öğretim üyesiyim. Yani idealist nedenlerle diyelim, ülkeye hem de aileye, hani aileden uzak olmayalım gibi nedenlerle döndük. İTÜ'de işte İTÜ AI merkezinin kuruculuğunu yaptım. Şimdi İTÜ Vision Lab'da
öğrencilerimle biz de genel makine öğrenmesi, derin öğrenme, bilgisayarla görü ama aslında Pınar Hoca da bahsetti. Mesela çoğumuz bilgisayarla görü çalışıyorduk doktoralarımızdan beri ama şu anda aslında tensöre dönüştürebildiğimiz her tip veri üstünde çalışmaya başladık. Veri bilimi, yapay zeka hepsi aslında bizim için girdisi tensör yapıları olan, veri yapıları olan modellerle çalışmak. Genelde labda denetimli öğrenme, supervised learning'i lisans öğrencileriyle çalışıyoruz. İşte orada klasik sınıflandırma, regresyon, segmentasyon gibi problemler. Daha çok lisansüstü öğrencilerle de yine az önce Pınar Hoca'nın bahsettiği bu unsupervised learning diyeyim, generative adversarial network gibi üretici modellerle çalışıyoruz. Temsil öğrenme, representation learning, self-supervised learning konularında. Örneğin non-Euclidean space dediğimiz işte bir doktor öğrencim 3D point cloud nokta kümelerinin veri temsili nasıl yapılabilir, nasıl öğrenebiliriz orada? Bunları bir graf yapısına da oturtabiliriz. Çünkü orada bu bildiğimiz hep konuştuğumuz CNN'ler klasik convolutional network'ler örneğin çalışmıyor. Çünkü permutation invariance dediğimiz bir durum var. İşte onu yenmeniz gerekiyor. Yine geçen senelerde belirsizlik bu modellerin deep learning'de çok kendine güvenerek hata yapması problemi var. Bunun bu güvenilirlik, belirsizlik problemi üzerine çalışmaya başladık. Bir de yine geçen sene continual learning dediğimiz bu katastrofik unutma problemi neural network'lerde gibi çalışmalar var. Ben de baştan öğrencilerime teşekkür edeyim dedim. Lab'da genelde bir 10 civarı lisansüstü öğrenci, 10 civarında lisans öğrencimiz çalışıyor. Hepsinin ellerine sağlık çalışmalar için. Geçen yıllardan bir snapshot. Ya buraları hızlı geçeceğim ben. Tabii ki hepimizin bildiği şeyler, yani yapay zekanın son 10 yılda geçirdiği değişim, ilerleme, ülke ekonomilerine yapacağı katkı ortada ve tüm aklımıza gelen sektörlerde zaten katılımcı gençlerde, genç yaşlı aslında her yaştan katılımcılarımız, veri bilimciler de bunun farkındalar tüm bu sektörlerin. Ben her sene Computer Vision dersinde bu örneği vererek başlıyorum motive etmek için. AI, yapay zeka alanında bence bu startup ekosistemi zaten bildiğimiz Kanada, Amerika, Batı Avrupa diyeyim bu ülkelerde bu ekosistem çok güçlü. İTÜ'de de biz bunu Teknokent'te bayağı güçlü tutmaya çalışıyoruz. Bu bir Stanford Computer Science 4. sınıf öğrencilerin kurduğu bir startup. Blue River Teknoloji 2-3 sene önce. Traktörün ön panelinin altına yerleştirdikleri kameralarla işte tarladaki zararlı zararsız bitkileri ayıran bir Computer Vision AI Deep Learning teknolojisini John Deere'e 300 milyon dolara satıyorlar. Motive etme açısından hani hep herkesin, hepinizin yapabileceği işler bunlar. Ve tabii ki o kadar çok problem var ki işte Google olsun, Amazon'u, Apple olsun her probleme el atamayacakları için bu startuplar olarak aslında gençler çok da flexible, esnek yapılarda çalışabiliyorlar ve böyle bir problemi çözdükleri zaman bu büyük firmalarla çok ciddi exit durumları var. Bunun belki farkındasınızdır ya da değilsinizdir, bir bahsedeyim dedim. 2021 Ocak ayından bir haberdi bu. Bu da yine aynen örneğin işte recyclable, geri dönüşüm edilebilir, edilemez işte plastik tiplerini, materyalleri ayıran yine bir computer vision sistemini geliştiren bir startup 55 milyon dolara örneğin exit yapmış. Böyle bir financial bir giriş oldu ama hepimiz bu yeni yapay zeka devriminin aslında 3 ana bileşeninin farkındayız. Belki konuşmacılar bahsetmişlerdir sabahtan beri. Büyük veri, yani veri ama hani etiketli veri. Özellikle benim dalımda Pınar Hoca, birazdan Fatma Hoca geliyor galiba listede. Bizim gibi vision çalışan hocalar, biz övünerek anlatıyoruz. Aslında derin öğrenmenin bu gelişmesinde büyük pay sahibi olan ImageNet çalışması, bizim gibi meslektaşımız olan Fei Li ve arkadaşlarının ImageNet 6 milyon kadar resmi etiketlemesiyle başta 1 milyonla başladılar. Başladı. Bu etiketli veri kümelerini tabii işleyebilecek büyük modeller ve bunları tabii ki proses edebilecek paralelleştirilmiş GPU.
hesaplama kapasitesi. Bir yandan modellerin büyüklüğünün yanında algoritmalardaki ilerlemede sizler de farkındasınızdır. İşte tabii ki yapay zeka şu anda derin öğrenmeye dayalı yani hani %90'ını herhalde yapay zeka dediğimizde şu an bu yapay sinir ağları, derin yapay sinir ağları kaplıyor. Ama bunlar zaten arkadaşlar 60-70'lerden beri olan teknikler çoğu. Yani gelişmeler tabii ki çok ciddi gelişmeler oldu. Aslında zaten onlar sayesinde bu haldeyiz şu an. İlerlemeyi kaydettik. İşte stochastic gradient descent örneğin hani o optimizasyon tarafındaki ve onun türevleri bu approximate iteratif optimizasyondaki hızlandırma, ilerleme, işte batch normalization dediğimiz şey var. 2012 miydi? Datanın normalizasyonu ve ara katmanlarda normalizasyonu. İşte dropout dediğimiz overfitting'i engelleyen üniteler gibi çok sayabileceğim. İşte son yıllarda tabii ki attention transformer, bu algoritma tarafındaki o yenilikler, verimlileştirme, hızlandırma, optimizasyonu daha istediğimiz lokal minimaya doğru götüren algoritmalar sayesinde aslında buradayız. Bunları aslında hızlı geçebilirim. Hepimiz biliyoruz ki artificial intelligence'da tabii ki nihai amaç genel yapay zeka, yani insan beynini her haliyle dimension'ıyla taklit eden diyelim sistemler, ama şu an derin öğrenmeyle dar yapay zeka tarafındayız. İşin 2000'ler öncesi 1900 yani 19. yüzyılda daha çok kural tabanlı yapay zeka denince sistemler, işte mantık tabanlı bu sembolik lojik tarafındaki sistemler, ama bunlar sahada gerçekten beklenilen hani o AI hype'ını sağlayamamış, çalışmamış yeteri performans seviyesinde sistemler. Ama bu 2000-2010 sonrası makine öğrenmesi, derin öğrenme tarafındaki bu az önce bahsettiğim hani devrimle şu anki bulunduğumuz yerdeyiz. Belki bunlardan bahsedilmiştir. Hepimizin görmüş olduğu bir timeline. Image tarafında, vision tarafında 2015'te bu bir object recognition, sınıflandırma problemi ImageNet üstünde. 2015'teki performanslarıyla bu convolutional neural network'ler artık human, %5 hataydı human sağ tarafta. İnsan performansını geçmiş durumda. Ben hani kural tabanlı sistemleri çoğumuzun bildiğini düşünüyorum. İşte karar ağaçları örneği var bir tane. Ama hani genel framework aslında ne oluyor? Bilgi, information, değil mi? Input datayı, bu parametreleri veya feature'ları diyelim veya raw ham veriyi aslında toparlayıp bir tensör, X tensörüyle veriyoruz modelimize, değil mi? Artı bir label eğer supervised learning problemi ise. Burada bir machine learning, deep learning modeli çok derin olabilir. Öğrenen bir model, yani öğrenen algoritmalar şu an tabii hep çalıştığımız AI ve bir prediction yapıyoruz çıkışta. İşte burada tabii bu prediction'ın doğruluğuna, yanlışlığına göre, değil mi, düzeltiyoruz sonuçları. Yani bu aradaki hani modelin işte derinleştirilmesi ve az önce bahsettiğim gibi işte convolutional modeller olsun, recurrent modeller. Yine bunlar 2000 öncesi varsaydı da yine de bahsettiğimiz algoritmik optimizasyon gelişmeleriyle gerçekten büyük veriler üstünde parametre sayıları gerçekten çok büyükleştirilerek işe yarar hale geldi. İşte örnekler gerçekten etkileyici, günlük hayatımızda kullandığımız örneğin arama motorları zaten. İşte arama motorunda bir kelime search ederken onu tamamlayıp size bir sonraki kelimeyi yazacağınız tahmin etmesi. Resimlerimizi sürekli gruplandırması, taglemesinden tutun. Az önce verdiğim Computer Vision Recycler örneği. Benim bugün değinmediğim Deep Reinforcement, bu derin pekiştirmeli öğrenme, stratejik oyunlar aslında. Karar verme, agentların etkileşimi environment'la üzerine. Hepimizin bildiği AlphaGo geçen yıllarda Go oyununda dünya şampiyonunu yendi. Ve yine az önce Pınar Hoca'nın anlattığı gunlarla bu Nvidia'nın Style Gun, thispersondoesnotexist.com'a bakarsanız gerçekten realistik ve hani gerçek hayatta olmayan kişilerin yüz resimlerinin üretilmesi bayağı ciddi bir şekilde realistik hale gelmiş durumda. Yani bunların hiçbir örneği, bu gösterdiklerim şu an o sayfadan hani gidip her yenilendiğinizde yeni bir resim üretiyor.
Sosyal servis robotlarını pandeminin başında bahsettiğim için koydum. Tabii ki AI bunların içinin vazgeçilmez bir parçası. Bir yandan konuşmanın sonunda da bahsedeceğim ama hani etik tarafı yapay zekanın yanlılık, işte dezavantajlı gruplar, minority'ler, farklı ırklar, kadınlar için özellikle hani bugün belki bunu bahsetmek lazım. Hepiniz duymuşsunuzdur. Bunları bilmek gerekiyor, bu örnekleri, ki bu algoritmaları geliştirirken dikkat etmek açısından. Geçmiş senelerde Google'da iş aramaya için girildiğinde en high level, işte executive job'larda onların örnekleri, ad'leri kadınlara değil daha çok erkeklere döndürülüyor. İşte o tip örnekler, resimler geliyor gibi. Sıkıntılar halen de devam ediyor. Google'daki geçen aylarda görmüşsünüzdür. Bu ayda bir tane işten atılma oldu. Çok ünlü bir siyahi AI etik çalışan bir çalışanlarını işten attılar. Yani şu an bu Big Tech AI'ın monopolisi elinde. Orada büyük bir etik bir tartışma var. Bunları da siz veri bilimcilerin, özellikle kadın veri bilimcilerin ve yapay zeka, zaten ikisi iç içe, çok iyi takip etmesi, farkında olması gerektiğini düşündüğüm için vurgulamak istedim. Bazı problem geçen sene yaşanan, örneğin content checking. Bunu hala insanlar kadar iyi yapamıyor. Örneğin galiba bir sivil toplum örgütünün Suriye'deki ISIS üzerine işte tweet veya YouTube'daydı galiba yazılarında, videolarında bu otomatik content checker AI based bu terörist veya zararlı olarak ilan ederek o sayfayı kapatıyor ama aslında bu bir NGO, yani sivil toplum kuruluşunun Suriye'de çalışan sayfası çıkıyor gibi. Halen tabii ki çok yapacağımız iş var burada. Şimdi ben bu genel şeyi gösterip biz lab'da neler yapıyoruz söyleyeyim. Dedim ki zaten bir tensöre dönüştürülmüş bir input representation temsili her şey olabilir. Görsel veri, işte video, metin olabilir, işte predictive maintenance dediğimiz öngörücü bakım. Örneğin bir cihazın ne zaman hata yapacağını tahmin edeceksiniz. İşte onun geçmiş loglardan ölçümler, işte titreme, vibrasyonu, ısısı, nemi, çevresindeki ölçümler, işte belki rüzgar türbününde bir rotor diyelim, bu frekans, dönüş frekansı veya hızından tutun. Her türlü veri, ya müşteri hareketleri, recommendation tavsiye sistemlerinde gibi yani güzelliği biraz bu oldu. Hepimiz aslında problemi hani soyut bir halden burada gerçekten numerik, sayısal bir hale dökebiliyoruz eğer girdisini ve çıktısını anlayabiliyorsak. Bu tensörler ortada kompleks bir derin modele sokuyoruz. Çıktıda da yine bir output representation, o da bir aslında tensör, bir set of tensors. Burada bahsetmediğim bir önemli nokta, hepiniz farkındasınız. Eğer hani derin öğrenme çalışıyorsanız mutlaka şu platformlarda çalışıyorsunuzdur. Ben mesela PyTorch'ta çalışabiliyorum. Öğrencilerim lab'da PyTorch, TensorFlow, birçoğuna hakimler. Bunlar gerçekten işimizi çok kolaylaştırdı. Birçok hani modüler üniteye oradan ulaşabiliyoruz. Optimizasyonlara ulaşabiliyoruz. Kendimiz onların içine yeni objektif fonksiyonlar ekleyebiliyoruz. Gerçekten yeni yapay zeka devriminin aslında, bunu da söylemek lazım, algoritma tarafında zaten bu kütüphaneler, bu platformlar. Şimdi neler yapıyoruz lab'da? Örneğin geçen sene mezun olan bir lisansüstü öğrencim derinlik haritası tahmini üzerine bir tez yaptı. Bu derinlik yani neden önemli? 3 boyutlu bir sahne, yani zaten 3 boyutlu bir ortamda yaşıyoruz. Anlamak için bizim resimlerden aslında derinlik bilgisini eğer kestirebilirsek yapıyı, değil mi, içindeki structure, objeleri konumlandırabiliriz. O zaman navige edebiliriz rahatlıkla. İşte virtual reality, augmented reality gibi testlere bu bize faydalı olur. Object recognition tabii ki gibi testlere faydalı olur. Bunu yapmak için az önce şu gösterdiğim framework vardı ya, aynısı aslında. Hepimizin anlattığı modellerde bunun gibi bir veya birkaç network. Mesela GAN'larda da aynı model ama 2 tane network birbiriyle, belki bazen 3-4 tane model birbiriyle interact ederek çalışıyor. Bahsedeceğim birazdan. Mesela bunda bir regresyon problemi gibi düşünün. Input tensörü aslında 2D bir veri.
Arada ben buraya bilerek UNet tipi bir yapı çizdim. Autoencoder, bir encoder. Evet, bir encoder tabii ki, sonra decoder burada. Encode bilgiyi kodluyorum. Genelde size küçülebilir, dimension. Tekrar onu aynı boyuta, orijinal veriyle aynı boyuta çıkarıyorum. Çıktıda da bu derinlik haritasının bir tahmini ve tabii ki elimde bir ground truth var ki buna ne kadar yakın olduğunu ölçerek bu network parametrelerimi, model parametrelerimi güncelliyorum. Burada relative depth, bu depth'te veri kümesi elde etmek çok zor, gerçek ölçümleri yapmak metrik olarak. O yüzden son senelerde işte örneğin bu obje bu objenin önünde gibi relatif ölçümleri veren ve sparse ölçümler veren datasetleri geldi. Biz de burada bir ranking loss, işte burada ne gibi yenilikler yapabiliyorsunuz? Size bir örnek olsa. Bu ranking, pairwise ranking'i bir loss fonksiyonu, objektif fonksiyonu, optimizasyona katarak depth tahminini iyileştirme üzerine bir çalışma yaptık. İşte burada örneğin bazı Alican Mertan adlı öğrencimin tezinden örnekler. İşte gördüğünüz gibi ağaç burada dark, daha yakın, koyu renkli, işte daha ileride olan, geride olanlar daha açık renklerle renklendirilmiş haritalar. Daha sonra bunu bir adım ileriye götürüp biz burada bir yandan çıktıda sadece bir tahmin haritası, işte depth haritası değil de yanına bir de uncertainty, yani bir belirsizlik haritası katabilir miyiz şeklinde bu modeli geliştirdik. Burada Gaussian matematiksel tarafta da yeniliklerimiz var. Derinliği bir Gaussian modele oturttuğumuzda uncertainty'yi de bunun aslında varyansıyla modelleyebildik ve loss'u da probabilistik bir ranking loss'a çevirdik. Böylece Gaussian'lar üzerinden o çok güzel bize closed form bir expression verdi. Ve çıktıda da bu sefer örneğin mesela 2 boyutlu resim solda. Şu örneğe bakalım. Güneş ufukta, ileride. Mesela depth haritası, çoğunlukla bu modeller tabii ki hatalar yapabiliyorlar. Görüyorsunuz burada güneş aslında çok uzakta ama muhtemelen onu bir top veya daha önde olabilecek bir obje gibi algıladığı için burada koyu renkli, yani düşük depth değerinde. Ama confidence, yani güvenilirlik haritasında bu düşük confidence'da geliyor, koyu renk. Yani aslında bu bir feedback olarak tekrar algoritmaya geri beslenebilir. Yani sahadaki çalışmalarda veya hani oraya onun üzerine gidilebilir. Hani dikkat edilir o bölgeye, oraya bir refinement yapılması gerekir gibi durumlar için çok önemli bir nokta bu. Başka bir öğrencim, yüksek lisans öğrencim, Gülçin'in tezinde GAN'larla nasıl bu realistik jenerasyonu, diyeyim, üretimi nasıl ilerletebiliriz GAN'larda diye bir soruyla çıktık. Ne yapıyor GAN'lar? Pınar Hoca bahsetti. Pınar Hoca'nın çalışmasında gerçi image to image translation, yani bir resim ve hani stil resmi birbirine transform etme problemi. Burada vanilla GAN dediğimiz orijinal, yani ilk çıkan GAN'larda bir gürültü dağılımı, normal dağılımdan örnekliyorum bir vektörü. Jeneratör network'ü bana örneğin bir yüz resmi üretiyor. Bir ikinci modelim var, diskriminatör değil mi? Bunun ne kadar realistik olup olmadığını söylüyor. Biz burada şöyle düşündük. Biz eğer burada buraya self supervision sinyali, yani ekstra bu hem jeneratörü hem diskriminatörü besleyecek ekstra bir sinyal besleyebilir miyiz? Bunun için de aslında yapboz fikrinden esinlendik. Bu resimleri biz hem bir üretilen resim hem de gerçek bir veri dağılımında resmim var, veri kümemde. Bunları yapboz gibi karıştırıyoruz, shuffle ediyoruz. Bir yandan da bunları deshuffle etmeyi, yani yapbozu çözmeyi öğrenen diskriminatöre katmanları ekledik. Böylece bu bilgiyi diyelim loss fonksiyonuna hem diskriminatöre gerçek mi yoksa değil mi, hem de bu sıralama, permutation, yani o deshuffle bilgisini de yine diskriminatöre ve jeneratöre besleyerek yapıyı öğrenmeyi ilerletmek üzere bir çalışma yaptık. Gülçin'in tezinde Image Processing konferansında sundu. Burada bazı örnekler oradan işte eğer bedroom resimleriyle üretiyorsanız size çalıştırıyorsanız bu deshuffle gun'ı size işte bedroom yatak odası
ortam sahneleri üretiyor veya işte kilise resimleri datasetiyle train ediyorsanız kilise resimleri üretiyor. Tezde ve bir ilerlettiği çalışmasında bunları tabii ki baseline modellerle karşılaştırdık. Yine az önce Pınar Hoca bahsetti. Bunların ölçümü, sayısal ölçümü hala açık bir konu. İşte Freshe Inception Distance denilen FID metriklerini hesapladık, raporladık ve baseline'a göre bunların improvement'ını gösterdik. Örneğin bu size örnek bir master tezi çalışması. Başka bir öğrencim, belki biraz hızlı geçebilirim. Süper çözünürlük ve renklendirme üzerine master tezi yaptı Furkan geçen sene. İşte yüksek çözünürlüklü bir uydu görüntüm var ama renkli değil, tek band. Bir de yüksek çözünürlüklü düşük çözünürlüklü renkli bir görüntüm var. Bu ikisini birleştirerek nasıl yüksek çözünürlüklü bir görüntü elde edebilirim? Burada ki fikir şuydu, Super Resolution'da daha çok şunu gördük. İnsanlar bu iki resmi şöyle yapıyorlar, bunu upsample yani yüksek çözünürlüğe atıyorlar. Bu iki resmi birleştirerek direkt Super Resolution resmi elde etmeye çalışıyorlar. Ama bu aslında burada bu iki resmin çözünürlük seviyeleri arasında gerçekten ciddi bir fark var. Yani bunu ne kadar upsample etseniz de bunun kadar net bir çözünürlüğü yok aslında. Hani gerçek hayatta olmuyor. Onun yerine biz dedik, bu renkli görüntüyü biz grayscale, renksize çevirelim ve bunu renklendirmeyi öğrenelim. Yani burada hani bir aslında paradigma değişikliği diyeyim bu problemde. Böylece bu grayscale resmi renklendirmeyi öğrenirken aslında çözünürlükten de hiçbir şey kaybetmemiş oluyoruz. Ben girdiye bundan sonra eğittiğim zaman o network'ü bu grayscale veya tek bantlı resmi verdiğimde renklendirilmiş halini bana üretmesini istiyorum. Onu da işte böyle yine bir autoencoder diyelim. Bir enkodlama ve dekodlama. Yani bir extraction aslında. Feature extraction, feature transformation ve tekrar bir image sentezleme süreci var. Ve burada da tabii hem color hem spatial detail üzerine yoğunlaşıyor ve yine bir diskriminatör var. Ne kadar gerçekçi olup olmadığını değerlendiren. Bunu yaptığımız zaman gerçekten örneğin traditional yani klasik super resolution yöntemlerinde gayet bulanık görüntüler bu çözünürlüğü arttırılmış görüntüde alırken bizim bu teknikle renklendirme ve aynı zamanda çözünürlük arttırmada aslında renklendirmeye dayalı olanında çok daha keskin çizgiler olduğunu gördük. Böyle birkaç örnek gösterebilirim. Hızlıca yaparak bitireyim. Geçen yıl öğrencilerim continual learning üzerine aslında çalışmaya başladılar. Bunlar lab'da mesela bir araya geliyorlar. Böyle bir işte continual learning workshop'ı yarışması var. Hadi katılalım şeklinde. Bu onların fikriydi, Yusuf ve arkadaşlarının. İşte hafıza modellerinde kısa vadeli, uzun vadeli hafıza tekniklerinde. Biz bunun çıkışını anlatayım, olmazsa öyle bitireyim. Katastrofik unutma problemi dediğimiz bir problemden bahsetmiştim demin. Yani bir süre sonra bu neural network modelleri verinin dağılımı değiştikçe arkadaşlar önceki veri eski verilerdeki dağılımı özellikleri unutmaya başlıyor. Buna katastrofik forgetting problemi diyoruz. Bunu çözmek üzere çalışan alan da continual learning. Bu da güzel bir alan, tavsiye ederim. Burada değişen bu data distribution'a nasıl daha aslında kendini ayarlayabilen bir network veya model üretebilirim sorusuyla çıktığımızda bu basit bir fikirdi ama final grubuna kaldığı için öğrenciler bahsetmek istedim. İşte bu batch'ler içinde loss fonksiyonundaki ne kadar kötü sonuç verdiğine göre unutulmamak üzere bazı örneklerin örneklenmesi, mini batch wise dediğimde işte o bizim hani örneklediğimiz optimizasyonda mini batch'ler var ya, onların içinden bazı örnekler sonraki mini batch'lere, bir de tüm genel bu farklı ortamlardan gelen batch'lerde de aynı şekilde önemli örneklerin optimizasyona ara ara yedirilmesiyle biz böyle bir sürekli öğrenme mantığını aktive etmeye çalıştık. Fena da değil. Yani hani biraz burada incremental sonuçlar, baseline teknik eksi bu iki fikrinde olmadı 91 iken işte 0.72%'lik bir
Bu Core 50 dataseti yeni çıkan zaten bu Continual Learning'de yarışması yapılan böyle bir accuracy elde ettiler. Bence de bu güzel bir örnek çalışmaydı. İşte başka bir öğrencim, artık buna girmeyeyim, point cloud'lar üzerine bahsetmiştim demin. Nasıl bu networkleri, modelleri çalıştırabiliriz? Nasıl sınıflandırırız, segmente ederiz? Ve bazı endüstriyel projeler var. Birer kelime bahsedip bitireceğim çünkü süremi aşıyorum. Geçmiş projelerden bu çok aslında basic bir sınıflandırma problemiydi. Envanterinde Migros ne gibi ürünler var? Onu işte bir resim çekip hemen bir uygulamadan işte bu soğutucudur, bu rektir gibi, müşteri arabasıdır gibi bir çalışma onlarla yapmıştık. İşte bir çalışmada örneğin bu vision bilgisi gerektiren bir çalışma, işte balık göz kamera, bunun lens distortion'unun da düzeltilmesi ve insanların bir restoran ortamında takip edilmesi ve işte restoran yoğunluğunun tahmin edilmesi ve buna göre de sipariş miktarlarının ayarlanması üzerineydi ATP ile. Projenin biz bir vision tarafında onlara yardımcı olduk. Bu Burger King onların franchise olduğu için böyle bir çalışma istemişlerdi. Burada 3D Vision'da bahsettiğimiz bazı şeyler, projeksiyon grafikleri var. İşte resimlerden metin okuma gibi, kalite inspeksiyonu gibi çalışmalar devam ediyor. Ben örnekleme yapmak istedim genel fikir vermek için. Son bir etik üzerine bir şey. Hani tamam, data preparation, analiz, algoritma development önemli ama yine bununla bitirmek istiyorum. Stephen Hawking'in vefat etmeden önce konuşmalarında, interviewlarında, hani sorulara cevaplarında çok önemli noktalar var. Bu AI, Machine Produced Wealth demiş ama bence bu AI ve Data Science Produced Wealth de diyebiliriz. Bu otomasyon artı AI. Bunun diyor eşit bir şekilde dağıtmazsak toplumda, yani şu anki bu gidişat, işte çok büyük tartışmalar var ya, Google vesaire ile Big Tech gerçekten tekelleşiyor. Bunun eşit dağıtılması olmazsa gerçekten insanlık, birçok insan grubu, topluluğu miserably poor, yani gerçekten kötü şartlarda yaşamaya başlayabilir. Bu çok tehlikeli. O yüzden herkesi veri biliminde çalışan, yapay zekada çalışan, hani herkesi to think not only about how to create AI, hani nasıl yapay zeka ve veri bilimi algoritmaları öğretirizin yanında bunun insanlığa faydalı, eşitlikçi şekilde nasıl kullanılabilir, nasıl o şekilde geliştirilebilir düşünmeye davet ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bizlerle çalışmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim Gözde Hocam bu dolu dolu sunum için. Bence birkaç dakika soru alabiliriz çünkü bundan sonra 2 sunum var ama sonrasında bir kahve molası var. O kahve molasından yiyebileceğimi ben diğer organizasyon arkadaşlarıma önceden söylemiştim. Bir tane soru var, onu şey yapayım. Eda Hanım sormuş. Merhabalar hocam, değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Deep Learning'de Keras ve TensorFlow arasında en spesifik fark nedir? Güzel. Valla ben PyTorch kullanıyorum. Şöyle daha intuitif olduğu benim için, şeyin daha intuitif olduğunu görüyorum. Hani modellerin işte layer'larını kurgulama, datayı load etme, data loader'lar vesaire. TensorFlow'da çok daha o yapıların diyeyim, hani fonksiyonel yapıların çok katmanlı olduğunu görüyorum. Keras da aslında TensorFlow'un daha böyle wrapped, high level hali. Burada benden daha uzmanlar vardır Keras ve TensorFlow'da. Keras da PyTorch'a yakın. Yani aslında Keras TensorFlow'un bir şekilde wrap edilmiş diyeyim, paketlenmiş daha üst seviyeden kütüphaneleri gibi düşünebilirsiniz diyeceğim ama hani şeyi de itiraf edeyim, yani ben hani daha high level çalıştığım için sonuçta bu kadar detaylı, daha da detay soruyorsan veremeyebilirim onu. Ama belki bir fikir vermiştir bu dediklerim. Evet. Orada bir soru yok. Ben bir soru sormak istiyorum. Sizce şimdi bu ya unsupervised learning mi, yani şeysiz öğrenme mi gidişat olacak, yoksa ben şöyle ya da yeniden sorayım. Şimdi bazı alanlarda, görüntü işleme gibi alanlarda bolca veri var. Ama bizim gibi alanlarda, ben computational biyoloji alanında, sağlık alanında çalışıyorum. Bu veri bu kadar bol değil.
Ve çoğu zaman aslında bilgi işte bir ontolojilerde ya da başka türlü bir şekilde storelanmış durumda. Yani bu bilgiyi derin ağlara entegre etmenin üzerine de çalışılıyor, düşünülüyor ama sizin fikrinizi merak ediyorum. Sizce hep yani bu unsupervised mı gitmek gerekecek yoksa başka şekilde hani mesela sizin bu fisheye dediğiniz örnekte bir fizik bilgisini aslında entegre ediyorsunuz sisteme büyük ihtimalle değil mi? Aynı şekilde bilginin de daha efektif bir şekilde derin ağlara entegrasyonu sizce mümkün mü? Çok güzel soru Öznur. Orada mesela bahsettim ya bu self-supervised learning. Yani şeyde çok haklısın. Her şeyi label'layamayız. Evet. Yani supervised learning gerçekten etiketleme istiyor. Çok belirgin tasklar. Şöyle yani her task için aslında yani şu da çok iddialı onu söyleyeyim. Hani unsupervised ben çok genel bir representation, temsil öğreneceğim. Şu anda o da çok bence iddialı. Yine belli bir task ne tip bir veri temsili gerektiriyor? Hani ona yönelik o temsili öğrenme olabilir. Bir gidiş yolu bence bu olmalı. Kesinlikle unsupervised, self-supervised learning. Senin dediğinde de self-supervised learning. Mesela medikal verilerde işte o az veriden belli kendin self-supervision hani sinyalleri oluşturarak değil mi? Hani datayı bozup biz tekrar öğretiyoruz ya. Veriyi büyütmek gibi. Aynen ve sentezlemek, yeni veri sentezlemek bence o yüzden data generation yine tabii unsupervised learning'e giriyor. Değil mi? Veri üretme, üretici modeller. Bir de bence bu self supervision testlerini işin içine katabilme. Bir de aslında şimdi birçok hocamız da çalışmaya başladı. Sadece görüntü değil de metin, hani multimodal mesela doktor tanımlıyor değil mi? Bir sürü metin yazıyor oraya. Hani o bilgilerinde alan bilgisinin metinden de katılması multimodal. Hani sırf görsel değil, metin artı görsel artı oradaki loglanmış veriler gibi. Hepsinin birleştirilmesiyle verinin arttırılması. Çünkü gerçekten dünyadaki, evrendeki çeşitlilik hiçbir zaman hepsini label'layamayacağız. Bu continual learning de o yüzden çok önemli bu arada. Gerçekten şu an çok basit testlerle gösteriyoruz. Mesela objeler var belli ortamlar. İşte mesela çimenlik ortamda top vesaire. Sonra içeride bir yerde. Bunları önce mesela modele o dışarıdakilerle öğretiyoruz. Bir süre sonra mesela onlar değil artık içeridekileri verdiğimizde diğerlerini tanımamaya başlıyor. O lifelong learning dediğimiz hayat boyu öğrenme. Böyle çok önemli. Evet, öbür türlü çok kırılgan modeller aslında bunlar. Bir kurulumda da okey ama sonra başka bir yere taşıdığında. Kesinlikle sahada bunlara çok dikkat edin ve reliability. Evet. O confidence estimation. O yüzden de hani biz de labda o konulara şu an bayağı eğiliyoruz. Çok güzel soruydu ama. Çok herhalde endüstriyle birlikte projeler yapmanın da böyle bir faydası oluyor değil mi? Yani test edildikçe yeni fikirlere de açıyordu. Kesinlikle Öznur harika yine şöyle yani theory drives applications, application drives theory ya o uygulamalar da bizim o metodolojik taraftaki çalışmalarımıza gerçekten besliyor. O uncertainty fikirleri, o reliability fikirleri gerçekten sahada bakıyoruz. Model çok güvenli bir şekilde kendine hata yapıyor. Onu işte hani tahmin etmemiz lazım oradaki uncertainty. O zaman bunu nasıl yapabiliriz diye gidip modellerde uncertainty estimation üzerine çalışmaya başlıyoruz. Continual learning de aynen. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bazı tabii ki arkadaşlar hani bazı akademisyen tamamen kapanabilir. Sırf optimizasyon mesela gradient bu stochastic gradient descent tarafında ciddi girebilirsiniz orada optimizasyon hayattan kopabilirsiniz ama genellikle şu an bizim dalımızda çok da kopmamak lazım. O taraf sizi besleyecek metot yöntem geliştirmenizi. Gerçek hayat ciddi ilham kaynağı. Mesela Pınar Hoca da anlattı çocuğuyla bu çocuk kitapları illüstrasyonlarına eminim bir an herhalde böyle bir ışık yandı. Burada da umuyorum yine ilginizi çekmiştir. Hani bir fikirler vermiştir neler yapabileceğiniz hakkında çalışmalarımız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel dolu dolu bir sunum oldu. Şimdi Fatma hocamı çağıracağım. Ben takip ettim. Merhabalar. Merhaba hocam. Daha da gelmiş burada.
Merhaba. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşürüz. Çok sağ olun. Şimdi merak etmeyin, sizlerin vaktinden çalmayacağım. Fatma Hoca'yı ve Süveyda'yı da çok dinlemeye vaktimiz olacak. Ben Fatma Hocam, önce sizi bir tanıtmak isterim. Tabii buyurun. Hiç yüz yüze tanışma fırsatı bulmadık ama Twitter'da takipçinizim. Çok eğleniyorum Twitter'ınızda. Teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz için de çok teşekkürler. Bir kısaca tanıtmak isterim. Sonra sunumunuzu, isterseniz bu arada siz sunumunuzu da paylaşabilirsiniz. Tabii. Fatma hocamız Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktoral öğretim üyesi olarak çalışmakta. Bilkent Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde lisans derecesini almıştır. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Daha sonra da MPI for Intelligent Systems'da doktora yapmıştır ki bu bilmeyenler için Avrupa'da makine öğrenmesi alanında çok iyi çalışmaların yapıldığı bir yer. 2017-2019 yılları arasında da doktora sonrası araştırmacı olarak VGG Oxford Üniversitesi'nde çalıştı. Genel olarak video işleme, 3 boyutlu bilgisayar görüşü alanlarında çalışıyor. Ve sabırsızlıkla bekliyoruz bugün anlatacağınız konuyu. Teşekkürler Öznur Hocam. Ben de kısa bir giriş slide hazırlamıştım ama siz çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederim tekrar. Siz yine söylemek isterseniz. Peki. Davet için öncelikle çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben bugün size otonom sürüşte görme konusundan bahsedeceğim. Öncelikle belki kısa bir giriş yapayım. Ben çünkü biz diyeceğim konuşma sırasında, bizden kimi kastediyorum. Biz Koç Üniversitesi'nde Autonomous Vision Group ya da kısaca AVG adlı küçük bir grubu yönetiyorum. Aynı zamanda yeni açılan QuizAI Araştırma Merkezi'nin de aktif bir parçasıyız. Burada bizim grup üyelerini görebilirsiniz. Bugün belki özellikle bunu söylemeliyiz. Bu resmi gördüğünde babamın ilk tepkisi şu olmuştu. Neden hiç kız öğrencin yok senin? Bu çok haklı bir tepki. Ben de bu soruyu çok düşünüyorum ve QuizAI'de de kendimize soruyoruz. Üzerinde çalıştığımız bir konu. Böyle bir girişten sonra kısaca kendimi tanıtmak istiyorum dediğim gibi. 2010 Bilkent Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Aynı zamanda Pınar Hoca'nın da öğrencisiyim. 2012'de Boğaziçi'nde master'ımı tamamladıktan sonra 2013 yılında Almanya'da Max Planck Enstitüsü'nde doktoraya başladım. Doktoram sırasında otonom sürüş konusunda Andreas Geiger ile çalıştım. Andreas bu konuda dünyada ilk büyük otonom sürüş veri kümesini toplayan kişilerden biri, Kitty. Duymuşsunuzdur belki, duymadıysanız da az sonra örneklerini göstereceğim. Daha sonra Oxford'da kısa bir postdoc'tan sonra 2019 Eylül'ünden beri Koç Üniversitesi'nde asistan profesör ya da Türkçedeki yeni adıyla doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. Bu böyle kısa bir tanıtmak için kendime, eğer beni tanımıyorsanız. Şimdi de konuşmamın genel bir kısa özetini vermek istiyorum. Bugün size Gözde Hoca gibi, Pınar Hoca gibi genel olarak yapay öğrenme konularından bahsedeceğim. Ama spesifik olarak ben yapay öğrenmenin popüler bir uygulaması olan otonom sürüşten bahsediyor olacağım. Yapay öğrenme bugün birçok örneğini gördünüz. Birçok alt konuları, uygulamaları olan genel bir alan. Biz spesifik olarak benim grubumda bilgisayarla görme üzerinde çalışıyoruz. Hatta daha da spesifik olarak otonom sürüş uygulamasında algı, görme konularından bahsediyor olacağım bugün. Konuşmam temel olarak otonom sürüşe genel iki yaklaşımdan oluşuyor olacak. Modüler yaklaşım ve uçtan uca yaklaşım. Bu ikisinin birbirine kıyasla avantajlarından, dezavantajlarından bahsedeceğim. En sonda vakit kaldığı kadarıyla bizim otonom sürüş grubunda AVG'de spesifik çalışma konularımızdan örnekler göstereceğim. Şimdi kısa bir giriş yaparsak, zaten Gözde Hoca gayet iyi özetledi ama ben de kısa böyle karikatürle özetlemeye çalıştım. Yapay öğrenme nedir? Yapay öğrenme bilgisayarlara kendi başına bir şeyler yapmayı öğretmesi olarak tanımlanabilir. Yani bugün göreceğiniz otonom araçlar gibi otonom sistemler geliştirmek amaç. Bu sadece bir uygulaması, birçok uygulaması var. Birçok örneği de gördünüz zaten. Başta ilk biz bu konuda çalışmaya başladığımızda bilgisayar bilimciler bunu sisteme spesifik talimatlar vererek yapmayı denediler. Yani tek tek her durumda sistemin ne yapacağını tanımlayarak. Son yıllarda bunun o kadar da iyi bir fikir olmadığını fark ettik. Daha iyi bir yol aslında bilgisayarın ne yapmasını istiyorsak onu gösteren veri toplamak ve bu veriyle sistemi eğitmek. Resimlerden mesela kedi tanımasını mı istiyoruz? O zaman yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca kedi resmi topluyoruz. Bunu sisteme kedi olarak öğretmenin yolunu bulduk. Bunun adı da derin öğrenme. Gözde Hoca zaten tanımladı problemi. Verdiğim örnekten de anlaşılacağı üzere biz spesifik olarak derin öğrenmenin bilgisayarla görme, yani
bilgisayarları görmeyi öğretme alanında çalışıyoruz. Şimdi bu veriden öğrenme ya da derin öğrenme önceki birçok algoritmaya göre çok daha iyi çalışıyor bugün. Burada anahtar kelime ama veri, hatta büyük veri. Yani burada büyük veri dediğimde 10 tane, 100 tane, 1000 tane resim, video düşünmeyin. Milyonlarca, yüz binlerce resim en iyi ihtimalle düşünün, örnek düşünün. Otonom sürüş gibi karmaşık bir problemi çözmek istediğimizde, bunu sisteme öğretip otonom sistemler geliştirmek istediğimizde burada gördüğümüz gibi yüz binlerce, milyonlarca örneğe ihtiyacımız var. Bizim çalıştığımız veriler genel olarak soldaki gibi normal kameradan çekilmiş sokak görüntüleri ya da işte Gözde Hoca da bahsetti, fisheye kameradan çekilmiş video dizileri. Genelde bu video dizileriyle birlikte bir de sağdaki gibi derinlik ölçen LiDAR sensörleri oluyor bu arabaların üstünde. LiDAR'da etraftaki yüzeylerin, nesnelerin uzaklığını ölçerek burada gördüğünüz gibi 3 boyutlu nokta kümeleri veriyor bize. Bunlar birbirine karşılıklı geliyor. Yani solda gördüğünüz görüntünün aynı zamanda derinlik ölçümü de elinizde olmuş oluyor. İki tür veriyle de çalışıyoruz. Şimdi ben genel olarak bu bahsettiğim yaklaşımlara girmeden önce bir soru sormak istiyorum. Genelde aslında bu benim dersimin de bu arada belki duymuşsunuzdur başka yerlerde, dersimde de ilk öğrencilere sorduğum bir soru. Şimdi belki sosyal medyada ya da işte birkaç yıldır, 5 yıl duyuyorsunuzdur. Birkaç yıl içinde, 5 yıl içinde otonom araçları sokaklarda göreceğiz. Özellikle Elon Musk gibi insanlar bu açıklamaları yapıyorlar. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Otonom sürüşü tamamen başardık mı, başaramadık mı? Oylamada sormak istediğim soru buydu. El kaldırabilirsiniz belki, bilmiyorum. Oy kullanabiliyor musunuz şu anda Öznur Hocam? Eğer otonom sürüşü tamamen başardığımızı... Okey. Bakayım. Tamam. Oldu. Yaptım. Oldu. Süper. Tamam. Soru şu. Eğer otonom sürüşü tamamen başardığımızı düşünüyorsanız evet diye oylayın. Başarmadığımızı düşünüyorsanız hayır diye oylayın. Biz oylayamıyormuşuz panelistler olarak. Sanırım şu an siz oyluyorsunuz. Sonuçta göremiyorsunuz değil mi Fatma Hocam? Ben görebiliyorum. Yok. Siz görüyor musunuz? Ne diyorlar? Nasıl bir yorum var? Ne zaman bekleyelim mi biraz? 27 tamam. saniye, 28 saniye diyor. Ya da durabiliriz ama şu an %70'i katılımcıların oyladı. Hı-hı. Artıyor. Birazcık daha bekleyelim. Tahmin bu arada sizce evet hayır yüzdesi kaç olacak? Bilemiyorum. Genelde bu soruyu soruyorsa hayırdır diyorlar. O yüzden belki %100'e yakın hayır çıkar. Derste en azından öyle oluyor. Tamam. Söylüyorum o zaman. %85 hayır. Evet, tahmin ettiğimiz gibi. Teşekkürler Öznur Hocam bu başarılı oylama için. Şimdi hayır diyeceğinizi ben tahmin ediyordum aslında. Sınıfta da bir kişi falan evet demişti. Burada ben bu soruyu sormamın sebebi şu: anahtar kelime tamamen buradan. Yani neden başaramadık diye size de sorabilirim. Tamamen kelimesi. Bu kadar yatırıma, yani bu konuda çalışan bu kadar zeki insan şirketlere rağmen neden hala başaramadık? Dediğim gibi anahtar kelime tamamen başaramadık. Aslında çok başarılı sistemler var. Boş bir otobanda başka araçlar, yayalar olmadan hep aynı hava koşulunda giden araçlar şu anda hazır. Yani giderseniz Google'un etrafında da bunlar böyle yemek dağıtıyorlar falan, o tür şeyler mümkün. Muhtemelen birçok şirkette izin verilse bunları satmaya başlayabilir. Ama soru şu: ya kalabalık sahneler, yani başka araçların, yayaların tahmin edilemeyen, öngörülemeyen şekilde hareket ettiği karmaşık dinamik ortamları düşünün. Tüm bu olası durumları genelleyip başarıyla hareket edecek ve hatta bunu gerçek zamanlı yapabilecek sistemler henüz geliştiremedik. Bu hala aktif araştırma konusu. Benim de grubumda çalıştığımız konular. Diğer bir sebep de, ana bir sebep de bu algoritmaların doğruluk oranları. Olası durumların %99.99'unu çözseniz bile o kalan %0.01'lik durumlar için tam o zaman o durumlarda da araç kaza yapsın diyemiyorsunuz. Çünkü bu hesabı oturup yapınca, ki insanlar yapıyor inanın, çünkü çok para var bu işin ucunda, senede onlarca belki yüzlerce ölüme karşılık geliyor bu. Bile bile kabul ettiğiniz bir ölüm oranından bahsediyoruz, ölüm sayısından bahsediyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki insanlar da hata yapıyor. Her yıl trafik kazalarında ölenlerin sayısını düşününce yine bu otonom araçlar daha iyi bir seçenek gibi görünebilir. Ama otonom araçla insanın kaza yapması aynı şey değil. Şöyle aynı şey değil. Her gün belki onlarca trafik kazası oluyor ama duymuyoruz, dikkat etmiyoruz ya da. Ama Uber'ın otonom aracı bisikletliye çarpıp ölümüne neden olduğunda bunu günlerce konuşuyoruz. Ki konuşmalıyız da. Çünkü
Bu hatalar bizim çözebileceğimiz hatalar. Bunlar daha iyi sistemlerle önlenebilir kazalar. Tamam, şimdi bu genel bir girişti. 2 tane ana sebebi var. Ana sebebin, yani daha fazla sebebi var da 2 ana sebebi bence bu. Şu an hala tamamen otonom sürüşü başaramamamızın sebebi. Şimdi dediğim gibi benim konuşmamın büyük bir kısmı otonom sürüşe 2 yaklaşımdan oluşuyor olacak. Yaklaşımlara geçmeden önce size genel bir pipeline'dan bahsetmek istiyorum. İlk olarak az önce gösterdiğim gibi aracın çeşitli sensörlerinden gelen yüksek boyutlu veriyle başlıyoruz. Bu buradaki gibi o anda aracın gördüğü sahnenin bir resmi, videosu olabilir. LiDAR'dan gelen point cloud olabilir. Buna ben sensör girdisi diyeceğim bundan sonra ve sadece bu resimle göstereceğim. Ama dediğim gibi siz bunu herhangi bir sensörün çıktısı olarak düşünün. Bu sisteme girdi oluyor. Ben de sensör girdisi diyeceğim. Bu arada bu çevirileri kendim yaptım. Çok emin değilim. Yani TÜBİTAK Sözlüğe baktım, birçok Ethem Hoca'nın kitabına baktım, bulamadığım şeyler oldu. Kendim çevirdim, özür diliyorum öncelikle yanlış çevirdiysem. Sonra devam ediyorum. Tamam. Şimdi bu sensör girdisi var elimizde. Bu sensör girdisinden, yüksek boyutlu sensör verisinden düşük boyutlu kontrol değişkenlerine bir fonksiyon öğrenmek istiyoruz. Amacımız bu sensör girdisini aracı hareket ettirmemizi sağlayacak kontrol değişkenlerine maplemek. Kontrol değişkenlerinden kastım, bunlar aracın nasıl hareket ettireceğini belirleyen gaz, fren gibi ya da direksiyon açısı gibi değişkenler. Aslında bu çıktıları siz de yorumlayabilirsiniz. Yani direksiyonu kaç derece sola sağa çevireyim, gaza mı basayım, frene mi basayım gibi düşük boyutlu kontrol değişkenleri. Dediğimde anlamanız gereken şey bu 3 şey. Aracı kullanmanızı sağlayacak 3 şey. Şimdi neden yüksek boyutlu, düşük boyutlu diyorum? Çünkü resimleri düşünürseniz binlerce piksel var değil mi? Ama bu kontrol değişkenleri ona göre sayıca az oluyor. O yüzden düşük boyutlu diyorum. Dediğim gibi ilk yaklaşım modüler yaklaşım. Bu aynı zamanda standart yaklaşım otonom sürüşte. İlk insanların aklına gelen yaklaşım. Olası farklı görevleri yerine getirmek için aklınıza gelebilecek işte objeleri tanıma vesaire vesaire gibi yöntemleri yerine getirebilmek için bu küçük kutucuklarla gösterdiğim modüllerden oluşuyor. Yani bağımsız geliştirip, eğitip, test edebileceğiniz farklı modüller var. Bu yüzden adı modüler yaklaşım. Ne gibi modüller? Mesela ilk modül, ilk seviye algı dediğimiz derinlik hareket algısı gibi görevler. Bu arada bu modüller projeye, gruba, şirkete göre değişebilir. Bu sadece bir örnek. Farklı bölmeler mümkün. Buradaki benim bahsedeceğim modüler yaklaşım aslında bilgisayarla görmenin kurucusu kabul edilebilecek David Marr'ın kitabında önerdiği taslağa göre yıllardır takip edilen bir ayrım. İlk aşamada daha basit, böyle piksel seviyesinde tahminler, tek başına anlamı olmayan yerel tahminler. Bir de insanların efor sarf etmeden, hatta fark etmeden yaptığı tahminler. Yani siz aslında baktığınızda ortamın derinliğini algılayabiliyorsunuz, hareket eden bir şey var mı yok mu algılayabiliyorsunuz ama bunu hani düşünmüyorsunuz. Ben şimdi hadi tamam derinliğini ölçeyim, şundan daha uzak, bu kadar uzak falan gibi özel olarak çaba sarf etmeden yaptığınız bir şey. Ama bunu aracın yapabilmesi için algoritmalar geliştiriyoruz. Benim de genel doktoramda yoğunlaştığım kısmı buydu. Dediğim gibi bu kısmı ilk seviye algıyı derinlik, hareket gibi yerel tahminler olarak düşünebilirsiniz. İkinci, bunun üzerine daha sahneyi yayalar, araçlar, kaldırımlar gibi semantik öğelere ayrıştırma. Bu adım etraftaki nesnelerin bulunmasını, tanınmasını, takip edilmesini içerebilir. Daha önce semantik bir anlam yüklememiştik. Sadece hareket eden bir şey var mı yok mu piksel seviyesinde bir tahmin yapmıştık. Şimdi onları gruplayıp belki belli bir bölgeye semantik bir etiket bulma, semantik bir etiket atama gibi düşünebilirsiniz bu kısmı. Sonraki aşamada bu bilgiler ve belki varılmak istenen nokta ya da işte oraya varmak istediğimiz süre ışığında bir plan hazırlıyoruz. Bu arada modüler yaklaşımı boru hattı gibi gerçekten pipeline olarak düşünebilirsiniz. Birbirine bağlı modüllerden oluşan bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Önceki modüllerin çıktısı sonrakilerin girdisi olacak şekilde genelde tasarlanıyor. Tabii hani bu böyle ard arda olmak zorunda değil. Mesela ilk seviye algı, yol planlama ya da direkt olarak girdi olarak girebilir. Bu tamamen sizin dizaynınıza bağlı. En sonda bu plana göre araca kontrol değişkenleri şeklinde komutu verme ve aracın hareket etmesini sağlayan kontrol birimi. Burada gördüğünüz bu 4 modül, dediğim gibi sadece bir örnek. Başka daha ayrıntılı modüler yaklaşımlar da mümkün. İlk ikisi genelde derin öğrenme yöntemleriyle çözülüyor. Sonra ilk ikisi daha klasik arama algoritmaları, kontrol yöntemleriyle çözülüyor. Ama yeni yol planlamada da bir takım nöral ağlar, sinir ağlarıyla
yaklaşımlar görüyoruz yeni. Uber'dan özellikle. Şimdi bu yöntemi anladık, analizini yapalım. Neden modüler yaklaşım? Neden modüler yaklaşım kullanmalıyız? Bir kere tarihi açıdan computer scientist, yani bilim insanları için, bilgisayar bilimciler için sürüş problemi bütün olarak çok zor bir problem. Verildiğinde direkt çözmesi bu problemi baştan sona kolay bir problem değil, büyük bir problem. Yine böl fethet mantığıyla, divide and conquer mantığıyla problemleri birer birer çözmeye başladılar. Ama şimdilerde tercih edilmesinin sebepleri var. Bunlardan ilki yorumlanabilir olması. Yorumlanabilirden kasıt, diyelim araç kaza yaptı. Dönüp neden diye sorduğumuzda bunu fark edilemeyen bir nesneye, kaçırılan bir yayaya, uzaklığı yanlış tahmin edilen bir engele bağlayabilirsiniz. Yani geri dönüp sebep neyse bulabiliriz. Sistemin hatalarını sistematik bir şekilde analiz edip iyileştirmeye, bunların üzerinde çalışıp geliştirmeye yoğunlaşabiliriz, değil mi? Bu çok önemli bir bilgi. İkincisi de bunun kolayca paralelleştirilebilir olması. Diyelim kendi şirketinizi kurdunuz. Her bir modül için farklı bir takım oluşturup o takımlara bu modülü görev olarak verip paralel olarak aynı anda tüm sistem üstünde çalışabilirsiniz. Aynı anda bütün sistemi farklı kişileri, farklı modüllere assign ederek geliştirebilirsiniz. Diğer bir şey de teknik olarak daha çok bu prior dediğimiz insanların önceki sürüş bilgilerini sisteme kolayca dahil edebiliriz. Bu sürüş bilgilerinden kastım her şey olabilir. Mesela trafik kuralları olabilir. Trafik kurallarını sistemin kendisinin öğrenmesini beklemek yerine planlama modülüne kodlayabiliriz mesela. Kırmızı ışıkta dur. Bu hani değişmeyecek bir kural. O yüzden onu kodlamakta bir sakınca yok. Aynı şekilde kontrol modülünde araç dinamiğini gözeterek daha verimli çözümler geliştirebiliriz. Bu elle kodlayamadığımız başka her şey için de mesela yayaların nasıl görüneceği, işte bir yaya deyince aracın nasıl bir şey bekleyeceği kısmını da veriden öğrenebiliriz. Burada öğrenme kısmında da dezavantajlara geçiş yapmak istiyorum. Bunlar avantajları. Dezavantajları, sistemin öğrenen kısımları bir amaca göre eğitiliyor. Ama bu amaç sürüş değil. Yani modüler yaklaşımda sürüşün kendisi amaç değil. Objeyi tanıma, objeyi takip etme gibi böyle küçük stop dediğimiz yani alt amaçlar var. Bu da sürüş için optimal temsiller öğrenmemizi engelleyebilir. Yani bu soru çok net değil. Öğrendiğimiz o temsiller aslında sürüş için optimal mi, en iyi temsiller mi sorusu çok net değil. Bu birbirinden bağımsız geliştiren modüller paralel olarak geliştirebildiği için avantaj gibi görülse de aslında bir açıdan da dezavantaj. Çünkü aslında bu problemler çok da birbirinden bağımsız değil. Mesela nesnenin yaya mı araba mı olduğu hareketini etkiliyor, uzaklığını etkiliyor. Ama hatırlarsanız biz bunu uzaklık algılamayı bir modüle koyduk. Nesneyi tanımayı başka bir modüle koyduk. Bu şekilde bağımsız geliştirirseniz birbirinden yararlanmasını engellemiş oluyorsunuz. Yani bunların birbirlerini etkilemesi, geliştirebilmesi mümkün. Ama biz ayrı modüllerde çözdüğümüzde bu fırsatı kaçırmış oluyoruz. Son nokta da yine ilkine benzer. Biz burada tekrarlıyorum, sürüş problemini çözmüyoruz. Aslında her modülde başka bir problem, sub problem çözüyoruz. Mesela nesne problemini çözerken sürüş için önemli mi değil mi düşünmeden algoritmanın bütün nesneleri bulmasını bekliyoruz. Bu nesne bulma algoritmasının performansını değerlendirirken 50 metre ötedeki yayayla hemen önümüzde çarpsak kaza olacak yaya eşit önemde. Aslında bir bakıma bu uzaktaki sürüş için alakasız nesneleri bulup takip etmeye çalışırken biz efor israf ediyoruz. Kapasitemizi israf ediyoruz. Bu şekilde. Yani sonuç olarak modüler yaklaşım özellikle yorumlanabilirlik, paralellik, önceki bilgileri dahil etme gibi açılardan iyi, avantajlı. Ama direkt sürüş odaklı olmadığı için biraz da dezavantajlı. Bu da bizi direkt sürüş odaklı ikinci yönteme getiriyor. Uçtan uca yaklaşım. Diğer gözlemlerden yani sensör girdisinden aksiyonlara bir fonksiyon öğreniyoruz. Bu fonksiyon da genelde yapay bir sinir ağı oluyor. Yani az önce bahsettiğim her şeyi, bütün o obje bulmayı, planlamayı, araç kontrolü tek bir network ile yapıyorsunuz. Tek bir sinir ağıyla öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu şuna karşılık geliyor. Verdiğim resme bak, bana ne yapacağımı söyle. Sağa mı gideyim, gaza mı basayım, frene mi basayım? Çıktı bu. Burada tahmin edeceğiniz gibi uçtan uca yaklaşım sonradan geldi. Yani modüler yaklaşım önce geliştirildi. Ve modüler yaklaşımın zayıflığına bir cevap olarak geliştirildi aslında. Sürüş için neyin optimal olduğunu biz tanımlıyoruz.
Bu güvenlik olabilir, konfor olabilir, belli bir zamanda belli bir hedefe ulaşma olabilir. Bunu biz tanımlıyoruz ve sistemin datadan, verdiğimiz veriden öğrenmesini bekliyoruz. Ama burada bir şeyden vazgeçiyoruz. O da yorumlanabilirlik. Neyi öğrendiğini bilmiyoruz sistemin. Bu aslında genel derin öğrenmenin bir problemi. Kullanıcıya göre öğrenilen bu optimal temsiller bir kapalı kutu. Bir hata olduğunda neden oldu bilmenin, geri dönüp araştırmanın, analiz yapmanın yolu maalesef pek yok. Aktif araştırma konusu yine. Ne kadar sürem var bilmiyorum ama sanırım 1-2 dakika daha devam edebilirim. 40 geçeye kadar sorularla dahil yapabiliriz Fatma Hocam. Tamam. O zaman birazcık bahsedebilirim. Uçtan uca öğrenmeye temel 2 yaklaşım var. Biri taklit ederek öğrenme, diğeri pekiştirmeli öğrenme. Bu ilkinde taklit ederek öğrenmede bir uzman sürücü oluyor. Onlardan aracı kullanmasını istiyoruz ve onların her durumda ne yaptığını kaydediyoruz. Sonra bu kaydettiğimiz veriye göre sistemi eğitip sistemin aslında uzmanı taklit etmesini bekliyoruz. Bu bizim bildiğimiz güdümlü mü, denetimli mi deniyor? Denetimli derin öğrenme algoritmalarının aynısı. Başka problem için geliştirilmiş bilinen hızlı algoritmaları kullanabiliriz bu durumda. Ama burada bir problem var. Problem uzmanın çok iyi olması ve bizim bu yüzden olası her durumu gözlemleyemememiz. Bu ne demek? Şöyle ki uzman hata yapmadığı için sistem hata yapıp kendini yanlış bir duruma soktuğunda nasıl çıkacağını öğrenemiyor. Yanlış üstüne yanlış yaptıkça da geri dönülmez yollara girip bu dağılımda ayrışma dediğimiz duruma düşüyor. Yani uzmanın bir dağılımı var. Neredeyse mükemmel, hatasız. Bir de sistemin öğrenmeye çalıştığı, öğrenirken hatalar yaptığı, farklılaştırdığı bir dağılım var. Yani sistem uzmandan farklı tercihler yaptıkça ikisi birbirinden gittikçe uzaklaşıp ayrışıyorlar. Bu da bizi tam olarak bu probleme çözüm olarak pekiştirmeli öğrenmeye getiriyor. Pekiştirmeli öğrenmede algoritmanın kendi keşif yeteneği var. Bir karar verip sonra bunun sonucuna göre bir aksiyon geliştirip o aksiyonun sonucunu gözlemleyebiliyor. Bu yeteneği sayesinde farklı olası durumları deneyimleyip iyi olanları seçmeyi öğrenebiliyor algoritma. Tabii biz burada bilgisayar bilimci olarak neyin iyi, neyin kötü olduğunu bizim belirlememiz gerekiyor. Ama o da o kadar zor değil. Trafik ışıklarına ya da kurallarına uymak iyi, yayaları ezmek, başka araçlara çarpmak kötü gibi ödül ya da ceza sinyalleri koyabiliyoruz sisteme, kodlayabiliyoruz. Bunun potansiyeli çok yüksek çünkü bu tanımladığımız sinyallere göre birçok koşulda insanlardan daha iyi, daha verimli olma potansiyeline sahip. Ama tahmin edersiniz ki bunu gerçek dünyada yapmak çok zor. Yani şöyle düşünün, ben şu yayaya çarpmayı deneyeyim, bakalım kaç puan kaybedeceğim gibi bir şey söz konusu olamaz. O yüzden genelde simülasyonlarda eğitiliyor. Diğer taklitle öğrenme yöntemlerine kıyasla da bu sistemin eğitilmesi çok daha uzun sürüyor, çok daha zor. Ve şöyle de bir problem var, yani simülasyondan gerçek dünyaya geçerken çalışacak mı çalışmayacak mı sorusu henüz cevaplanabilmiş değil. O da aktif araştırma konusu. Bizim grupta, Autonomous Vision grubunda genel olarak şu ilk 2 modüle yoğunlaşıyoruz diyebiliriz. İlk seviye algı ve sahne ayrıştırma. Bir de yeni son zamanlarda yapay sinir ağlarıyla uçtan uca yaklaşımla otonom sürüşü öğrenme üzerinde çalışıyoruz. Planlama kontrol kısımlarında maalesef pek bir şey bildiğimi söyleyemeyeceğim. Detaylı çalışma konuları için şöyle bir şey hazırlamıştım ama çok derine girmeyeceğim. Soru gelirse belki cevaplayabilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorulara geçebiliriz Öznur Hocam. Tamam. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sunumdu. Şimdi birkaç tane soru var. Ben okumadan okuyacağım. Umarım bir dakika. Alanınız çok, Sahra Hanım sormuş. Alanınız çok ilgi çekici ve gerçekten de önemli. Ama ilk başta değindiğiniz konu kafama çok takıldı. Şu an trafik kazasında 100 kişi ölüyorsa otonom sistemde 10 kişi ölebilir. Peki o zaman şimdilik 10 kişiyi kabul edip 90 kişiyi kurtaramaz mıyız? Örneğin kırmızı ışıkta yaya geçersen otonom araç çarpar. Eğer ki bunu yaya öğrenirse zaten bu engellenir. Böylece gerçek hayatta hem insanları hem otonom araçları entegre edersek verimlilik gitgide artmaz mı? Yani insanlar da otonom araçlara bir yerden sonra adapte olurlar herhalde. İkinci kısmında öyle demek istedim. Evet. Güzel bir soru Sahra. Bunlar şu an birçok insanın kafa yorduğu konular. Eğer çalışmak istiyorsanız da aktif olarak çalışma, etik alanında da birçok çalışma var otonom araçlarla. Bu senin sorduğun soru şeye karşılık geliyor. Troley problem var. Bir tren var. Problemi değil mi? Evet. Yani bu felsefik bir soru Sahra, benim alanım değil. Çok yorum yapmayayım. Ben bu soruyla çok eğleniyorum. Bu soruyla değil de bu soruya insanlara verdiği cevaplarla çok eğleniyorum. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Troley problem diye yazılıyor sanırım tam olarak. Otonom Güzel soru. Bir başka soru daha var. Otonom sürüşle ilgili birkaç yıl önce okuduğum yazıda kaza anında yapay zekanın karar mekanizması ile ilgili etik endişeler var diyordu. Örneğin düz şeritte devam ederken kaza yapmanın kaçınılmaz olduğu bir durumda
aracı sola kırsak bizim araçtan daha büyük bir araca çarpacağız ve bizim hasar görme olasılığımız çok yüksek olacak. Sağa kırarsak bir bisikletliye çarpacağız. Bizim hasar görme olasılığımız çok düşük olacak ama bisikletli için bunu söyleyemeyeceğiz. Bugün bir durumlarda yapay zeka neye göre karar verecek? İnsan hayatının önemine göre mi yoksa üreticisinin çıkarına göre mi karar verecek? Bu alanda son çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Sizin konuda düşünceleriniz nedir? Hep Bunlar etik- çok güzel sorular gerçekten. Yine troley probleminin daha bir değişik formu bu. Aynı soru yani aslında. Ticari açıdan da kaygıları var Ayşe'nin ve bunlar çok güzel sorular bence. Çalışılması gereken sorular. Ben etik alanında çalışmıyorum. Biz bir kod yazıyoruz sadece. Kodluyoruz. Sistemin o şekilde şey olacak değil mi? Yani otonom araçlarda bu soruların da cevabına ihtiyacımız olacak kesinlikle. değil mi? Kesinlikle sosyal bilimcilere çok ihtiyacımız var. Hukukçulara çok ihtiyacımız var. Bu iki alanı da bilen, otonom araçlar konusunu da bilen, aynı zamanda hukuki yöntemleri de çok iyi bilen insanlara çok ihtiyaç var. Gerçekten güzel sorular ama cevaplayamıyorum sadece. Öyle bir sıkıntı var. Teknik sorunuz varsa onları alayım. Bir saniye ileride çok teşekkürler, ilgi çekici. İleride sürüş dışında bu çalışmalar başka neler için kullanabilecek sizce? Ameliyat, asfalt makineleri, inşaat gibi. Evet aslında hatta normal trafikteki otonom araçlardan daha önce kısıtlı alanlardaki otonom araçlar kullanılacak. En çok çalışılan alanlardan biri mesela sınırlı bir alanda, kampüste, bir hastane kampüsünde, üniversite kampüsünde otonom araçların kullanılması. Çünkü alan küçük olduğu için orayı hemen haritalayıp, oranın 3 boyutlu haritasını çıkarıp, yani belli başlı tehlikeleri belirleyip o alana uygun çözümler üretmek çok daha kolay. Bunu metrobüs gibi düşünün yani. Kendi alanı olan, kendi şehirde olan otonom araçları geliştirmek, diğer insanlarla, diğer araçlarla birlikte giden otonom araçları geliştirmekten, yani genel otonom, seviye 5 otonom araç geliştirmekten çok daha kolay. Bu inşaat da bunlardan biri olabilir. Ameliyat, yani ben çok bildiğim alanlar değil ama evet, güzel bir nokta yani. Düzenlemeler kısıtlı alanlar için çok daha mantıklı. Kısıtlı alanlarla başlamak çok daha mantıklı. Bir soru daha var. Fatma Hocam, sunumunuz için teşekkür ederim. Ben bilgisayar bilimlerinde çok yeniyim. Graph veri tabanlarıyla ilgileniyorum ve bunu daha çok bilgi sahibi olduğum bitki biyoteknolojisine entegre etmeye çalışıyorum. Modüler yaklaşımdaki bir nesne ve nesnenin özellikleri farklı nodlara konuşabilecekken uçtan uça yaklaşımda tüm bilgiler bir ağ içinde birbirine mi bağlı? Networklerin sizin çalışmalarınızda yeri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Graph network'lerle biz çalışıyoruz evet ama bu ikisi farklı sorular. Yani modüler yaklaşımda mesela objeyi tanıyan sistem de bir graph network olabilir. Sizin nodları nasıl tanımladığınıza göre değişen bir şey bu. Evet, orada avantaj aslında bütün nodların birbiriyle konuşması, birbirlerine bilgi gönderebilmeleri ve birbirlerinin öğrendikleri temsillerini etkileyebilmeleri avantajı. Bitkileri nasıl kullanır çok merak ettim cidden. İlginç Nilay. Birisi kodlamada hangi kütüphaneleri kullanıyorsunuz diye sormuş. Probleme göre değişiyor. Öğrencilerin çoğu PyTorch kullanıyorlar, Gözde hocalar gibi bizim. Ama mesela şimdi bu uçtan uca öğrenmede simülasyonlarla çalışıyoruz. Simülasyonun adı Carla. Oradaki onun kendi kütüphanesi de var. Yani genelde Python diyebilirim. Ama ben doktoram sırasında daha ilk başladığım sıralarda çok derin öğrenme aktif değildi. O yüzden kullandığımız MATLAB gibi ya da işte C++ gibi yerlerde de kodlar yazıyoruz. Benim bir sorum olacak. Şimdi anlatırken hani modüler yaklaşım, uçtan uça öğrenme ve aslında modüler yaklaşımı anlatırken böyle birazcık ipucu da verdiniz gibi. Şey dediniz işte hani çok yakındaki insanı da tanımaya çalışıyor. 50 metre uzakta aslında çarpmayacağı bir insanı da tanımaya çalışıyor. O problemi tamamen çözmeye çalışmak yerine o zaman otonom sürüş için ayrıca bir segmentation problemi mi çözmeye gidiliyor şimdi? Yani ikisinin arasında bu end-to-end'le modüler yaklaşım arasındaki yaklaşımlarda neler yapılıyor? Yani uçtan uca yaklaşımda mesela network'ün nereye yoğunlaştığı gibi, o saliency gibi şeylere bakıldığında tabii ki önündeki yayaya yoğunlaşmayı öğreniyor aslında. Çünkü mesela reinforcement learning, yani pekiştirmeli öğrenmede çarparsa çok büyük ceza geliyor değil mi? Yayaya çarpmak -500 gibi bir şey. Onu yaptığı için burada ne var da ben ona çarpmamalıyım yani ne oluyor burada diye o görüntüde o noktaya yoğunlaşıp onu kendi öğreniyor.
Hani 50 metre ötedekini belki planlama için önemli. Hani 50 metre sonra ne yapacağız, sola dönüp dönmeyeceği konusunda mesela bilgi veriyor olabilir oradaki yaya. Onu da o şekilde öğreniyor. Ama hani yakındaki yangını söndürme gibi bir yaklaşımı biz kodlamadan kendi aslında bu aldığı cezalarla ya da ödüllerle öğrenebiliyor. Peki iyi merak ettim. Ben de bu alana bayağı yabancıyım da. Mesela cezayı bilmediğimiz durumlar. Şimdi hani hayat çok belirsiz, bir sürü şeydeki gibi hani zero shot gibi hani bir hiç tanımadığımız bir nesne var ve bilmiyor. Ne yapacak yani orada? Evet, bu çok güzel bir soru gerçekten. Biz bu konuda yeni bir proje aldık Oxford'la. İşte bilmediği durumlarda, bilmediği nesneyle karşılaştığında ne yapacak? Öncelikle amaç bilmediğini fark edebilmesi. Gözde Hacı da bahsetti biraz bundan. Aynen. Yani bir bilmiyorum diyebilmesi. Buradaki amaç da bilmediği şeyleri de hani bir şekilde bildiği şeylere map edebilmesi mi diye. Nasıl anlatacağımı tam bilmiyorum ama gerçekten bilmediğini söyleyebilmemiz çok önemli bir kavram. Ya da yaptığı tahminlerde nerede emin olduğunu, nerede emin olmadığını anlayabilmemiz çok çok önemli bir bilgi. Yani biz insan olarak da hani bilmediğimizi bilmek de bir şeydir ya. Aynen makine öğrenmesinde de bu kritik bir şey olacak. Doğru söylüyorsun. Aynen. Tamam. Birisi Banu Hanım sormuş, sunuma ulaşma şansımız var mı? Biz bunları web sitesine koymayacağız ama eğer hocanıza yazarsanız belki kendisi paylaşmak isterse. Benim web sitemde var. Var mı? Benim web sitemde dersim COMP 423-523'ün ilk dersi bu. İlk dersinin yarısı. Orada bakabilirsiniz. İngilizce ama Türkçesini isterseniz bana yazabilirsiniz. Evet. Koç Üniversitesi Fatma Güney diye google'larsanız bulursunuz hocamızın sayfasını. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Yani artık Yeşim Hanım bir sonraki konuşmacımıza geçelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Bay bay. Tamam. Hacım hoş geldin. Merhaba. Şimdi geliyor mu? Geliyor, gayet geliyor. Görüyoruz da. Sen sunumunu paylaşmaya başlarken ben seni kısaca tanıtmak isterim. Süveyda Yeni Terzi lisans ve yüksek lisans derecelerini Sabancı Üniversitesi'nden aldı. İkinci yüksek lisans derecesini University of Southern California'dan aldıktan sonra University of Pittsburgh, Joseph Katz Graduate School of Business'te MBA programını tamamladı. Amerika'da sağlık sektöründe programcı olarak 6 yıl çalıştı. Sonra 4 yıldır Türkiye ve Orta Doğu'da perakende, e-ticaret, havayolu, finans sektörlerinde çalıştı. Şu an McKinsey'de veri bilimi uzmanı olarak çalışmakta. Kendisi hem akademik yollara girip sonra oradan çıkıp endüstriyi tecrübe edip farklı disiplinlerden geçerek çok sektör tecrübesi kazanmış bir insan. Buradaki haritada bunu gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz Süveyda, davetimizi kabul ettiğin için. Sözü sana bırakıyorum. Çok sağ ol Öznur. Ben hani bundan önceki konuşmalarda çok değerli hocalarımızdan daha teknik bilgiler dinleme fırsatı buldunuz bugün. Ben o yüzden biraz daha böyle soft skill bir şeyler seçeyim dedim. Böyle hikayelerden bahsetmek istedim. Pınar Hoca zaten güzel bir giriş yaptı aslında. O biraz daha teknik yönde anlattı. Ben biraz daha soft skill'lerinden bahsedeceğim. Ben öncelikle İngilizce olacağını düşünerekten bir İngilizce sunum hazırladım. Onu Türkçe anlatacağım ama aralarda İngilizce kelimeler kaçabilir. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Diyerekten hızla başlayayım. Özgür kısaca bahsetti. Evet, böyle biraz akademik, biraz sektör, farklı tecrübelerim oldu. Benim aslında hayatımda, yani kariyerimde kırılma noktası diyebileceğim yer o MBA yaptığım zaman. Çünkü ondan öncesinde genellikle hep böyle datayı research anlamında inceliyordum. Ama aslında MBA yaparken datanın business'ler içinde ne kadar faydalı olabileceğini, o business decision'larda data-driven kararların etkisinin çok önemli olduğunu görme fırsatı buldum. Öyle olunca da aslında biraz domainimi değiştirdim. Farklı sektörlerde çalışma fırsatı buldum. Şimdi de McKinsey'de associate olarak çalışıyorum. Advanced Analytics takımının bir parçasıyım. Sonunda fırsatımız kalırsa onlardan da biraz bahsedeceğim zaten deyip ben sunuma geçeyim. Niye böyle bir sunum, niye hikayelerden bahsetmeye karar verdim? Aslında ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. 2020'de izlediğim filmlerden bir tanesi çok dikkatimi çekti. Bunun adı belki çoğunuz biliyorsunuzdur, Becoming. Becoming, Michelle Obama'nın 2018'de aynı isimli yazdığı otobiyografinin bir belgeseli. Burada bir sahne vardı. Sahnede böyle genç böyle lise öğrencileri oturmuşlar. Obama'ya böyle sorular soruyorlar. Bir öğrenci sordu. Ya biz kendimizi bu kadar fazla kişi arasından nasıl sıyırabileceğiz? Nasıl diferansiyet edebileceğiz diye sordu.
Michelle Obama buna şu cevabı versin aslında. We focus too much on stats and not the story. See the power of your story and own that. Yani aslında hani hepimiz bunu yapıyoruz. Yani üniversitedeyken işte GPA'lerimize odaklanıyoruz, rankinglerimize odaklanıyoruz. Ama aslında bizim kendi hikayemizin gücünün farkına varmamız gerektiğinden bahsediyor burada Michelle Obama. Bunu sonra ben biraz düşünürken bizdeki data scientistler olarak biz de bir gün boyunca hep böyle büyük verilerle uğraşıyoruz, hep data, sayılar bunlarla uğraşıyoruz. Peki biz hakikaten acaba biz story'yi hayatımıza nasıl daha iyi entegre edebiliriz diye aslında böyle bir araştırma yapmaya başladım. Bugün aslında böyle o araştırma sırasında böyle keşfettiğim böyle güzel şeyleri sizlerle paylaşacağım. Diyerekten başlayayım. Once upon a time diyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Ya siz de bilmiyorum bu 4 kelimeyi duyunca farklı hissediyor musunuz? Ben böyle biraz böyle heyecanlanmaya başlıyorum. Böyle tüylerim diken diken oluyor aslında. Böyle bir dikkat kesiliyorum onu anlatan kişiye. Bu aslında bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçek. Hakikaten insanların, yani hikayelerin insan beyni üzerinde çok büyük bir etkisi var. Kortizol ve oksitosin adında 2 tane hormonun salgılanmasını sağlıyor. Bu 2 hormon sayesinde öncelikle insanlar daha bir dikkat kesiliyorlar. Sonrasında daha fazla empati duymaya başlıyorlar. Yani orada mesela hikayede kahramanın başına gelen olayları aynı şekilde biz de hissetmeye başlıyoruz. Onun yaşadığı duyguları biz de hissetmeye başlıyoruz. Sonrasında bu hormon sayesinde insanlar daha açık fikirli olmaya başlıyorlar. Aslında gerçekten de öyle. Baktığınız zaman belki gerçek hayatta pek inanmadığımız şeylere bu hikayelerde dinlerken aslında inanmaya başlıyoruz. Yani yeri geliyor işte fairy godmother'lara inanıyoruz. Yeri geliyor işte devlere inanıyoruz. Hatta geri geliyor cadılara inanmaya başlıyoruz. Ya baktığınız zaman hikayelerin insanlar üzerine çok büyük bir gücü var, etkisi var. Aslında bu nedenle de hikayeler tarih boyunca farklı alanlarda insanlığa dokunmuştur. Şöyle kısaca böyle ünlü hikaye anlatıcılara bakacak olursak, benim ilk aklıma gelenlerden bir tanesi Native Amerikanlar. O yerli Amerikalılar, onları böyle filmlerde hep görürüz, böyle kamp ateşi çevresinde böyle tüm jenerasyonlar toplanır. Yaşlı jenerasyonlar orada aslında hikayeler aracılığıyla kendi bilgilerini gençlere aslında aktarırlar. Aslında orada hikayeyi bir araç olarak kullanırlar. Daha şöyle yakın, bize daha yakın coğrafyalara gelecek olursak, hepiniz de belki bildiği gibi Mevlana. Mevlana zaten hikayeleri kullanarak aslında bize Mesnevi'de çok güzel nasihatler, öğütler veriyor. Ve belki de aslında Mevlana'nın sadece doğuda değil, batıda da ve tüm dünyada da bu kadar ünlü, bu kadar tanınır olmasında bence bu hikayeleri çok efektif kullanmasının kesinlikle etkisi var. Peki hiç aklınıza bir kadın hikaye anlatıcı geliyor mu? Eminim böyle biraz düşünseniz kesinlikle gelecektir. Kadınlarda da ilk aklımıza gelen bence Şehrazat. Binbir Gece'yi hepiniz biliyorsunuzdur. Şehrazat aslında hikayeyi anlatarak kendi hayatını kurtarıyor. Orada Binbir Gece boyunca farklı hikayeler anlatarak aslında kralın kendi hayatını bağışlamasını sağlıyor. Böyle aslında hepsine bakacak olduğumuz zaman, yeri geldiği zaman belki bir bilgi aktarımı için kullanılan hikayeler, yeri geldiği zaman nasihat, öğüt vermek için, yeri geldiği zaman da bir insanın kendi hayatını kurtarması için kullanılan bir aslında araç ve çok güçlü bir araç. Peki günümüzde hikayeler bizim hayatlarımıza ne kadar dokunuyor? Bir de hızlıca ona bakalım. Biz gün boyunca haberleri okurken, bir şarkı dinlerken veya bir film izlerken aslında bütün bunların hepsi hikayeye dayanıyorlar sizin de bildiğiniz gibi. Veya bir arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz. İşte hafta sonu gittiği bir tatilden bahsediyor. Orada yaptıklarını anlatması o da bir hikaye. Veya böyle belki de böyle dostane başka bir arkadaşınız hakkında belki bir dedikodu yapıyorsunuz. Aslında o da insanlarla alakalı bir hikaye. Başka ne olabilir? Evde çocuklarınızla vakit geçirirken işte oğlunuzun belki bir arkadaşıyla okulda başına gelen bir olayı anlatması o da bir hikaye. Veya kızınızla evcilik oynarken orada yaptığımız role playing aslında o da bir hikaye. Sosyal medya zaten hepimizi birer hikaye anlatıcı haline getirdi. Özellikle Instagram'ın en önemli feature'ı zaten stories. Orada her gün binlerce insanın paylaştığı storyleri, hikayeleri takip ediyoruz. Hatta biz de kendimiz de orada hikayelerimizi herkesle, bütün insanlarla paylaşıyoruz. Peki bu hayatımız burada görüyorsunuz birçok yayın aslında hikayeler dokunuyor. Sizce burada bitiyor mu? Tabii ki hayır. Aslında beynimiz artık hikayelere o kadar programlanmış bir şekilde çalışıyor ki biz uyurken bile rüyalar vasıtasıyla aslında bize çok daha farklı, heyecanlı hikayeler göstermeye devam ediyor. Yani şöyle genelde baktığınız zaman aslında hikayeler bizim hayatımızın aslında her yerinde var ve çok da güçlüler. Peki biz data scientistler olarak bu hikayeleri kendi kariyerimizde ne kadar efektif kullanıyoruz? Bunun hakkında neler yapabiliriz? Onunla alakalı biraz düşündüm. Daha data iletişimimizi hikayeler kullanaraktan nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Onlarla alakalı araştırmalar yapıyorum. Peki ona bakalım aslında. Biz her gün datalarla uğraşıyoruz. Evet büyük veriler, bunların içinde çok fazla bilgi var.
Ama baktığınız zaman aslında biraz veriler de bu resimdeki gibi siyah beyaz değiller. Yani evet biraz böyle input çok kişisel değiller. Böyle çok ilgi de çekici değiller. Hatta geri geldiği zaman bazen çok sıkıcı olabiliyorlar ve bu yüzden de belki unutulabiliyorlar. Ama bir yandan da hikayelere bakacak olursak, hikayeler aslında böyle çok kişilerle alakalı olduğu için çok güçlüler, tutkulular. Daha fazla akılda kalıyorlar ve daha fazla heyecan uyandırıyor insanlarda. O yüzden bizim aslında data scientistler olarak bu veri datasını, yani veri bilimini bu hikaye anlatma sanatıyla birleştirerek daha güçlü bir komünikasyon, daha güçlü bir iletişim sağlayabiliyor olmamız gerekiyor. Ben aslında böyle bunu daha iyi nasıl yapabiliriz bununla alakalı birkaç araştırma yaptım. Ve bunun aslında çok önemli bir yetenek olduğunu fark ettim. Size direkt şu kodu vereyim aslında. Burada Hal Varian, aslında kendisi Google'da Chief Economist, önümüzdeki yıllarda çok önemli hale gelecek bir skill setten bahsediyor. Ve o skill seti şu şekilde tanımlıyor. Öncelikle datayı alabilme, bu da aldığınız datayı anlayabilme, proses edebilme, bu datadan önemli bir bilgi veya değer çıkartabilme, görselleştirebilme ve son adım olarak da bunun erişimini sağlayabilme. Burada 6 stepte aslında bir skill'den bahsediyor, yetenekten bahsediyor. Ya eminim ki hepimiz burada ilk 5'ini çok iyi yapıyoruz zaten. Bu alanlarda hep kendimizi çok iyi geliştirdik. Ama bu üzerine çalıştığımız datanın iletişimini sağlama konusunda bence herkes hakikaten kendini daha hala geliştireceğimiz çok fazla yol var. Bununla alakalı peki neler yapabiliriz? Bununla alakalı bir araştırma yaparken çok harika bir kitaba denk geldim. Brian Dykes'ın Effective Data Storytelling adında bir kitabı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Burada aslında bize farklı yollar veriyor yazar. Ve aslında hikayelere o kadar çok inanıyor ki, yani her chapter'a zaten bir hikayeyle başlıyor. O hikaye üzerinden anlatıyor. O yüzden böyle çok akıcı bir şekilde okunuyor. Burada yazarımız data iletişimini aslında bir metaforla anlatıyor. Burada bir High diye bir oyun var aslında. Ya bunun Türkçesini kusura bakmayın bilmiyorum. İşte yani ne kadar o çekişle güçlü vurursanız o kadar oradaki gösterge yukarı çıkıyor ve amaç olabildiğince onu en yukarıdaki seviyeye getirebilmek. Burada da bizim aslında data iletişimimizi bu 4 level'da anlatıyor yazar. İlk level ilgi çekmek diyor. Yani şu an özellikle günümüz dünyasında birilerinin dikkatini çekmek hakikaten çok zor. Siz belki bir sunum yaparken bir yandan e-maillerine cevap veriyorlar, bir yandan telefonlarla uğraşıyorlar. İlk aşamada sizin dinleyicilerinizin ilgisini çekebiliyor olmanız lazım. İlk step bu. İkinci step, insanların sizi dinliyor olması aslında onların hakikaten anlattıklarınızı anlıyor manasına gelmiyor. Burada biraz hani size de başka yani ekstra işler düşüyor. Mesela görseller kullanaraktan veya başka teknikler kullanaraktan aslında orada vermek istediğiniz mesajın iyi anlaşılmasını sağlayabiliyor olmanız gerekiyor. Peki, o anlama level'ına geçtiniz. Bir sonraki step hatırlama. İnsanlar ilk duydukları bilgileri genelde bir short term memory'e koyuyorlar. Orada böyle filtreleyip böyle değer gördükleri şey aslında long term memory oluyorlar. Bizim de burada amacımızın o long term memory'e geçebilmek olması lazım. Hatta burada next step, hani bir sonraki adım, hani hatırlamaları değil, o hatırladıkları şeyi belki başka insanlarla paylaşabilir hale gelmeleri gerekiyor. Bu 3. level'ın bir üstü de bu anlattıklarımızın üzerine aksiyon alıyorlar mı insanlar? Yani mesela datada bir araştırma yaptınız, çok güzel böyle bir fark yaratacak bir insight buldunuz ve buna gidip mesela şirketin üst yönetimiyle paylaştınız. Üst yönetim bu bulduğunuz insight'a göre bir aksiyon alıyor mu? Eğer alıyorsa siz orada aslında hedefinize ulaşmış güzel bir veri iletişimi yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve şu anda aslında hepimizin biraz hani hedefinin orası olması gerekiyor. Çünkü maalesef yani hani datayla uğraşıp da böyle çok güzel analizler yapıp çok güzel plotlar çıkartıp bir insight bulduktan sonra o insight bir aksiyona dönmezse maalesef hiçbir manası kalmıyor. O yüzden hedefimizin en sondaki aksiyona ulaşması gerekiyor. Burada yazarın birkaç farklı tavsiyesi var. O tavsiyelerden bir tanesi üzerine odaklanmak istiyorum. İlk başta audience'ınızı tanıyın diyor. Burada böyle bir örnekten anlatmak istiyorum. Örneği de aslında hani bugün özel seçtim. Bugün madem hani Kadınlar Günü'ne özel ve hep hikayelerden bahsediyoruz. Tarihimizin bence de en önemli yazarlarından Jane Austen'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Jane Austen'ın da hani herkesin en sevdiği Gurur ve Önyargı kitabından üzerine anlatmak istiyorum aslında örneğimi. Burada Gurur ve Önyargı'nın farklı televizyon film versiyonlarını görebilirsiniz. Hepimizin en bildiği bu ilk versiyon var. Sonra böyle benim gibi biraz daha böyle orijinale sadık kalanların sevdiği o BBC versiyonu var. 3. versiyonu biraz daha böyle o hikayenin günümüze uyarlanmış hali. 4. versiyonu böyle biraz daha hareket içinde danslar, müzikler olan hali.
ve belki de 5. versiyonu böyle en ekstrem bulduğum içinde zombilerin olduğu versiyonu. Burada bakacak olursanız aslında hepsinin tabanında aynı hikaye var. Yani hepsi aslında bu ön yargıya dayalı. Ama farklı hedef kitlelerine ulaşmak için farklı elementler kullanıyorlar. Yani yeri geliyor dans kullanıyorlar, yeri geliyor müzik kullanıyorlar ve zombileri kullanıyorlar. Aslında bizim de aynı şekilde datalarla alakalı sunumlarımızı yaparken karşımızdaki dinleyici kitlesine göre bu sunumlarımızı içeriğini değiştiriyor, ayarlıyor olmamız gerekiyor. Bununla alakalı Dykes ve kitabında aslında 8 tane dikkat etmemiz gereken element sıralıyor. Bunlardan ilki işte öncelikle dinleyicilerinizin amaçlarını ve önceliklerini bilin ki ona göre aslında datanızı, iletişiminizi yapacağınız içeriğinizi ayarlayın diyor. İkincisi onların belki farklı tercih yönleri vardır diyor. Mesela bazı insanlar PowerPoint sunumlarını tercih ediyor, bazıları böyle bir rapordan okumak istiyor. Bunu bilerekten data iletişiminizi hazırlayın diyor. Aynı şekilde insanlar bazen farklı expectation'ları oluyor dinleyicilerin. O dinleyicinin o expectation'larını önceden düşünerek o expectation'ları karşılayabilir bir content hazırlamanız gerekiyor. Zamanlama hep çok önemli. Eğer hani bulduğunuz o insight'ın gölgede bırakacak daha acil konular varsa o sırada belki de sizin için doğru zamanlama değil. O insight'ın o değer göreceği doğru vakti bulana kadar bekleyin ve o doğru zamanda iletişiminizi yaparaktan bunun aksiyona dönmesini sağlayın diyor. Data okuryazarlığı bu yine günümüzde çok fazla konuşulan bir şey. Herkes çok yüksek veri okuryazarlığı olmuyor maalesef. O yüzden böyle insanları bir sürü dataya boğmak yerine en önemli olan birkaç datayı gösterin ve onların ilgisini bu şekilde kaybetmeyin diyorlar. Onun dışında konuya hakimiyet, bu bizim özellikle data scientistlerin çok sıkıştığı bir konu. Çünkü yeri geliyor hep business'tan insanlarla konuşuyoruz, yeri geliyor hep teknik insanlarla konuşuyoruz. Her zaman konuşacağımız kişinin konu hakkındaki ön bilgisini bilerekten, eğer konu hakkında bilgileri yoksa belki başlangıçta biraz bilgi vermek, eğer konuya çok hakim insanlarsa da onlar büyük ihtimal daha fazla detay görecekler. Onu konsantre ederekten bir içerik hazırlamamız gerekiyor. Ve en sonunda yönetimde mesela çok üst seviyeli bir sunum yapacaksanız orada da büyük ihtimal onların çok fazlası ayıracak vakti olmayacak. Süreyi daha iyi ayarlamanız gerekiyor gibi. Aslında böyle bize key pointlerle dikkat etmemiz gereken şeyleri kısaca özetliyor. Bizim de aslında bunları özetleyerekten, bunların üzerinden geçerekten data sunumlarımızı daha iyi organize edip, daha iyi ayarlayıp daha efektif iletişimler sağlayabiliyor olmamız gerekiyor. Peki, bugün burada hani hepimiz data scientist'iz ama eminim aramızda böyle şu anda master yapan, doktora yapan arkadaşlar da vardır. Onlar belki soruyorlardı. Peki akademik dünyasında bu nasıl diye. Onu da şöyle bir kısaca araştırdım. Akademik dünyasında makalelerde acaba hakikaten hikayenin önemi nasıl diye. Çok güzel bir makaleye denk geldim. Makalenin ismi de çok ilginç. Makalenin ismi Being Şehrazat, The Importance of Storytelling in Academic Writing. Çok öyle bir çekici yani. Direkt Şehrazat'la kullanmışlar zaten title'da. Burada yazarlar aslında direkt şu cümleyle giriş yapıyorlar. Bilim insanlarının 2 görevi vardır diyorlar. İlki ilginç sorulara cevap bulmak. İkincisi de bunları hikayeleştirerek anlatmak. Aslında akademide de hakikaten bir şeyleri düzgün, yani iletişimi düzgün sağlamak çok önemli. Çünkü herkesin muzdarip derdi, herkes böyle write only paper'lar yazıyoruz. Kimse o paper'larımızı okumuyor diye böyle çok insanlar şikayet ediyorlar. Bunu önlemenin de birkaç yöntemini anlatıyor aslında yazarlar bu makalede. İlki biraz human face diyor, yani aslında biraz makalelerinize biraz insancıl elementler koyun diyorlar. Çok affedersiniz. Buna en güzel örneği de aslında John Hopkins'e computer science alanında yazılmış bir paper'da gördüm. Burada yazarımız bize hidden Markov modelleri anlatan bir paper var aslında bu. Ama öyle bir şekilde bize hikayeyle anlatıyor ki bizi direkt 2799 yılında bir iklim bilimcisi olarak tanıtıyor ve bizim hani iklim sorununu çözmek üzerine bir araştırmadan yapmamızdan bahsediyor. Historik datada olmadığı için yazarın günlüğündeki yediği dondurmalara bakaraktan o zamanki historik Baltimore datasını tahmin etmeyle alakalı bir problem çıkartıyor önümüze. Ve bu problem üzerinden biz aslında HMM'leri böyle çok akıcı, çok güzel bir şekilde anlatıyor. Baktığınız zaman zor bir konsepti aslında bizim için kolaylaştırıyor. Bu aslında böyle herkesin, yani mümkün olduğunca sizin de böyle yapmanızı tavsiye edebileceğim ve paper'larınızın okuma oranını artıracak bir şey. Diğer ikinci tavsiyeleri, paper'larınıza biraz daha hareket katın diyor. Yani mesela yapıldı, edildi gibi pasif verb'ler, yüklemler yerine daha aktif kelimeler kullanın. İşte yaptık, ettik deyin. Yani aslında orada işinize sahip çıkın diyorlar. Aynı zamanda böyle uzun uzun paragraflar yazmak yerine böyle kısa, daha akıcı paragraflar yazın. Veya böyle hep
monoton aynı uzunlukta cümleler kullanmak yerine böyle bazen kısa bazen uzun cümleler yazarak da aslında günlük hayatımızda nasıl konuşuyorsak o şekilde makaleler yazın. Böylelikle makalelerinizin okuma oranını arttırırsınız diyorlar. En son verdikleri tavsiye de makalelerinizin başlıkları. Zaten kendi başlıklarından da görüyorsunuz böyle ilgi çekici başlıkların daha makalelerin okuma oranını daha arttırdığını söylüyorlar. Ve aslında şöyle de bir şey diyorlar yani ilgi çekici yani biz zaten maalesef yapıyoruz bunu. Nasıl kitabı kapağına göre yargılıyorsak da insanlar da önce bir makaleyi başlığına göre yargılıyorlar. Siz ne kadar ilgi çekici bir makale değil başlık koyarsanız okuma oranınız o kadar artıyor. Hatırlanma oranınız o kadar artıyor ve belki de ufak bir tüyo veriyor burada yazarlar. Sahip edilme oranınız aslında o kadar artıyormuş arkadaşlar. Bu hepimizin aklında bulunsun bence. Akademiden de böyle kısaca bahsettik. Ben hemen böyle ufak bir örnek üzerine tekrar devam etmek istiyorum. Böyle şu an hani data çok fazla kesimden insan olduğu için böyle herkese hitap eden bir örnek seçeyim istedim. Direkt bir süpermarket örneğinden gideceğim. Şöyle düşünün, süpermarketin de çalışan bir in-house data science ekibinde çalışıyorsunuz diyelim. Süpermarketin şehre dağılmış mağazaları var. Aynı zamanda işte mobil veya online'dan da siparişler alıyorsunuz. Rekabetin çok yoğun olduğu bir sektör bu. Öyle olunca işte müşterilerinizin o loyalty'lerine çok önem veriyorsunuz. İşte kartlarınız var. Kartlarınızdan müşterilerinizin yaptığı alışverişleri takip ederekten onlara böyle uygun kampanyalar çıkartmaya çalışıyorsunuz belki. Ve kadınlar gününde yaklaşırken böyle kadınlara özel bir kampanya yapmak istiyorsunuz ve size işte bir görev verildi. Hadi bakalım kadınlarımızı inceleyerekten bize segment oluştur ve o şekilde bir kampanya çıkalım dediler. Ne yaparsınız? İşte tamam hani ilk başta dataya gidersiniz. Önce bir erkekleri eliyoruz zaten. Sonra belki böyle basic RFM analizleri yaparaktan işte son zamanlarda kullananlar ve sık kullanan kadın müşterilerinizi çekersiniz. Sonra buna hızlıca bir segmentasyon yapalım. İşte segmentasyonda da işte kişilerin basket size'ın boyutuna bakabilirsiniz. Belki aldıkları ürünlerdeki price sensitivity'lerine bakabilirsiniz. Ne kadar sıklıkla alışveriş yapıyorlarsa da onu kullanabilirsiniz. Ve bazen de belki hani sepetteki aldıkları ürünlerin çeşitliliğine bakaraktan aslında bir sürü farklı dimension'da dataya bakaraktan bir customer segmentation yapabilirsiniz. Ne yaptınız diyelim, günün sonunda 3 tane segment buldunuz. İlk segmentiniz böyle haftada birkaç kere online'dan app'ten sipariş verenler. Böyle bunların aylık ortalama harcamaları orta seviyede diyelim. Ve bunlar böyle daha çok böyle diyet, hazır gıdalara yapıyorlar ama daha diyet ürünlerde böyle işte salatadır gibi ürünleri tercih ediyorlar. İkinci segmentiniz böyle haftada bir kere store'a gelip büyük alışveriş yapan ama böyle birkaç kere de online eve sipariş veren bir segment olsun. Onların aylık harcamaları böyle bayağı yüksek olsun. Ve bu tür insanlar böyle biraz daha işte taze organik ürünleri tercih ediyorlar ve biraz da böyle belki deniz mahsullerini tercih ediyorlar diyelim. Üçüncü segmentinizde böyle haftada bir kere gidip büyük alışveriş yapanlar ama bunların biraz daha aylık ortalamaları biraz daha düşük olsun. Bu segment belki biraz daha ekonomik geliri düşük, böyle biraz daha price sensitivity'si fazla olan bir kesim olsun diye. Tamam, siz bu üç segmenti marketing ekibiyle paylaştınız ve marketing ekibi belki bunlara uygun bir kampanya çıkartmalarını istediniz. Peki, marketing ekibi sizce bu paylaştığınız dataları ne kadar hatırlayacak? 3 saat sonra, 1 gün sonra veya 1 hafta sonra. Yani bu dataları geri dönüp bakmadıkları takdirde büyük ihtimal 1 hafta sonra akıllarına tek kalan şey ya evet 3 segment vardı ama o 3 segmentteki müşteri gruplarının özelliği neydi? Büyük ihtimal hatırlamıyor olacaklar. Peki bunu daha hani nasıl hatırlanabilir hale getiririz? Burada aslında hepimiz mesela Türkiye'de yaşıyoruz. Hepimiz aslında Türkiye'deki popüler kültüre hakim insanlarız. Acaba bu segmentleri arkasına bir persona koyarak bunları daha hatırlanabilir hale getirebilir miyiz? Böyle bir örnek yaptım mesela. Öyle düşünün ki ilk segmentimiz aslında Medcezir'deki Mira olsun. İkinci segmentimiz Sadakatsiz'deki Asya olsun. Üçüncü segmentimizde kadın dizisindeki Bahar olsun. Çünkü baktığınız zaman bu size böyle daha bir insanları daha bir hatırlanır hale geliyor. Çünkü niye? Aslında biz bu karakterlerin hepsini zaten popüler kültür nedeniyle tanıyoruz. Hepsini biliyoruz. Mesela Asya'nın doktor olduğunu ve aslında çocuğu olduğu için çocuğu olduğunu biliyoruz. Belki o yüzden daha böyle organik gıdaları tercih edebileceği böyle kafamızda daha böyle yer ediyor. Bu şekilde böyle hani segmentleri artık segment 1, 2, 3 yerine artık Mira segmenti veya Asya segmenti gibi kullanaraktan aslında o segmente bir karakter vererekten akılda daha fazla kalıcı olmasını sağlıyoruz. Belki bir yerden sonra artık marketing ekibiniz direkt zaten segmentleri bu şekilde yaklaşacak, bu şekilde isimlendirecekler ve bu şekilde aksiyonlar almaya başlayacaklar. Mesela Mira'ya hadi yeni bir diyet ürün çıktı, onun kampanyasını yapalım diyecekler. Belki de Bahar segmentine hadi ev temizlik ürünleriyle alakalı kampanya yapalım, o belki ona daha hitap eder diyecekler. Bu şekilde aslında datayı biraz daha hatırlanabilir, biraz daha insanlara dokunan bir hale getirilerek ufak dokunuşlarla yaptığınız data insight'ları, bulduğunuz insight'ların daha efektif olmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle toparlamak gerekirse, başta bahsettiğim o yazarın aslında bize kitabında genel olarak şunu diyor. Biz verilerimizi kullanarak
verilerimizin efektif iletişim yapmamız gerekiyor. Bunu yapan insanlar geleceğin dijital dünyasını etkileyen insanlar olacak diyor ve aslında onları bir change agent, yani değişim ajanı olarak tanımlıyor. Biz günümüz dünyasında evet data ile uğraşıyoruz, onlardan insight buluyoruz ve o insight'ların aksiyona dönmesini sağlamak bizim görevimiz ve aslında buradaki değişim ajanları olmak bizim görevimiz. Ve özellikle de günümüzün bu dijital dönüşüm çok arttığı zamanlarda her şirketin, her kurumun böyle değişim ajanlarına hakikaten çok fazla ihtiyacı var. O yüzden ben bu alanda hakikaten hepinizin daha böyle aktif kendinizi geliştiriyor olmanızı tavsiye ediyorum. Diyeyim, vaktim ne kadar kaldı bilmiyorum. Şöyle biraz hızlanacağım. McKinsey zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yani dünyanın en önde gelen yönetim danışmanlığı şirketlerinden biriyiz. Şu anda 22 indüstride çalışıyoruz ve 130 ofisten fazla ofisimiz var ve binlerce konsultantımız var. Çok farklı backgroundlardan gelen. Burada şöyle biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Biz Advanced Analytics ekibi olarak ne yapıyoruz derseniz, biz aslında gene business'ların datalarını kullanaraktan onların daha hızlı, daha ucuz ve daha doğru business kararları vermelerine yardımcı oluyoruz onlara. Şöyle bu konu McKinsey'de eğer yapay öğrenme hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz partnerlerimizden İbrahim Turgut'un çok güzel bir konuşması var Kuzeybatı Yapay Öğrenme Yazıokulu'nda. Bu linkten ulaşabilirsiniz. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Hem ne tür işler yapıyoruz, projeler yapıyoruz, onlar hakkında bilgi edinirsiniz. Hem de bir data science profilinde neler arıyoruz aslında onları öğrenmek isterseniz orada detaylı bilgimiz var. Yakında zamanda gelecek eventimizden de haberdar etmek istiyorum aslında size. Nisan ayının ortasında sadece kadınlar özel bir hackathon düzenliyoruz. Bu hem böyle deneyimli data scientist'lara açık olacak hem de daha öğrenci level'ındaki insanlara açık olacak. Şu an detaylar yavaş yavaş belli oluyor ama hani başvurma sürecini açtık. Mart'ın sonuna kadar başvurabilirsiniz. Hepinizi orada görmeyi çok isterim diyeyim. Aslında sonuç olarak hani bir varmış bir yokmuş da başladık. Ben yine aynı çizgiyle bitirmek istiyorum. Gökten 3 elma düşmüş diyelim. İlki genelde dinleyicilerin başına düşer. Bugün bir pazar gününde bizi evinize konuk ettiğiniz için tüm dinleyicilere öncelikle teşekkür etmek istiyorum. İkincisi genel hikayeyi anlatanların başına düşer. Ben burada tüm konuşmacılarımıza, panelistlerimize, bu eventte bizi bir araya getiren organizatörlerimize, tüm Women in Data Science gönüllülerine teşekkür etmek istiyorum. Ve son elmada genelde hikaye kahramanının başına düşer. Bence bizim kahramanımız dünyadaki tüm kadınlar. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sümeyda çok teşekkürler. Çok güzel bir konuşma oldu bu. Sorularımız varsa birkaç dakika ayırabiliriz. Kahve molasına geçeceğiz sonra. Question şeyine bakayım ben. El kaldıranlarımız var ama şeyden sorarsanız daha iyi olur. Kevser Hanım sormuş. Başvuru nereden yapılabilir? Son sayfayı kaçırdım. Bu McKinsey sayfasını istersen orada. Evet, QR kodunu alırsanız orada zaten direkt linke yönlendirmiş olacak size. Evet. 31 Mart değil mi 31 Mart, evet. Harika, çok güzel. Tam bizim katılımcı kitlemizin ilgilenebileceği bir şey olacak bu. Ben başka soru geldi galiba. Soru yok ama harika bir sunumdu. Pazarlama alanında çalışmak isteyen biri olarak tam benim için yapılmış bir sunumdu demiş bir dinleyicimiz. Teşekkürler. Bir soru var, onu sorayım. Öncelikle harika bir sunumdu. Çok teşekkürler Süveyda Hocam. Interview süreciniz nasıl geçti? Öncesinde hazırlık yapmış mıydınız? Okey. Aslında ben bu sorunun biraz geleceğini tahmin ederekten bununla alakalı slide koydum. Onu hemen paylaşayım o zaman. Böyle hazırlık olmak gerekiyor değil mi? Aynen, dedim ya hazırlıklı olacağız diye. Evet, biz interview süreçlerimiz biraz uzun arkadaşlar. Öncelikle bir screen kısmı oluyor. Orada hani CV'lerinizi paylaşıyorsunuz. Orada CV'lere bakaraktan bir ön elemeden geçiyorsunuz. Sonrasında data scientist'lerde özellikle bir kodlama sınavı oluyor online. İşte orada Python, SQL onlarla alakalı bir sınavdan geçiyorsunuz. O ilk ön sınavı geçtikten sonra bu yüz yüze interviewler başlıyor aslında. İlkinde böyle biraz biz ne kadar data scientist olsa desek de bizim için o problem çözme yeteneği çok önemli. O yüzden böyle o case interviewlerden biz de geçiyoruz maalesef. Maalesef değil, aslında çok zevkli o proses aslında. O case interviewlerden geçiyorsunuz. Orada hem daha böyle personal sorularla karşılaşıyorsunuz hem de teknik sorular da geliyor. Orada genellikle 2 interview'umuz oluyor. O 2 interview'den de başarılı geçerseniz bir sonraki final round'a geçiyorsunuz. Orada da genellikle 3 tane interview oluyor. Aynı şekilde problem solving, case ve teknik sorulardan oluşan.
Ya çok keyifli bir süreçti benim için. Evet, biraz uzun görünüyor ama ben çok zevk almıştım. Şu anda da hani herkese çok tavsiye ederim. Evet, data scientistler için çok böyle kariyer peşinde olmayan bir alan gibi görünüyor ama şu an çok güzel işler yapıyoruz. Herkese kesinlikle tavsiye ederim yani. Hı hı. Bir soru var, ya birkaç soru var aslında. Genelde çok güzel yorumlar var. Böyle sunumunu herkes çok beğenmiş. Enerjiniz çok güzel, çok iyi geldi diyen var. Alihan soruyor. Alihan bizim öğrencimiz. Sunum çok güzeldi, teşekkürler. Ben biraz kişisel bir soru soracağım. Lisansta ve yüksek lisansta CS ve Bio ile ilgili çalışmışsınız. O dönemde MBA yapmayı niçin tercih ettiniz? Data Science için tavsiye eder misiniz? MBA yapmayı neden? Ya ya aslında akademik olarak hep yani işte 2 master yaptım falan, hani yani doktoraya başladım, böyle onu kariyer değişikliği yapıp hadi sektöre geçeyim falan. Benim biraz böyle kariyer planları böyle çok farklı gitti herkesten ama ben böyle MBA yapmayı aslında ya öncelikle yapayım, öncelikle bedavaydı. Öncelikle en büyük etkenlerden biri o bence. Evet. Ya MBA yaparken şunu fark ettim. Yani aslında hani evet, datayı hep çok iyi kullanıyoruz ama o zamanlar daha böyle data science terimi çok fazla yaygın kullanılmıyordu. Oraya girip de aslında verinin hakikaten yani dediğiniz gibi marketing alanında ne kadar çok kullanılıyor veya operasyon alanında o farklı kullanım alanlarını görünce benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani çünkü interdisipliner background'a gidiyoruz. Evet, computer science bilgim var, biyoloji bilgim var. Orada öğrendiğim şeyleri de aslında böyle business'taki decision making'lere uygulamaya başlayınca aslında impact'lerin çok fazla olduğunu görmeye başladım. O da insana böyle bir motivasyon sağlıyor. O yüzden aslında böyle hani fırsat olan herkese tavsiye ederim. MBA yapamıyorsanız böyle birkaç tane business alakalı ders alıp aslında o hep terminolojiyi de öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü geri geliyor, siz business alakalı insanlara da sunumlar yapıyorsunuz. Onların dilinden konuşmak hakikaten çok önemli. Hı hı. Buse bir soru sormuş. Güzel hikaye anlatımı için çok teşekkürler. McKinsey özelinde bir soru sormak istiyorum. Business Analyst ve Data Scientist görevleri ne kadar örtüşüyor? Data Scientistler ile Business Analystler, Data Scientistler Business Analystlik de yapıyor mu? Böyle bir... Evet, bizde aslında business analistler biraz daha böyle daha generalist olarak geçiyor. Onlar böyle hani farklı sektörlerdeki hani her tür soruna cevap vermekle alakalı çalışıyorlar. Biz data scientistler biraz daha böyle data alanında hani odaklanarak çalışıyoruz ama bizde böyle bir hani hiyerarşik bir yapı yok. Hani bir business analyst olarak girip data science'a geçebiliyorsunuz veya data scientist olarak girip business analyst olabiliyorsunuz. Yani aslında oraya girip farklı rollerde çalışıp en sevdiğiniz rol hangisiyse oradan devam edebiliyorsunuz. O yüzden aslında aramızda çok da bir fark yok. Hepimiz aslında günün sonunda businesslerde impact yaratmaya çalışıyoruz. Aynı işi yapıyoruz. Ece'nin bir sorusu var. Sunum için çok teşekkürler. Programlama dillerini yeni öğrenen biri olarak ve istatistik background'u olmayan biri olarak edX, YouTube gibi platformlardan öğrenmeye devam ediyorum. Sizce bir noktada staj bularak bu alanda çalışma şansım olabilir mi? Çevre mühendisiyim bu arada. O konuda kesinlikle hani bence şansınızı kesinlikle deneyin. Çünkü bizim background'umuzda baktığınız zaman bizim mesela şirkette aramızda hukukçular da var. Benim gibi biyoinformatik background insanlar da var. Computer Science'dan gelenler de var ama onun yanında mimarlık okuyup gelenler de var. Aslında çok farklı background'lardan gelen insanlar var. Esas hani kendinizi geliştirip bu alanda belli skill'leri kazandıktan sonra kesinlikle hani çok güzel bir yol olabilir sizin için de, tavsiye ederim. Ve bunlar için herhalde en iyi kaynaklar online kaynaklar zaten. Sizler de onları çok iyi biliyorsunuz. Hı hı. Storytelling'de kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye sormuş Kevser Hanım. Ya evet, bu biraz böyle böyle direkt pinpoint şunları yapınca böyle direkt gelişebilecek bir konu değil aslında. Bu böyle alabildiğince practice yaparak olacak bir şey. Ve buna biraz vakit de harcamak gerekiyor. Yani hani bütün o data analizi yaptınız, sonra bunu nasıl bir story ile entegre edebilirim diye biraz vakit harcamak gerekiyor. Burada biraz işte dediğim gibi böyle ben mesela o farklı kitapları okuduğumda çok farklı örneklerle karşılaştım. Olabildiğince böyle farklı kaynakları okuyup o örnekleri görünce belki onları biraz daha kendime nasıl uyarlayabilirim diye düşünmek orada çok etkili oluyor. Bunu fark ettim. Onu tavsiye ederim. Bir soru alakalı. Peki bu hikayeleştirmeler ciddiyeti etkiliyor mu? Mesela dizi karakteri seçmek. Ya ben de yapardım algısı yaratır mı? Geri dönüşler genelde nasıldı? Ya ben bunu herkesin tedirgin olduğu bir konu ama MBA'deyken aslında bir denedik ve yani direkt aslında business tabii yaptığımız sunumda denedik ve çok güzel geri dönüşler aldık. Herkesin çok hoşuna gitti. Hatta sonra da tüm ders boyunca herkes bizim o karakterlerimizi kullanmaya başladı. Ya o aslında sizin vereceğiniz bir karar. Hani ben şu ana kadar negatif etkisini hiç görmedim. Ama yine de hani ne olur ne olmaz siz onun değerlendirmesini kendiniz yapın bence. Bunu ben de yapardım. Algısı bence çok kötü değil. Şey diye bir söz var. Hani bir ustayı izlerken, bir ustanın çalışışını izlerken ne kadar kolaymış gibi hissedermişsin. Çünkü o kadar şeysiz yapar ki, onu doğal yapar ki
Aynı şekilde hani o yüzden ben de yapardım algısı çok kötü bir şey değil bence. Bir Biennale'de öyle sanat resimlerinin yanına böyle bir neon ışıklarla yazmışlardı. Bunu ben de yapardım. Biz bunu hep böyle negatif bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama çok da kötü bir şey değil bence. Demek ki anlaşılır. Demek ki karşı tarafa derdini anlatabiliyor karmaşıklaştırmadan. Halil Bey yazmış, Carnegie Mellon Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı olarak gönüllere dokunan çok etkileyici bir sunumda tebrik ediyorum demiş. Sağ olsun, var olsun. Bizim etkinliğimizin duyurulmasında da çok yardımcı oldu. Beyza sormuş, yüksek lisans doktora öneriyor musunuz? Şimdi sen bu kararları yapıp değiştirdin, farklı yollara girdin. Senin perspektifin bence çok kıymetli. Evet, ya ben hani evet hani akademik kariyerde çok ilerledikten sonra böyle bir karar değiştirip sektöre geçmiş bir insan olarak yani ikisini de tavsiye ediyorum. Çünkü aslında ben hani şu anda sektörde bu kadar böyle başarılı olma nedeni de aslında o research background'un çok yüklü olması, yani o bir research approach'a nasıl yaklaşır, data nasıl analiz edilir, onları çok iyi öğrendiğim için aslında hani şu aşamada böyle farklı sektörlerde başarılı olduğumu hissediyorum. O yüzden hani akademik çok önemli. Ama böyle insanların bazıları da bazen hakikaten bize daha yatkın oluyorlar. Bu aslında bir lifestyle diyebilirim yani. Hangisi sizin için daha uygun hissettiriyorsa, hangisi daha mutlu olacaksanız onu tavsiye ederim. İkisi de hakikaten çok kıymetli ve çok ihtiyacımız olan alanlar. Burada bitirelim bence. Olur mu? Çok güzel yorumlar da var. Benzer şekilde sunumunu çok beğenmiş herkes. Sen de Question Answer'dan bakabilirsin. Burada duralım. 15 geçe zaten ben kahve molasını bayağı almış oldum. Ama 1-2 dakika bekleyelim. Yani 1-2 dakika mola verelim. Sonra Özge devralacak. Bir sonraki programın bir sonraki adımıyla. Çok teşekkürler. Veriyoruz. Çok teşekkürler Süheyda. Merhaba herkese. Genç Veri Bilimciler paneli için sizlerle buluşuyoruz şu anda. Ekranda da gördüğünüz şekilde Pelin Dayan, Pınar Ersoy ve Sera Giz Özel bizimle olacak bu panelde. Pınar geldi mi? Evet, Pınar da burada. Tamam. Şimdi ben ekran paylaşımını kapatacağım ve panelistlerimizle beraber sohbet halinde devam edeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz Sera, Pınar ve Pelin. Öncelikle sizlerden kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Daha sonrasında sizlere veri bilimine dair ve genç veri bilimci olmanız özelinde sorular ileteceğim. Şu anda hem Zoom üzerinde yayın yapıyoruz, aynı anda YouTube üzerinde de canlı yayın yapıyoruz. Eminim sizden faydalanacak çok fazla kişi heyecanla dinliyordur şu anda ve kariyer önerilerinizi heyecanla takip edeceklerdir. İsterseniz öncelikle ben Pelin'e söz vereyim. Daha sonrasında sizler de söz alarak kendinizi tanıtarak başlayın. Tabii Özge, çok teşekkürler öncelikle. Ben Pelin Dayan, San Francisco-based bir teknoloji şirketi olan Jotform'un Ankara'daki data ekibinde veri analisti olarak çalışıyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden işletme alanında lisans derecemi aldıktan sonra yine aynı üniversitede veri bilimi üzerine yüksek lisansa başladım. Halihazırda da hem iş hayatına devam ediyor hem de tez araştırmalarımı yapıyorum. Çok teşekkürler. Ben devam Merhaba ediyorum. Pınar. Pınar. Merhabalar. Ben dilerseniz bir ekran paylaşıp oradan çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Görebiliyor musunuz şu an? Evet, görüyoruz. Tamamdır. Merhabalar herkese tekrardan. Lisans eğitimime 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde başladım. Buraya başladığım dönem hiçbir programlama bilgim yoktu ve ilk defa burada yazılımla tanışmış oldum. Ve ilk öğrendiğim dil Java diliydi. Yeni dersler aldıkça aslında burada yazılım ile ilişkili konuları çok daha fazla sevmeye başladığımı fark ettim ve ileride seçeceğim mesleğin de mutlaka içerisinde kodlama bulunduran bir meslek olmasını istiyordum. Ek olarak yazılım bölümüne devam ederken diğer yandan endüstri mühendisliği bölümü dersleri ilgimi çekmeye başladı.
Bu sebeple ikinci yılımda endüstri mühendisliği ve çift dal yapmaya başladım. 2012 yılında her iki bölümü birlikte okumaya başladım. Bu bölümde ise özellikle istatistik ve yöneylem araştırması dersleri ilgimi çekti. Yazılım mühendisliğinden 2014 yılında, endüstri mühendisliğinden ise 2015 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra 2016 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde yüksek lisansıma başladım. Seçme ders olarak çoğunlukla veri madenciliği ve makine öğrenimi derslerini seçerek ilerlemeye çalıştım ve burada kullandığım temel programlama dili Python'dı. 2018 yılında da mezun oldum. Biraz aslında akademik deneyim tarafından da bahsetmek istiyorum. Mezun olduktan sonra kariyerime akademi ile mi yoksa profesyonel iş hayatıyla mı devam etmeliyim sorusu hep aklımda vardı. Bu ikilem aslında benim üniversite yıllarımda biraz başladı. Kısa bir sürede olsa akademik tarafta olmak nasıl bir duyguyu tadabilmek için aslında öğrenci asistanlığına başladım üniversitemde. İlk olarak programlama ile ilk tanıştığım ders olan Java ile buna başlamıştım. Daha sonrasında öğrenci asistanlığını ve akademik ortamda bulunmayı sevmiş olmama rağmen profesyonel iş hayatında deneyimlemek için ilk iş deneyimime mezun olduktan sonra başladım. Şimdi biraz ondan devam etmek istiyorum. Eğitim hayatım boyunca aslında birçok staj deneyimim oldu. Bunlardan en uzun ve aslında en önemli olan benim için IBM Türkiye'deki stajımdı. Burada mezun olduktan sonraki yaptığım ilk tam zaman iş deneyimim SAS Türkiye'de oldu. Burada analitik danışmanlık ekibinde çalıştım. SAS programlama dilini kullanarak aslında tüm işlemlerimizi orada gerçekleştiriyorduk ve farklı alanlarda müşterilerimiz oluyordu. Daha sonrasında Garanti Bankası'nda risk analitik ekibinde çalışmaya başladım. Ve burada yine SAS programlama dilini kullanarak analitik modeller geliştirmemiz tarafında müşterilere yardımcı oluyorduk. Sonrasında Trendyol Group'ta Data Scientist olarak çalışmaya başladım ve ilk defa burada Data Scientist olarak çalışmaya başlamıştım. Yani bu title ilk defa burada aldım. Ve burada kullandığım dil de yine Python ve SQL'di. Daha sonrasında Talnix aracılığıyla Mastercard Advisors için bir müşterimize destek olmaya başladık ve yine burada da SAS'ın kendi tool'larını kullanarak ve programlama dilini kullanarak bazı analizler yapmam gerekiyordu. Şu an ise güncelde 1,5 yıldır Commodity şirketinde Data Scientist olarak çalışmaya devam ediyorum. Ve burada da temel olarak Python kullanıyorum. Şimdi ekranı sizlere geri bırakıyorum. Çok teşekkürler Pınar. Ben çok teşekkür Seracığım, ederim. sen de kendinden bahset istersen. Evet. Öncelikle burada sabahtan beri çok fazla data science, yani veri bilimi alanında birçok kadının konuşmasını dinlemek benim için de böyle çok inspiring bir konferans oldu. Özellikle bu panelde de yer almak çok mutluluk ve heyecan verici. Bu vesileyle de öncelikle sana Özge, hani bizi bir araya getirdiğin için, sonra da Women in Data Science organizasyonuna destek veren herkese de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben de kısaca kendimden bahsetmem gerekirse lise eğitimi Deniz'de tamamladım. Sonrasında İstanbul Sabancı Üniversitesi'nde ekonomi anadal ve finans yanadal programlarından mezun oldum. Sonrasında da Philip Morris serüvenim başladı aslında. Philip Morris de kendi şirketimiz içerisinde çeşitli departmanlarda, farklı lokasyonlarda farklı pozisyonlar alma şansım oldu. Bu dönemde de istatistik, yazılım, veri bilimi, teknoloji, bunları nasıl bu alanlarda nasıl kendimi daha fazla geliştiririm derken Sabancı Üniversitesi'nin yine data analiz üzerine bir master olduğunu öğrenmiştim o dönem ve o programdan mezun oldum. Şu anda İsviçre'de Philip Morris firmasının veri bilimi ekibinde çalışıyorum. Şirketimizin dijital dönüşümüne destek verecek şekilde veriyi en iyi nasıl kullanabiliriz? Nerelerde kullanabiliriz? Bu veriden elde ettiğimiz sonuçları stratejimizin hangi alanlarında karar verici unsurlar olarak entegre edebiliriz? Hem bunları düşünen hem bunları yaratan ekibin bir parçasıyım şu anda. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Senin de bahsettiğin gibi İsviçre'den katılıyorsun. Ankara, İstanbul ve İsviçre'den bağlanan genç veri bilimciler olarak aslında kariyer yolculuğumuzu anlatmak gayet keyifli olacak.
Öncelikle şöyle bir soruyla başlamak istiyorum sizlere. Hangi lisans bölümünden mezunsunuz ve bu bölümün veri bilimi alanında hangi avantajlarını gördünüz? Bundan bahsederseniz katılımcılarımızın çokça faydalanacağını düşünüyorum. Öncelikle ben belirtmem gerekiyorsa ben ekonometri mezunuyum ve veri bilimi tarafında ekonometrinin sağladığı çok fazla avantajları gördüm. Ama ben burada daha çok panelistlerime söz vermek istiyorum. İsterseniz sırayla söz alarak katılabilirsiniz. Tabii ben başlayabilirim isterseniz. Ben işletme bölümü mezunuyum. Belki alanın katkısını hani teknik ve teknik olmayan soft beceriler olarak ikiye ayırarak anlatmalıyım. Yani işletmenin daha çok kantitatif tarafından geliyorum. Bu sebeple matematik ya da istatistik bilgimin üzerine koymak için çok fazla mesai harcamam gerekmedi. Yani ek olarak işletme bölümü bir organizasyonun tüm alt alanları ile ilgili dersleri içeriyor. İşte bunlar finans gibi, marketing, pazarlama gibi, operasyonel research gibi çeşitli dersleri içeriyor. Yani mesela marketing derslerini almış olmanın faydası user ya da market research, işte UX'ler nasıl çalışıyor? Aslında biliyor, farkında oluyorsunuz. Kullanıcı segmentasyonunu anlamada, yeni kullanıcı metrikleri oluşturma noktasında mesela beni besledi bu taraftan aldığım dersler. Çünkü konseptlere hakim oluyorsunuz. Biraz da ürüne aşinalığınız varsa özellikle ilk şirkete başladığınızda aslında bu hızlı öğrenmenizi sağlıyor. Mesela finans dersleri kendi şimdiki iş tecrübemde arkadaki ödeme veri şemasını anlamamda fayda sağlamıştı. Çünkü kullanıcılar formları için belirli payment yani ödeme entegrasyonları yapıyorlar kendi formlarına ve arkada aslında bunun için ayrı oluşturulmuş bir ayrıntılı bir veri şeması var. Ek olarak soft skill'lere gelecek olursak da işletme aslında sürekli case çözerek ilerlediğiniz bir bölüm. Bu da kompleks problem çözme becerisini çok geliştiren bir şey. Yani en baştan sona kadar bir sorunun tanımlanması, analizi, çözüm önerileri, prezente edilmesi ve karşı tarafı da ikna etme süreçleri üzerine kurgulanıyor. Peki burada pratik tarafta şöyle bir durum olabilir belki bununla ilgili. Mesela aynı anda hem UX'larla hem de development ekibiyle, geliştirme ekipleriyle birlikte çalışıyorsunuz aynı konu üzerine ve çıktılarınızla ve önerilerinizle ilgili her iki tarafı da ikna etmeniz gerekiyor. Ama bu iki takımın da aslında farklı mindsetleri ve farklı ürün bakış açıları var. Mesela bu gibi durumlarda işe yarayabiliyor kendi background'um. Teşekkürler. Merhabalar, ben devam ediyorum o zaman. Açıkçası ben bölüm seçerken yazılım konularına ilgi duyduğum için yazılım mühendisliğiyle başlamıştım. Fakat sonrasında endüstri mühendisliği çift dal yaparken o dersleri de, daha doğrusu istatistik, operations research yani yön eylem araştırması gibi derslerin de ilgimi çektiğini anladığım için çift dal yapmaya karar verdim. Bu her iki bölümü de okurken aslında bir sonraki adımda kendi kariyer seçimimde bu iki taraftan da sevdiğim konuları birleştirebileceğim bir alan olması konusunda bir seçim yapmak ve o şekilde ilerlemek istedim. İlk olarak aslında şansıma biraz SAS Türkiye'de çalışmamın da o anlamda faydası oldu. Hem yazılım tarafının bilgisi gerekliydi burada çalışmak için. Yani SQL, programlama gibi bilgilerin gerekliliği mutlaka bilinmesi gerekiyordu. Daha sonrasında üzerine analitik, istatistik gibi bilgileri de harmanlayarak aslında o iş tanımını gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Ben ilk orada çalışmaya başladığımda gerçekten benim mutlu olacağım alanın her iki taraftan, her iki okuduğum bölümün de birleşimi olan bir alan olduğuna karar vermiştim. Ve analitik o sırada benim için gerçekten bir sonraki kariyer hayatımda ilerleyebileceğim çok benim için optimum bir seçim gibi oldu. Hem aslında programlama tarafında destek olabiliyordum hem de istatistik ve diğer konularda öğrendiğim biraz daha soft skill'lerle de ilerleyebileceğim bir alandı. O anlamda şu an yapmakta olduğum işte gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum okuduğum bölümlerin. Kesinlikle her iki bölümde okunmalı mı gibi bir soru karşınıza gelirse bence gerekli değil ama ben gerçekten çok faydasını gördüm. Bu şekilde bir kariyer veya eğitim hayatı çizmek isteyen arkadaşlar olursa çok yararını göreceklerini düşünüyorum diyorum ve çok teşekkür ederim.
Ben de ekonomi bölümü Anadolu mezunuyum. Finans yan dalım vardı lisans zamanında. Ekonomide yani istatistik, ekonometri konularında kendinizi geliştirdiğinizde aslında data science dediğimiz alanın belli bir kısmını aslında öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden de katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama hani Özge aslında bu soruyu sorma sebebini biraz hani insanların okuduğu bölümden dolayı kendilerine karşı bir bazen ön yargıları olabiliyor. Acaba ben bu bölümü data science yapabilir miyim, veri analizi yapabilir miyim? Buna yönelik bir soru olduğunu düşünerekten biraz cevaplayacağım. Tabii ki mühendislik bölümlerinde de daha çok teknik, işte yazılım vesaire görmenize rağmen ben aslında üniversiteden hangi bölümünden mezun olduğunuzun data science yapıp yapamayacağınıza karar veren bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Şu anda birçok farklı kurstan, birçok online eğitimlerden bu açınızı kapatabilirsiniz. Ben de mesela teknoloji konusunda mezun olduğum zaman bu yazılım konusunda eksiklerim vardı. Ben data science üzerine bir master yaparak bunu kapatmayı tercih ettim. Siz de aynı şekilde farklı bölümlerden de mezun olsanız bu alanı yapabilirsiniz. Hatta ben bazı noktalarda artısı da olabileceğini düşünüyorum. Örneğin daha uç örnek vermek gerekirse mesela bir tıp mezunu ya da bir hukuk mezunu olan bir kişi bu alanı yapabilir mi? Evet, yapabilir. Hatta belki de artı olarak bir alan bilgisi, yani domain knowledge dediğimiz bir bilgisi de olduğu için bu alanda çok daha farklı bakış açıları ve çok daha farklı modellemeler de yapabilir. Yani o yüzden tabii ki bir mühendislik bölümü mezun olduğunuzda belki genel olarak data science'ın büyük bir çoğunluğunu üniversiteden mezun olur olmaz öğreniyorsunuz. Ama bu demek değil ki başka bir bölümden mezun olduğunuzda bunu yapamazsınız. O yüzden de kimsenin hani bu alandan korkmaması gerektiğini, istiyorlarsa üstüne giderek motivasyonla yapabileceğini düşünüyorum. Ben de bu noktada Seray'a katılıyorum. Bir data ekibinde çeşitlilik olması çok önemli. Çünkü herkesin masaya getirdiği şey farklı olabiliyor. Bunu aslında bir avantaj olarak görmek gerek. Yani benim gözlemim bu soruların sorulmasının sebebi farklı backgroundlardan gelen insanlara biraz iş ilanlarında işte bilgisayar mühendisliği, istatistik, matematik bölümü mezunları ya da ilgili alanlar şeklinde not düşülüyor. Bu da sanıyorum biraz heves kırıyor. Ama gerçekçi olmadığını da söylemek gerek. Çünkü hani Sera da mesela farklı bir background'dan geliyor. Özgür sen de hani istatistik ya da matematik ya da mühendislik bir must değil aslında. Yani hem master'da hem de şimdi çalıştığım şirkette de etrafımda özellikle direkt sosyal bilimler tarafından gelen işte hatta sosyoloji, felsefe gibi uluslararası ilişkiler gibi bölümlerden backgroundlardan gelen arkadaşlarım var. İlla ki hani biraz daha bu backgroundlar değerlendirmek istenirse mesela Computational Social Science tarafına yönelilebilir. Yani orada NLP ya da Text Analytics çalışmak isteyen arkadaşlarımız olabiliyor. Böyle düşünebilirler. Ek olarak şunu da söylemek isterim. Mesela mühendislik, direkt bilgisayar mühendisliği background'undan gelmeyen, yani başka mühendisliklerden gelen arkadaşlarımız da bitirme projeleri ya da belli dersleri kapsamında öğrenmeleri gerekmediyse zaten kodlamayı bilmeden mezun olabiliyorlar. Yani onların sadece belki matematik ve istatistik bilgileri biraz daha oturmuş oluyor. O sebeple hani bu tamamen pratik ve teknik becerileri kazanmakla ilgili. Bunu bir handikap olarak görmemelerini öneririm ben de. Çok teşekkürler. Sizin önceki konuşmalarda da diğer konuşmacılarımız da bahsetti aslında. Veri bilimini aslında zenginleştiren alan çok farklı disiplinlerin bir araya gelmesi. İşletme yönetimi, mühendislik, matematik, istatistiğin bir araya gelerek oluşturduğu bir alan olarak görülüyor aslında şu an ve bu ortaya çok daha zengin bir alan yaratıyor. O yüzden hangi bölümde olduğunuza ya da nereden mezun olduğunuza çok fazla takılmadan, eğer veri bilim alanının içerisinde çalışmak istiyorsanız sizler de sürecin içerisine dahil olabilirsiniz. Burada sabah yine yaptığımız konuşmalarda da belirttiğimiz gibi veri akışı giderek daha da çok artıyor ve çok farklı sektörlerde de yer alıyor. Örneğin sabahki konuşmalarımızda bir hemşirelik mezunu dinleyicimiz vardı ve veri bilim alanında görev aldığından bahsetmiş. Sera'nın bahsettiği gibi hukuk tarafına da yer alabilirsiniz ama siz verilerle ilgileniyor olabilirsiniz. Çünkü yani tıpta da veriler kullanılıyor, turizmde de, sağlıkta da, finansta da çok farklı sektörlerde veriler kullanılmaya devam ediyor. Bu yüzden hangi bölümde olduğunuza dair kendinizi kısıtlamadan ilerlemeniz çok önemli.
Şimdi isterseniz birazcık daha Türkiye'de veri biliminin ne durumda olduğu ve gelecekte fırsatların ne yönde artacağı ile ilgili konuşarak ilerleyelim. Sera, istersen sözü sana vererek devam edeyim. Çünkü sen hem Evet. Türkiye'de hem de İsviçre'de çalışma imkanı buldun. Buna yönelik bize neler anlatmak istersin? Yani bu alan tabii ki hani uzun senelerdir olan bir alan ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha önceki panelistlerimiz de bahsetti. İşte teknolojinin memory, bu hafıza kartlarının vesaire gelişmesiyle de daha çok gündeme gelen ve aslında sadece bir akademik yön olmaktan çıkıp aslında şirketlerin de şu an kullanabileceği bir noktaya geldi. Ve daha da gelişecek. Şu anda Türkiye ya da Avrupa olarak da tam olarak istenilen noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Hala özellikle global firmaların da ya da lokal firmaların da alması gereken bu dijital anlamda birçok adım var. Ben inanıyorum ki daha çok bu veri bankalarının ortaya çıkmasıyla ve veriye yönelik eğitimlerin artmasıyla ve şirketlerin içerisindeki bu dijitalleşmenin ve veriye yönelik aynı şekilde karar mekanizmalarının kendi stratejilerin içerisinde bulunmasıyla birlikte daha çok pozisyonun açılacağını ve daha çok önemin artacağını da görüyorum. O yüzden gerçekten böyle bir organizasyonun yapılıp bugün bu kadar çok katılımcıyla bu organizasyona ilginin olması da bence oldukça güzel. Bu da bunun bir şartlarından bir tanesi. Pelin ve Pınar, sizler bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani Türkiye'deki kurumsal firmalarla ilgili belki Serap ve Pınar daha doğru ve isabetli yorumlar yapacaklardır diye düşünüyorum. Ben biraz da küçük ve orta ölçekte daha lokal firmalarla ama ya da hani dünyanın farklı yerlerinde kullanıcıları olan, hacim olarak büyük fakat hani ekip olarak daha küçük olan teknoloji firmalarından biraz bahsedebilirim. Yani burada işte çeşitli oyun firmaları, SaaS firmaları var. Bu tarz firmalar daha agile çalışan, daha çevik ürün geliştiren firmalar oluyorlar. Bu yerlerde bu içerideki kültür sebebiyle de daha hızlı karar alınıp daha hızlı uygulanıyor. Yani çok çok hızlı bir tempoda ilerliyor aslında yapı. Bu tarz bir yapıya da data ekipleri biraz daha deneyimli ve kıdemli ya daha senior pozisyonlarındaki veri bilimcilerini ya da veri mühendislerini almak istiyorlar aslında. Çünkü açıkçası ilk etapta daha çok fark yaratıyor. Ekipler de bunun farkındalar. Bu sebeple birçok pozisyonun uzun zaman açık kaldığını görebilirsiniz. Sabahki ilk açılış konuşmasında Aytül hocamız da bundan biraz bahsetmişti. Pozisyonlar çok uzun, bir seneye kadar varan süreler boyunca açık kalabiliyor diye. Ekipler de ikna olmak istiyorlar çünkü görüşmelerinde. Yani hani hepimizin yani ortaklaşabildiği artık verinin önemi uzun zaman önce anlaşıldı ve aslında birçok şirket data tracking'i yapıyor. Yani veriyi topluyor, saklıyor ve analizini yapabiliyor ama yani bir ML modelinin, bir makine öğrenmesi modelinin implemente edilmesi ya da bir işte veri bilimi pratiklerinin kurgulanmasına daha yeni başlamış olan çok fazla firma var. Ama sanıyorum bu pandemi süreci, bu yani dijital dönüşüm sürecinin hızlanması bunu da biraz hızlandırdı. Ve ben firmalar hem maliyet kalemlerini ne kadar düşürdüğünü, hem süreçleri daha verimli hale getirdiğini, hem de market stratejilerine olan etkisini gördükçe daha hızlı adapte olabileceklerini düşünüyorum veri bilimi pratiklerine. Ve bu sebeple önümüzdeki günlerde veri biliminin daha popüler hale geleceğini düşünüyorum Türkiye'de. Evet, yani ben bir şey daha eklemek istersem hani Pelin'in söylediği şey çok doğru. Bu belki Covid süreci de biraz bu süreci hızlandırdı. Ama burada aslında şirketler bir yanda böyle şu anda bir data science pozisyonu açalım, işte hemen bir data science ekibimiz olsun, işte her şeyi otomatikleştirelim vesaire gibi bazen de yaklaşıyorlar. Biraz ben o yüzden biraz daha aslında olgunlaşmanın zaman alacağını düşünüyorum. Çünkü daha aslında datayı nasıl topladığımız bazı şirketlerde soru işaretiyken ne zaman hani nasıl o datayı nasıl topladığımızdan sonra nasıl bir machine learning algoritmasında hani bunu çalıştırabiliriz, sonucu da hangi stratejide nasıl kullanabiliriz, o kısımlarda aslında bayağı büyük eksiklerimiz var. Öncelikle
hani bu alanlar tabii ki gelişecek ama bu pozisyonlara hayır eden, yani bu pozisyonlara alan seçen kişilerin de bu alanlarda olgunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Ve gelişecek. Ben biraz bahsedeyim isterseniz. Gerçekten Sera ve Pelin çok güzel noktalara değindi. Ben de ek birkaç noktaya değinmek istiyorum. Aslında gerçekten son yıllarda veri bilimi çok fazla önem kazanmaya başladı. Daha öncesinde bu veri bilimi analitik danışmanlık şeklinde geçen bir iş tanımıydı. Daha doğrusu ben başlarken böyleydi. Hiç veri bilimcisi gibi bir tanım yoktu. O dönemde zaten çok fazla şirketin bu kadar ihtiyacı olduğunu bilmiyorlardı veri bilimine, veri bilimcisine. Çünkü aslında bugüne kadar şirketler için önemli olan veriyi toplayıp depolamak, bir şekilde onu serverlarında tutmak. Bunlar onlar için çok daha önemliyken şu an aslında o toplanan verinin işlenebilmesi, daha sonrasında sektörel olarak onlara stratejik karar verilebilmesi noktasında çok daha yönlendirici etkileri olduğunu gördükleri için aslında her şirket küçük küçük başlamak istiyorlar artık veri biliminin biraz da biz ucundan tutalım diye düşünerek. O yüzden herhangi bir şirket ile olur da görüşürseniz veya bir programlarına başvurursanız onlardan yani çoğundan yeni o bölümlerin kurulmaya çalışıldığını duyabilirsiniz. Ama her birinin aklında sektör bazlı olarak bir fikir oluyor. Örneğin bankaların çoğunlukla bir müşteri segmentasyonu problemi oluyor. Bunun çözülmesini istiyorlar. Veya e-ticaret sektöründeki müşterilerin öneri sistemleri, sepet analizi gibi ihtiyaçları olabiliyor. Bu konularda yardımcı olabilecek kişilerin onların ekiplerine katılmasını istiyorlar veya fiyat optimizasyonu gibi konuların onlar için önemli olduğunu belirtiyorlar. Çünkü artık bunlar diğer sektörde bulunan şirketlerle bir şekilde rekabet edilebilmesi için her şirketin özellikle verilerini düzgün bir şekilde inceleyip analiz edip ona göre bir sonraki adıma ilerlemeleri gerekiyor. O yüzden her şirketin gittikçe çok daha veri biliminin önemini kavradıklarını düşünüyorum ve gerçekten önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Bu tarafta çok fazla fırsat olduğunu da düşünüyorum. Hiç bence bu alana başlamak isteyen öğrenciler veya farklı sektörden kişiler varsa korkmasınlar. Önleri çok açık bir durum var şu anda. Sektör gerçekten buna aç diyebilirim. Sadece kendilerine güvenmeleri gerekiyor biraz insanların. Bilmediğiniz veya o tarafta kendinizi çok deneyimli görmediğiniz konular olabilir. Ama her biri zamanla geliştirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü birçok şirket aslında yetiştirmek için de veri bilimcisi arıyor. Onlarla birlikte aslında öğrenebileceğiniz ortamlar da olabilir diyorum ve çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok güzel şeylerden bahsettiniz hepiniz. Ben bugün aslında bu panelde sizleri gördüğüm ve dinlediğim için ben de çok mutluyum. Çünkü aslında genç veri bilimcilerin ve veri alanında çalışan kişilerin de bu alanda çalışmak isteyen kişilere ilham vereceğini düşünüyorum ve daha da çok motive edeceğini düşünüyorum. O yüzden söyledikleriniz çok değerli. Sizlere son bir soru yönelteceğim. Daha sonrasında eğer vaktimiz kalırsa chatten 3 tane soru görüyorum şu an. Onları da yanıtlayarak ilerleyelim. Bizler her ne kadar genç veri bilimcileri olarak bu panelde yer alsak da şu an yolunun başında olan, kariyerinin başında olan, üniversite öğrencisi olan kişilere sizler ne önerirdiniz? Sizler nasıl başladınız? Hangi programları öncelikli olarak öğrenmelerini tavsiye ediyorsunuz? Bunu eğer paylaşırsanız eminim çok faydalanacaktır dinleyicilerimiz. Ya aslında teknik becerilerden önce belki bir tık daha geri giderek ben biraz daha hani Women in Data Science konusu üzerinden biraz daha cinsiyet üzerine de bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bazen bu yani kadın, erkek, mühendis, data scientist olur olamaz, işte veri bilimci olur olamaz konuları gerçekten çok karşılaştığımız bir şey.
Ve ben burada yani şunu söylemek istiyorum. Çok fazla burada inanıyorum ki kadın veri bilimine inanan ya da bu alanda gelişmek isteyen çok fazla da katılımcı ve dinleyici var. Yani özellikle cinsiyetiniz, kadın ve erkek oluşunuz kesinlikle herhangi bir alanda bir şey yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Yani bunu önce kendi içimizde benimsememiz gerekiyor. Ve sonrasında aslında diğer insanlara ancak o zaman dokunabiliriz ya da yardımımız olabilir. Gerçekten kendi içinizde eğer siz bunu yapamayacak biri olarak görüyorsanız en büyük engeli ve en büyük aslında ön yargıyı kendinize karşı siz yapmış oluyorsunuz. Yani o yüzden bugün burada dinlediğiniz bu kadınlar bunu yaptıysa siz de yapabilirsiniz demek istiyorum. Bu noktada da yarın da 8 Mart Kadınlar Günü. Kadınlar Günü'nde kutlarım herkesin. Teknik alanda daha genel konuşmak gerekirse benim aslında 2 tane önerim olacak. Hani tekrar yolun başına dönseydim ben neler yapardım diye düşündüğüm zaman. Birincisi bu alanda yeni başlıyorsanız kendinize bir öğrenme yolu çizmeniz. Bu ne demek? Bu hangi konuyu neden, hangi sırayla, hangi derinlikte öğreneceğinizi aslında bir plana oturtmanız gerekiyor. Çok fazla online kurslarla başlayan, işte Python giriş kursunu farklı sitelerden 5-6 kez alan birçok kişi görüyorum, konuşuyorum. Ve görüyorum ki uzun vadede bu aslında motivasyonunuzu ve zamanınızı kaybettiriyor. Bu alanda ya kendinize böyle bir güzel bir structure yani güzel bir sistem yaratabilirsiniz. Hangi dersi, hangi sırayla öğrenmeniz gerektiği konusunda. Ya da bunu sizin için daha önce yapmış olan firmalar olabilir. Yani bu bir master programı olabilir veya eğitim programları olabilir. Ben inanıyorum ki bu da aynı şekilde en azından günün sonunda neyi bilmediğinizi öğrenmenize yardımcı olacak bir şey. Çünkü diğer türlü biraz internette çok fazla bilgi var ve yeni başlayanların biraz kafası karışıyor gibi görüyorum. İkinci tavsiyem de gerçek tecrübeye önem vermeniz. Ya bu bir proje olabilir, bir staj olabilir. Bunun çok değerli olduğunu ileride de göreceksiniz. Çünkü bu eğitimleri alırken böyle dataseti zaten hazır geliyor. İşte kodu nerede yazacağımız zaten belli gibi durumlar var. Ama gerçek hayatta aslında bütün bu süreci baştan sona yürütmeniz gerekiyor. O data size nasıl ulaşacak? O datanın sonucunda çıkardığınız modeli diğer insanlara nasıl anlatacaksınız? Ya da anlattığınız model hangi stratejiyle nasıl kullanılabilir gibi aslında görselleştirilmesinden kodun yazılmasına baştan sona bir süreç yönetmeniz bekleniyor. Bu sebeple de gerçek tecrübenin yani yapabiliyorsanız bir stajın ya da gerçek bir projede en azından gönüllü olarak bile yer alabiliyorsanız ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. En azından yani bu kariyerin başında olan kişiler için. Çok teşekkürler. Söylediğin şey çok önemli. Eğer yolun başındaysanız kendinize bir kariyer haritası ya da bir öğrenme haritası oluşturmanız çok önemli. Ben de katıldığım etkinliklerde şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Aynı anda işte Python, R programlama, istatistik öğrenmeye çalışan kişiler oluyor. Ben bunu pek doğru bulmuyorum. Çünkü veri bilimi uzun bir yolculuk ve yani uzmanlaştığınızda bile hala öğrenmeniz gereken çok fazla şey oluyor. Eminim şu an kariyerinin ileri aşamalarında olan kişiler bile eğer veri tarafında yer alıyorlarsa ya da diğer departmanlarda eminim hala öğrenmeye devam ediyorlardır. Burada hepsini şimdi öğrenmem gerekiyor diyerek aslında çabaladığımızda vakit kaybına yol açabilir bu. Kendinize uzun süreli temelini tamamen öğrenerek ilerleyebileceğiniz güzel bir harita oluşturmak ve 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık programlar belki de çok daha önemli olacaktır ve hayat boyu öğrenme felsefesiyle çalışmak çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Pınar ve Pelin, sizler ne gibi önerilerde bulunursunuz? Siz yol haritasından bahsedince böyle bütün yolculuğum gözümün önünden geçti son 1,5-2 yılda. Ben de biraz hem kendi yolculuğum üzerinden önerilerimi vereyim, sonra da biraz ekleyeceğim şeyler olacak.
Ben de üniversite son sınıfta ki herkes, yani birçoğumuz atlatmışızdır, çok belirsizliklerle dolu. Böyle işte bir yandan iş mülakatlarından haber beklediğiniz, bir yandan master başvuruları yaptığınız böyle çok deli bir dönem aslında. Ben de o dönem zaten bir finans alanında bir kariyer planlıyordum ve aynı zamanda da General Electric'te finans ekibinde part-time analist olarak çalışıyordum. Ve o dönemde aslında ya ben sanıyorum burada bu alanda kariyer yapmak istemiyorum ve biraz da kurumsal yapının dışına çıkmak istiyorum ilk mezuniyetten sonra diye düşünerek ki kendimi aslında sorgulamaya başlamıştım. Yani çok da böyle emin olduğunuz şeyler var bir noktaya kadar. O noktada şey yapmaya, yani kendinizi sorgulamaya ve ben gerçekten ne istiyorum demeye başlıyorsunuz ya, böyle bir döneme denk geldi. Ve şunu fark ettim aslında, biraz içime döndüğümde işte çeşitli projelerde, çeşitli case çalışmalarında eğer bir veri seti üzerinden ilk bir analize başlamamız gerekiyorsa bunu genellikle ya ben hallederim deyip sonra arkadaşlarımı da anlatmaya çalışan taraf oluyordum. İşte matematik temelimi güçlü bulduğum için, daha analitik bir insan olduğumu düşündüğüm için veriyle de uğraşmayı çok sevmiştim o dönemdeki iş tecrübemde. Ve bu alana yönelmeye karar verdim. Şu da çok önemli bence. Etraflarında bu alanda çalışan, yakın, direkt iletişimde olabilecekleri birileri varsa onların mentorluğunu almak ya da LinkedIn gibi iş ağları üzerinden ulaşıp hani o spesifik sorularını sormak da önemli. Ve o dönem aslında bu taraftaki arkadaşlarım da neler öğrenmeliyim noktasında hem de master noktasında mesela beni çok güzel bana yol göstermişlerdi. Ve o noktada ben de SQL öğrenmeye ve mezun olmadan beni bu alanda besleyebilecek ileri istatistik gibi dersler almaya çalıştım. Belki bunları tavsiye edebilirim henüz mezun olmamış arkadaşlarımıza. Yahut bilgisayar mühendisi ya da bilişim sistemleri gibi bölümlerde Special Topics adı altında açılan dersler var. Yani Introduction to Data Science alabilirler. Veri bilimine giriş dersi, deep learning, derin öğrenme, text analitiği ya da sosyal medya analitiği gibi dersleri, yani işte çeşitli alanlarını görebilmek için aslında bu alanda çalışabilecekleri. Belki bunlara bakabilirler diye düşünüyorum. Çok faydalı oluyor. Ve ben de mezuniyet sonrasında master'a hemen başladım yine ODTÜ'de. Burada Serhan'ın dediği gibi yani step step gitmek çok önemli. Çünkü işte mesela ilk mezun olduğumda programlama bilmiyorum ama veri bilimi üzerine bir master yapacağım. Şimdi nasıl olacak diye düşünüyorum ama hani zaten interdisipliner bir bölüm olduğu için sizin başvurduğunuz birçok master programı da bunun farkında olarak size bir hazırlık sunuyor aslına bakarsanız. Yahut bilmemeniz durumunda da sizi yönlendiriyor olacaklardır aslında oradaki hocalarınız. Eğer böyle daha standart bir yoldan gitmeye karar verirlerse, yani master yapmak gibi. Benim de oradaki sürecim yine işte çeşitli yazılım mühendisliği, veri tabanı konseptleri ve uygulamaları, işte bilgisayar networkleri gibi daha bilgisayar mühendisliği tarafından dersleri almak ve daha sonraki süreçte de işte veri bilimi, deep learning gibi derslerle devam eden bir süreç olmuştu. Böyle dediğim gibi step step ilerlemek önemli. Onun dışında başka tavsiye edebileceğim, eğer Python, yani ilk defa programlama öğreneceklerse Python'la başlamalarını tavsiye ederim. Zaten birçok şirket farklı dilleri isteyebiliyor ama zaten birini öğrendikten sonra diğerlerine çok çabuk adapte olunabiliyor. Ek olarak Süveyda bir önceki bir yarım saat kadar önce sunumunda bahsettiği data telling, data storytelling, en az datanın kendisiyle uğraşmak kadar önemli. Yani çünkü çoğunlukla farklı ekiplerden, farklı mindsetlerden insanlara bulgularınızı sunmanız gerekiyor. Bu konu hakkında ben de okumalarını tavsiye ederim. Onun dışında zaten konferans paperlarını ya da makaleleri tavsiye edebilirim. Eğer biraz daha sıkılıyorlarsa akademik makalelerden, Grey Literature dediğimiz işte blog postları gibi, videolar gibi zaten tonlarca kaynak var ve birçok kodlama tarafı için açık kaynak var zaten. Yani bunlara göz atabilirler. Merhabalar. Ben yine bir ekran paylaşıp size bir şey göstermek istiyorum müsaadenizle. Aslında bu bana biraz çoğunlukla gelen bir sorunun cevabı gibi anlatmak istiyorum. Çoğunlukla veri bilimine ilgi duyan insanlar, bir de veri mühendisi diye bir kavram var. Bu ikisini biraz birbirlerine karıştırabildikleri durumlar oluyor. Aslında bunun sebebi şirketlerin de veri bilimcisinden farklı beklentiler olmasından kaynaklanıyor.
Biz aslında veri bilimcisi diye baktığımız zaman bu kişinin makine öğrenimi ve o algoritmaları kullanarak ham veriyi analiz etmek ve bunu iş çözümlerine dönüştürmekten sorumlu kişi olarak tanımlayabiliriz. Veri bilimcileri olarak tanımladığımız kişiler aslında ileri programlama veya büyük veri analizi becerilerine sahip kişiler de olabilir. Ancak bu gerçekten gerekli değil bir veri bilimci olabilmek adına. Bu noktada aslında devreye veri mühendisi dediğimiz daha çok veri tabanları, büyük ölçekli veri işleme sistemleri için mimariler geliştiren ve onları test eden kişiler devreye giriyor. Bu kişilerin aslında iş tanımı daha çok çeşitli kaynaklardan gelen verilerin şemalarını tasarlamak, bunları oluşturmak, entegre etmek gibi daha programlamaya yönelik iş tanımları olabiliyor. Aslında burada biraz benim anlatmak istediğim veri bilimcisinin sahip olması gereken özellikler içerisinde programlama alanında spesifik hangi dillere yöneleyim demek isterseniz SQL ve Python veya R bu ilk 3 dili bilmenizi tavsiye ederim ve eğer bir sınırlama, filtreleme yaparak bir dile odaklanacaksanız bu 3 dil veya SQL Python veya SQL R diye bir seçim yapabilirsiniz. Yine mutlaka istatistik ve matematik bilginiz önem arz edecektir. Bu taraftaki bilgilerinizi güncellemenizi ve okumalar yapmanızı, farklı makaleler takip etmenizi, Medium makaleleri okumanızı tavsiye ederim. Çok daha güncel diller kullanılıyor Medium makalelerini okursanız eğer. Fakat daha teknik bir altyapıya sahipseniz veya bir mühendislik geçmişiniz var ve veri biliminden çok daha veri mühendisine yakın bir tabanınız varsa aslında yine SQL, Python ama buna ek olarak Scala ve Java dillerini öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu alanda çoğunlukla büyük veri işleme sizin için önemli olacak. Bu anlamda Hadoop, Spark, MapReduce gibi dillerin öğrenilmesi sizin tarafınızda gerçekten ciddi avantaj sağlayacaktır. Burada da yine matematik bilgisi gerçekten önem arz ediyor. O anlamda aslında bu şekilde bir ikilem olduğunu düşünebilirsiniz. Ve farklı şirketlerin bir veri bilimcisinden de beklentileri farklı olabiliyor. Örneğin ben şu an güncel işimde bu ikisinin birleşimi gibi bir iş tanımı var diyebilirim. Yani kendimi burada gördüğünüz bir aslında iki küme ve bunun kesişimi var. Bu Big Data olarak tanımladığımız terimi bir şekilde hayatımıza soktuğumuz durumda aslında onun etkilediği örneğin ne tür bir makine üzerinde o verinizi çalıştırıyorsunuz, işlemek istediğinizde veya okumak istediğinizde aslında nasıl kısıtlara takılıyorsunuz, bunları çözmek için neler yapmanız gerekiyor, hangi alanda, hangi dilin, hangi kısıtlarını okuyup öğrenmeniz gerekiyor. Aslında bunları okuyarak biraz daha veri mühendisi tarafında kendinize öğretmiş ve o tarafınızı geliştirmiş oluyorsunuz. Bunun ne faydası var diye sorarsanız yani ben sadece veri bilimci olmak istiyorum, bunları öğrenmek istemiyorum gibi bir düşünceniz varsa aslında büyük veri işleme ve o platformların size sağlayabileceği ek öğrenimleri aslında hayatınıza almak istemediğiniz noktada ek bir ekibin size destek olmasını bekliyor oluyorsunuz. Yani backend ekibinin veya DevOps ekiplerinin o veriyi sizin için işleyip kullanabileceğiniz bir hale getirmesini bekliyor oluyorsunuz. Yani sizin farklı ekiplere olan bağlılığınız artıyor. Ben biraz aslında bu bağlılıktan da kurtulmak istediğim için olabildiğince kendim her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Bu tamamen seçim meselesi. Yapmak zorunda değilsiniz. Ama olabildiğince fazla bilgi ve yeteneğe sahip olmak sizin işlerinizi olabildiğince hızlandıracaktır ve daha kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik ben ekranı bırakıyorum. Zamanımız galiba az kaldı. Son 1 dakikamız kaldı. 8 tane soru gelmiş. Bunları hızlı hızlı yanıtlayabiliriz isterseniz. Çok hızlı okuyacağım. Sizlerden birisi çok kısa yanıt verirse sevinirim. Yeşim Hanım, Yeşim İpek, Pelin ve Sera'ya bir sorum olacak. Yazılım bilgisi içermediği için lisanslarınız yüksek lisansta zorlandınız mı diye sormuş.
Lütfen Sera. Şöyle, tabii ki diğer insanlar 1 saat çalışıyorsa benim 3 saat, 4 saat çalışmam gerekti başta. Tabii ki o baştaki açığı kapatmak için daha hızlı ve daha çok üzerine düşerek çalışmanız gerekiyor. O da aslında bir zorlanma kısmı. Ama inanın sonrasında mezun olduğunuzda aynı noktada bitirebileceğiniz kadar biliyor olacaksınız. Yani bu sizin motivasyonunuzla ilgili. Bunda bir hani başka bölümden mezun olmanız, yazılım yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Pelin, senden de yanıt alalım. Ben de katılıyorum. İlk zamanlarda birçok farklı dersi değil ama kodlama dersine Python öğrenirken çok kapsamlı bir proje yapmıştık. Orada biraz zorlandım. Bir de Deep Learning alırken Generative Adversarial Network üzerinden bir model kuruyordum. Orada birazcık zorlandım. Ama yani dediği gibi aslında Sera'nın sizin belki de 2-3 kat zaman ayırmanız lazım ama bir şekilde çözülüyor. Çok teşekkürler. Ayşe Feride Dündar, Maliye 2. sınıf öğrencisiyim. Kendime sürekli yapabilir miyim diye soruyordum. Sera Hanım moral oldu demiş. Müjde Güner, Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı'nı henüz tamamladım. Sektöre girebilmek için tavsiyeleriniz nelerdir? Diye sormuş. Aslında tavsiyelerimizde bulunmuştuk ama çok kısaca Pınar bir şeyler söylemek ister misin? Sektöre girerken. İlk olarak aslında üzerine çalışmış olduğu dillerin veri bilimi ile ortak olarak kullanılan hangi alanları varsa o tarafta biraz kendini geliştirmesini tavsiye ederim. Örneğin Python dilini biliyorsa Python'ın veri bilimi tarafında daha ağırlıklı kullanılan kütüphanelerinin kullanımını biraz daha öğrenmesine, örneğin Matplotlib, NumPy, Pandas gibi sadece veri bilimi tarafında çok ağırlıklı olarak kullanılan bazı kütüphanelerin biraz daha uzmanlığını kazanılmasını tavsiye ederim. Çünkü bunları mülakatlarda mutlaka sordukları durumlar oluyor ve bilginizin olup olmaması, en azından ilginizin olup olmaması onun için önemli. O yüzden sahip oldukları programlama bilgisini istatistik ve aslında bu platformlarda gerekli olan farklı kütüphanelerin bir şekilde ortak kümesinin birleşimini bir şekilde o mülakatlar esnasında belirtebilirlerse ve ilgileri olduğunu belirtebilirlerse bence süreçleri kolay olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. İrem Aytekin, işletme mezunuyum. Veri bilimine ilgi duyuyorum. Python, SQL gibi pek çok programla karşılaştım. Hangisine öncelikli olarak yönelmem daha doğru olur demiş. Pelin, sen de işletme mezunusun. Öncelikli olarak hangi programı önerirsin? Ben SQL'i öneririm. Yani SQL de aslında bir program dili olarak söylüyor insanlar ama yani bir sorgu dili aslında ve Python gibi bir kodlama dili olarak da çok algılamamak gerekiyor sanırım. Ve öğrenmesi çok kolay. Fakat bunu öğrenirken aynı zamanda bu veri tabanı konseptleri ve uygulamalarına da bir bakmasını tavsiye ederim. Yani bir ilişkisel veri tabanı nasıl çalışıyor, içerideki normalizasyon süreci nasıl yapılır gibi ya da mesela işte redundant, gereksiz data nasıl elimine edilir gibi böyle biraz genel okumalar da yapmasını tavsiye ederim. Arkasından Python'a geçiş yapılabilir diye düşünüyorum kodlamaya. Çok teşekkür ederim. Burcu Hanım bir soru sormuş. Staj başvuruları için nasıl bir yol izlediniz diye. Pınar, yanıtlamak ister misin? Tabii ki de. İş başvuruları aslında ben şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Şu an bizim Commensurs şirketimizde açık olan Future Commensurs programı var. Başvurularımız başlamış durumda. 26 Mart'a kadar başvuruda bulunabiliyorlar. Burada aslında başlanıldığı durumda 6 haftalık bir süreç var, eğitim süreci. Burada kişiler kendisini farklı alanlarda geliştirebilecek fırsatları bulunuyor. Başvurmak isterlerse tavsiye ederim kesinlikle. Onun dışında aslında özellikle yaz döneminde çok fazla başvuru alınıyor. Ve bence bu yılda geçen yıla göre daha fazla olanak sağlanacak ve açılacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü her yıl bir önceki yıla göre çok daha fazla veri bilimcisi ihtiyacı doğuyor. Bizim şirket özelinde şu an başvurularımız başlamış durumda. Ama farklı şirketlerde dilerseniz
Onların da yaz programları olacaktır ve bu dönemlerde Mart-Nisan dönemlerinde bu başvuruları almaya başlıyor. Kendi web sitelerinden veya LinkedIn'den takip edebilirsiniz diyorum. Çok teşekkürler. Onur Bey, alanla ilgili düzenli takip ettiğiniz bloglar var mı diye sormuş. Blog önermek isteyen var mı? Pelin az önce önermişti. Yani belli bir blogtan aslında örnek vermedim. Çok belli bir blogu her gün takip etmiyorum ama kaynak taraması çok sık yapıyorum test çalışmalarıma başladığım için. Şöyle önerebilirim. Genel olarak merak ettikleri alanı direkt olarak aratabilirlerse çok fazla blog yazısı çıkıyor. O blog yazılarında da çeşitli backlinkler var. Çünkü çok aslında teknik bir alandan bahsettiğimiz için arkada muhakkak bir akademik çalışma yapılmış oluyor. O backlinkleri takip ederek de daha ayrıntılı bilgi alabilirler. Belki daha doğru bir yanıt olur. Ben de mesela üniversitelerin newsletter'leri var, yani haber bültenleri denen. Bu Stanford'ın veya Harvard Business School gibi okulların bu alanda yaptığı yeni akademik çalışmalar, yeni paper'lar vesaire, bunlarla ilgili böyle haftada bir ya da ayda bir farklı e-mail iletişimleri oluyor. Oradan takip etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda daha böyle bir algoritma nasıl çalışıyor, insanlar nasıl kullanmış diye araştırdığımda da medium.com bence önemli bir kaynak bu alanda. Tabii ki hani en çok bence zorlandığımız kısım belki hani Türkçe çok fazla kaynağın olmaması. Bu alanda da hani şunu da belirtmekte fayda var. Hani birçok teknik alanda öneride bulunuyoruz ama bence ilk halledilmesi gereken konulardan biri de İngilizceyi okumak ve anlamak. Çünkü bu alanda gelişmek istediğinizde, her yeni teknolojiyle ilgili bir şeyler öğrenmek istediğinizde maalesef kaynakların çoğunu İngilizce olarak bulacaksınız. Öncelikle bunu da cebinize koymanızda fayda var. Çok teşekkürler. Women in Data Science biliyorsunuz Stanford Üniversitesi liderliğinde düzenlenen bir etkinlik. Biz de şu an Türkiye ayağını organize ediyoruz. Eğer Stanford'ın Women in Data Science kendi web sitesine, official web siteyi takip ederseniz orada üye olabileceğiniz bir bülten bulunuyor ve düzenli olarak size içerikler paylaşıyorlar. Oradan da faydalanabilirsiniz. Son sorumu soracağım. Daha sonrasında süremizi aştık. Hemen bir sonraki konuşmacımızla devam edeceğiz. Lisans okurken part-time çalışmayı tavsiye ediyor musunuz? Yoksa sadece derslere mi odaklanmalıyız? Deniz Küçükahmetler sormuş. Dilerseniz buna ben cevap verebilirim. Açıkçası ben lisans esnasında çok fazla staj yaptım. Bunun sebebi aslında hangi alana yönelmem gerektiğinden hiçbir zaman emin olamamamdı. Bunu da aslında gidip orada gerçekten deneyimlemek benim o taraftaki soru işaretlerimin ortadan kalkmasına sebep oldu. Öncelikli olarak gerçekten yazılım ile uğraşacağım bir işin beni mutlu edeceğini anladım yapmış olduğum stajlarda. Part-time, yani süresi fark etmez. Bazen bir ay bile bunu anlamanıza yeterli oluyor. Ve bunu isterseniz uzatabiliyorsunuz da süresini eğer hoşunuza giderse. Ama mutlaka lisans esnasında küçük de olsa birer, ikişer tane stajın sadece staj defteri doldurmak değil, gerçekten deneyim kazanmak amaçlı yapılması gerektiğini kesinlikle inanıyorum ve destekliyorum. Olabildiğince okulunuzun da desteklemiş olduğu programlar, staj programları, part-time programlar varsa girip mutlaka deneyimlemeye çalışın. Hoşunuza gidip gitmeyeceğini bu şekilde daha iyi anlarsınız. Çünkü yazılımı çok sevmeyebilirsiniz. Sizi aslında belki analiz tarafı daha mutlu edecektir. Bunu gerçekten o şirketin havasını solumadan veya o insanlarla konuşup bir şekilde o problemi çözmeye çalışmadan anlayamayabilirsiniz. Çünkü gerçekten teorik hayat ile pratik hayat çok farklı. Ya da biraz burada staj yaparak iş hayatının, profesyonel hayatın sizin için uygun olmadığını, aslında akademik hayatı daha çok seveceğinizi anlayabilirsiniz. Bu anlamda gerçekten küçük de olsa part-time veya staj programlarını olabildiğince yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Panelimizin sonuna geldik. Genç Veri Bilimciler panelinde kendi deneyimlerimizi aktardık ve sizlerden gelen soruları yanıtladık. Sevgili Sera, Pelin ve Pınar, davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Üçünüz de kariyerinde ilham veren liderler olarak ilerliyorsunuz. Bu yolculuğunuzu izlemek bana keyif veriyor ve ilham veriyor. Umarım şu an sizi dinleyen hem Zoom üzerinden
üzerinden hem de YouTube üzerinden takip eden kişilere de ilham vermeye devam edersiniz ve Türkiye'de veri bilimi tarafında daha çok kadının olması için çalışmaları birlikte devam ederiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Özge. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi etkinliğimize Damla Dokuzoğlu'nun konuşmasıyla devam edeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Kameramı başlatamıyorum. Şu an oldu galiba. Oldu, evet. Evet, merhabalar. Nasılsınız? Öncelikle özür diliyorum. Birazcık geç kaldık. Hemen sözü sana vererek ben çekileceğim. Ekran paylaşımı yaparak sunumuna başlayabilirsin. Görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şunu da aşağıya Evet, alalım. görüyoruz. Bugün aslında biraz daha konuyu seçerken bizim de iş olarak hakim olduğumuz bir alandan seçmek istedim ama tabii sorulara göre de şekillenebiliriz ilerleyen süreçte. Mobil oyunlar için AI ve ML olacak konumuz. Damla Dokuzoğlu ben, veri bilimciyim. Bugün genel olarak kim olduğumdan bahsedeceğim çünkü buraya gelene kadar nasıl bir yol izlendi ya da nasıl veri bilimci oldu bu hep merak edilen bir şey. Ondan bahsediyor olacağım. Biraz AI ile ML'in aslında nasıl farklılıkları olduğunu, kullanım alanları ya da tanımsal olarak üzerinden geçmeyi planlıyorum. Sinir ağları diye giden ve en sonunda da aslında biz kimiz ve olarak ne yapıyoruz? Ondan bahsedeceğim biraz. Kendimden bahsedeyim. 1990 Eğirdir doğumluyum. Eğirdir Yavaşşehir seçilmiş bir ilçesi aslında Isparta'nın. Bir gölü olan çok tatlı bir yer. Burada ilkokul, ortaokulu tamamladıktan sonra Isparta Fen Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra ODTÜ İstatistiği kazandım. ODTÜ İstatistiği bitirdikten sonra da sürece aslında hem ODTÜ'de hem de Bilkent'te master yaparak devam ettim. ODTÜ'de istatistik master yapıyordum. Bilkent'te de MBA'mi yapmaya başladım. Sonra ikisi aynı anda bitince ODTÜ'de şimdi de doktoraya başladım ve doktora eğitimimi tamamlıyorum. Tez aşamasındayım. Bu süreçte Gauss ekibiyle tanıştım ve çalışmaya başladım. Gauss ekibi de aslında belki de Enhancer diye bildiğiniz başka bir data science product'ı var. Birlikte onu çıkarmış bulunuyoruz. Buradaki süreçten aslında Enhancer'dan AppNava'yı üretmiş bulunuyorum. Süreç içerisinde de yani vaktim oldukça da Kodluyoruz ekibiyle birlikte aslında data science üzerine, machine learning üzerine bootcamp'ler düzenliyoruz ve bu bootcamp'lerin eğitmenliğini yürütüyorum. Bu zamana kadar nerelerde çalıştım? Master sürecinde aslında araştırma görevlisi olarak ODTÜ'de çalışıyordum. Daha sonra Gauss ekibine katılınca orada danışmanlık yapmaya başladık. Danışmanlık o zamanlar çok veri bilimci ya da data science kavramları olmadığı için daha çok istatistikçi, istatistik analizler ya da data mining, veri madenciliği isimleriyle daha çok yaygındı. O dönemde de işte Türkiye'nin çeşitli bankalarında, sigorta şirketlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli projeler gerçekleştirdim aslında. Burada bu çalışmaları yaparken aslında bir otomatik data analizi yapan bir aracın eksikliğinden yola çıkarak biz Enhancer'ı geliştirdik. Yani otomatik data science modelleri kurabilen bir tool geliştirdik. Sonra ODTÜ Teknokent'te ben bir oyun firmasıyla tanıştım ve onlarla olan tanışıklığımla AppNava'yı ortaya çıkarmış bulunuyoruz gibi bir şey oldu. Yani o zaman bir data analiz tool'u var, hadi bunu oyun dünyasına uyarlayalım diyerek aslında tüm bu farklı sektörlere dokunduktan sonra tamamen mobil oyun sektörüne bir çözüm geliştirdik. AI ML nedir? Yani bunlar hep birbirine karıştırılan, birbirinin yerine kullanılan, yani yeri geldiğinde ben de kullanıyorum. Belki machine learning dediğinizde insanlar anlamıyor, AI dediğinizde daha net anlıyor. Çok birbirinin yerini replace etmiş olsa da, değiştirmiş olsa da farklı kavramlar. Yani AI daha yapısal olarak geniş bir kavram, ML onun altında yer alan daha küçük bir kavram gibi düşünebiliriz.
AI daha çok insanlara, yani artificial intelligence, yapay zeka, insanın yaptığı davranışları bilgisayarlara yaptırabilmek. İşte insan gibi konuşabilmek, insan gibi hareket edebilmek ya da insanın detect edebildiği, fark edebildiği şeyleri bilgisayarlara yaptırmak gibi. ML daha çok bunun iş dünyasına uyarlanmış hali. Yani aslında ki mevcut elimizdeki datalardan öğrenmemizi sağlayan, belki de insan gözüyle ya da insan becerileriyle yapamadığımız çoklu işlemleri hızlı bir şekilde makinelere yaptırma yöntemi. Bu ne olabiliyor? İşte önceden insanlar ne yapıyordu? Daha az datası vardı. Bu kadar çok data yoktu. Datayı belki Excel'de işleyebiliyordu. 2 dimensionlı grafiklerle dataya bakabiliyordu. Zaman ilerledikçe datanın size'ı büyümeye başladı. Yani hem diagonal olarak büyümeye başladı, hem yatayda ve dikeyde data büyümeye başlayınca insanlar bunu gözle yapamamaya başladı. O zaman hadi bunu makinelere yaptıralım diye gelen, çok da yeni olmayan, yani 1960'lardan beri kullanılan bir yöntem aslında. Uygulama alanları neler? Birçok sektörde kullanılıyor. Var olan süreçleri iyileştirmek üzerine kurulu olan her yerde aslında machine learning ya da yapay zeka uygulamaları kullanılabiliyor. Bunların içinde benim yer aldığım sektörler bankacılık, finans, sağlık gibi yöntemlerken işte atık yönetiminde, ulaşımlarda, yani birçok optimizasyon probleminin aslında öğrenme aşamalarında da bunlar kullanılıyor. Genellikle insan davranışı modellemek diye geçen aslında tüketici davranışları, yani insanlar ne alır, neden alır, nasıl alır, ne kadardan alır gibi soruların cevaplarını vermek için. Ya da herhangi bir sahtekarlık varsa bir sürecin içerisinde bunu tespit edilmesi için. Ya da insanlara daha özel kişiselleştirilmiş reklamlar ve pazarlama sonuçları sunmak için. Çünkü bir arkadaşınızla düşünün, alışveriş alışkanlıklarınız ya da sevdiğiniz şeyler tamamen farklıyken niye ikinize aynı teklifler ya da reklamlar gelsin? Bunları ayrıştırmak aslında. Yani önce insan gruplarını ayrıştırmak, sonra o gruplara yönelik uygun çözümleri sunmak üzerine bu yöntemler kullanılıyor. Yani burada karıştırılan diğer yöntemse işte machine learning, deep learning, işte bunlar birbirine girmeye başladı. Aslında deep learning mevcutta da yapay sinir ağları diye adlandırdığımız yapıların çok katmanlı hale gelmiş versiyonu. Yani zaten kullandığınız eğer 2 katmanlı bir yapay sinir ağ network'ü varsa bunu çok katmanlı hale getirdiğinizde bu deep bir learning'e dönüşmeye başlıyor. Yani daha derinleşmeye başladığı noktada bu ismi alıyor. Bu katmanlarda nelerdir? Aslında sizin öğreneceğiniz her bir data point'i bir katmanı oluşturuyor. Özellikle görüntü işleme, ses işleme, video işleme gibi durumlarda deep learning metotları kullanılıyor. Çünkü çok fazla katmanı oluşmaya başlayınca bir prosese, o zaman ben buna bir tane daha katman koyayım, bir tane daha koyayım, bir tane daha derken derinleşmeye başladığında o da deep learning'e gitmeye başlıyor. Yani aslında buradaki şey, bu büyük konuşulan kavramlar aslında çok basit, temel matematiklerden oluşuyor. Yani makine öğrenme algoritmalarının arkasında da temel matematiksel fonksiyonlar var. AI algoritmalarının arkasında da temel matematiksel fonksiyonlar var. Deep learning'de de aynı şekilde. Yani böyle uçan kaçan işler değil aslında bunlar. Böyle büyük konuşuluyor ama temelinde matematiklerden ve çok değişkenli denklemlerden oluşan fonksiyonlar aslında bunlar. Sadece bu fonksiyonları insanların çözme kapasitesinin üzerine çıktığı anda makinelere, bilgisayarlara bunu yaptırarak bizim yerimize çözmelerini bekliyoruz. Oyunlarda nasıl kullanılıyor? Bizim tarafta, Epnova tarafında AI uygulamamız yok. Biz sadece AI uygulaması yapan oyunlara bir destek sistemi olarak çıkabiliyoruz. AI uygulaması oyunda nasıl yer alıyor? Oyunun içinde oyuncuya karşı bir bot oynatabiliyorsunuz. Yani insan gibi oynayan, davranan bir bot olabilir. Ya da bu karşılıklı oynamak zorunda değil, yan yana oynayabilir. Yani benimle birlikte, canlı bir insanla birlikte bir takım arkadaşı bir bot olarak oynayabilir. O botun insan gibi oynaması için bir AI algoritması geliştirilmesi gerekiyor. Ve bu algoritmanın çeşitli zorlukları da olabiliyor. Diyelim ki ben belki bir botla eşleşeceğim botun level'ının zorluğu ne olmalı? Yani ben zorlu bir rakiple mi oynamalıyım, kolay bir rakiple mi oynamalıyım gibi çeşitli insan davranışı sergileyen şeyler geliştirebiliyorlar. Ya da sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik dediğimiz oyunlarda da bu tarz algoritmalar kullanılıyor yaygın olarak.
Bunun bir diğer örneği de aslında en sevdiğim örnek AlphaGo. Go yaklaşık 3000 yıl önce Çin'de bulunmuş bir oyun ve satrançtan çok çok daha karmaşık olan ve birçok aslında yönde karar verebileceğiniz, birçok yöne gidebileceğiniz, kurallarını kendinizin oluşturduğunuz oldukça kompleks bir oyun. İlk defa aslında AlphaGo geliştiriliyor ve dünya Go şampiyonluğu yeniyor. Yani aslında şu anki dünya Go şampiyonu AlphaGo. Buradaki yöntem de şu, yani bunu normal metotlarla çözemiyorlar. Normal metotlar dediğimiz ne aslında? Deep neural networks dediğimiz aslında derin sınır ağları ve search tree dediğimiz arama ağaçları yöntemiyle bunu çözemiyorlar. Çünkü bunlar daha basit kalıyor. Yani Go'nun kompleksitesine uyum sağlayamıyor. O zaman diyorlar ki biz bunu 2 aşamalıya çevirelim ve daha farklı metotlarla gidelim. Burada da çok basit bir şey kullanılıyor aslında. Yani her hamlesini yaptığında algoritma o hamleden sonraki oyuncuların, yani iki tarafın da kazanma ihtimalini hesaplıyor. Diyor ki o zaman ben bu hamleyi yaparsam kazanma ihtimalim %10 arttı. Eğer bu hamleyi yaparsam sağa gidersem kazanma ihtimalim %10 düştü. Onunki %5 arttı. Her hamlede bir önceki yaptığını kontrol ederek giden aslında learning'ini artırıyor. Ve burada kendine bir sürekli geri besleme yapıyor algoritma. Bunu yaptım arttı, bunu yaptı azaldı gibi çoklu olasılıkları deneyerekten aslında en optimum oyunu oynamaya çalışıyor. Ve her seferinde yaptığı hamleden de ders alıyor. Yani eğer iyi bir şey yaptıysa pozitif yönde geliştiriyor bunu, eğer negatif bir şey yaptıysa da hatasından ders almış oluyor. Burada da kullandıkları algoritma aslında reinforcement learning dediğimiz yani pekiştirici öğrenme metotlarını kullanılıyor. Burada bir ödül ceza sistemi var. Yani bir şeyleri deneyip yanılıyorsunuz. Tamamen insan davranışı gibi. Yani biz de bir şeyi yaparken en basit belki bir tarif deniyorsunuz. Oraya işte yeni bir içine bir madde koydunuz diyelim. Yeni bir şey koydunuz. İşte bunu bu sefer üzümlü değil, incirli yapayım dediniz. İncirli yaptınız, tarifiniz bozuldu. Ne diyorsunuz? Bu incir olmadı. Hadi inciri geri çıkardım. Bir sonrakinde kuru kayısı deneyeyim. Kuru kayısı koyuyorsunuz. O olmuyor gibi. Tamamen insan davranışı gibi deneme yanılmayla bir ödül cezayla bu içeriği koyduğumda ödül aldım, güzel oldu, kekim güzel oldu, herkes yedi. İşte bu içeriği koydum, kekim olmadı gibi tamamen bu şekilde ilerleyen bir algoritma yapısı kullanılıyor aslında burada. Burada tabii ki yapılması gereken, uygulanması gereken dinamikler var. Daha stabil hale getirmek için. Bu da tekrarlanan deneyimlere öncelik vermek, normalleştirme işlemi gerçekleştirmek, toplama işlemleri gerçekleştirmek, yani öğrenme sürecindeki bu aşamaları aslında stabil yapabilmek için ve risk scaling dediğimiz yeniden ölçeklendirme metodları kullanılıyor. Bu da aslında reinforcement learning'in en renkli hali bence, yani sürekli kendini geri besleyen, çoklu seçimleriyle ödül cezasını kendine bildiren, evet bunu yaptık iyi oldu, bunu yaptık kötü oldu diye sürekli geri besleyen ve en sonunda optimum solution'a giden bir algoritma burası. ML uygulamaları da bizim taraftakini düşünecek olursak aslında şöyle bir şey var. Oyuncuların oyunda kalma sürelerini belirliyoruz. Biz ne yapıyoruz mesela? Oyuna yeni biri geldiğinde bunun tahmini kaç gün oynayacağını, kaç level oynayacağını tespit ediyoruz. Ve bu noktada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Tamam, bu adam 3 gün oynayacak. Normal bir oynama süresinden kısaysa neden 3 gün oynadığını açıklamaya çalışıyoruz. Bu oyun bu oyuncuya zor mu geldi? Bu oyuncu reklamları mı sevmedi? Bu oyuncu eşleştiği botları mı beğenmedi diye giden aslında sebepleri de açıklamaya başlıyoruz ve bunların arasındaki korelasyonları ayırt etmelerini sağlıyoruz. Oyunla oyuncu arasındaki bu ilişkiyi olabildiğince kalibre bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Şimdi herkese aynı oyunu vermeyelim, insanlara keyif alabilecekleri oyunları sunalım ama bunun bir şekilde de bir yerde dengelenmesi gerekiyor. Biz bu ilişkiyi kurmalarını sağlıyoruz aslında oyun stüdyolarına. Bu noktada da kullanıcılara özel içerikler geliştirebiliyorlar. Kullanıcılara özel oyunun içinde satışlar yapabiliyorlar. İşte ben belki Damla olarak oyunumdaki karakterlerime kıyafet giydirmeyi daha çok seviyorum ama
başka bir arkadaşım var. O daha çok gold satın almak istiyor. O zaman bana karakter giydirmeyle ilgili teklifler çıkarken arkadaşıma gold'la ilgili teklifler çıkmaya başlıyor. Bu da kişiler özelinde tekliflerin ve sunulan aslında avantajların, hediyelerin özelleşmesini sağlıyor. LTV dediğimiz lifetime value'su aslında bir oyunun core dinamiğini oluşturan bir şey. Çünkü oyuna yeni bir oyuncu alabilmek için farklı platformlarda stüdyoların reklama çıkması gerekiyor. Oyun oynayanlar biliyordur. Siz bir oyun oynarken başka oyunların reklamını görüyorsunuz. O reklamların hepsi para aslında. Şimdi bir miktar para harcıyorsunuz, içeriye oyuncular geliyor. İçeriye gelen oyuncuların da size bir miktar para bırakması gerekiyor ki ve bu bıraktıkları para harcadığınız paradan yüksek olmalı ki aslında oyunlar hayatlarını sürdürebilsinler. Bu bir denge. Reklam veriyorlar, oyuncu geliyor, oyuncular para kazandırıyor. Lifetime value dediğimizde aslında bu gelen oyuncu bana ne kadar para bırakacak onu hesaplıyoruz. Eğer düşük bir lifetime value'ya sahipse o kullanıcıları aldığımız reklam kanallarını adjust etmelerini, ayarlamalarını ya da değerli kullanıcıları aldıkları kanallara odaklanmalarını sağlıyoruz. Yani genel olarak aslında oyun stüdyolarının pazarlama bütçelerini oyunlarını daha iyi hale getirmek için kullanmalarını olarak sağlıyoruz. Biraz veri madenciliği yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Burada bizim de aslında yoğunluklu olarak kullandığımız algoritmalar kümeleme analizi dediğimiz clustering analizleri. Yani içerideki oyuncu gruplarını farklı segmentlere ayırarak bu segmentlerin davranışlarını takip ediyoruz. Bir diğeri de karar ağaçları. Karar ağaçları da şöyle bir şey aslında. Her şeyin bir sebebi var. Yani bir oyuncu oyunu bırakıyorsa da bunun bir sebebi var. Ya da oyunda kalmaya devam ediyorsa da bir sebebi var. Bu noktada da karar ağaçlarını kullanıyoruz. Yani oyuncu oyunu bıraktıysa buna o an karar vermiyor. Bir süreç var ve bu süreç boyunca takip ettiği bir path var. Biz buna player journey diyoruz. Bu ne demek oluyor? İşte geldi belki tutorial'i beğenmedi. Belki tutorial'den sonraki level'ları geçemedi. Ya da bir arkadaşını bulamadı burada. Bir klana giremedi gibi giden birçok sebepten dolayı aslında oyunu bırakmış olabiliyor. Burada da karar ağaçlarıyla aslında bunu görselleştirmeye çalışıyoruz. Yani nedenini anlatırken. Ve tabii ki bizim kullanmadığımız bir association analiz, yani birliktelik çözümlemeleri, market basket analiz gibi yöntemler de mevcut ama biz bunları kullanmıyoruz. Yaygın olarak iki tane şey var aslında. Yani tahmin etmeye çalıştığınız şey burada eğer numerik bir değişkense işte ömrü ne kadar olacak, kaç gün oynayacak ya da lifetime value'su ne olacak, bu adamın bana ömrü boyunca bırakacağı değer ne olacak diye gittiğimizde aslında regresyon modelleri kuruluyor burada. Ama diğer taraftan işte in-app purchase yapacak ya da yapmayacak ya da oyunu bırakacak, bırakmayacak gibi daha binary ya da sınıflandırma yöntemlerine dönüştüğümüzde de burada da classification yöntemlerini ya da sınıflandırma yöntemlerini kullanıyoruz. Bir diğeri de yani bunu aslında supervised ve unsupervised diye ayırmak gerekiyor. Supervised yöntemlerde az önce bahsettiğim sizin aslında bir hedef değişkeniniz var. Yani tahmin etmek istediğiniz bir tane değişken var. Bu ne olabilir? Kullanıcının oyunda kalıp kalmayacağı ya da oyunda kaç gün kalacağı, harcama yapıp yapmayacağı, sunduğunuz teklifi kabul edip etmeyeceği gibi giden bildiğiniz bir değişken vardır ve siz bunu öğretirsiniz aslında dataya. Bunu öğretirken de datanın bir öğrenme ve bir test verisi olarak ayırırsınız. Biz de bu şekilde yapıyoruz. Bir miktar kullanıcıyı alıyoruz. Tahmin etmek istediğimiz bir hedef değişkenimiz var. Bunu belirliyoruz. Train ve testi ayırdıktan sonra buradan bir öğrenme gerçekleştirip sonra da hadi bakalım bizim bu algoritmalarımız bunu ne kadar öğrendi test edelim deyip diğer bir datayla da aslında bunu test ediyoruz. Eğer sizin elinizde herhangi bir böyle bir değişken yoksa yani ben kullanıcılarımın hayatını tahmin etmek istiyorum gibi bir değişkeniniz yoksa yani benim bir grup insanım var elimde ve bu insanları ben belirli ortak özelliklerine göre sınıflandırmak istiyorum. Bu ne olabilir? Yine içeride aynı şeyler var. İşte oyunda kalma süresi ya da oyunu indirdiği gün, oyundan geldiği ad network'e göre ben insanlarımı ayrıştırmak istiyorum diyor mesela. Bu da aslında unsupervised bir learning ve burada da kümeleme analizleri gerçekleştiriyoruz. Burada da ne oluyor? Eğer oyunun içinde oyunun hedeflediği bir kitle varsa ki bir oyun geliştirilirken bir hedef kitleye göre
geliştiriliyor. Mesela Candy Crush belki herkesin bildiği bir oyun. Bu oyun aslında 40 yaş üstü kadınları hedefleyen bir oyun. Ya da bunun gibi birçok match algoritmasıyla çalışan oyunun hedeflediği kesimler bunlar işte 40 yaş üstü, 30 yaş üstü kadınları hedefliyor. Ve bunun gibi bu tarz hedeflemelerin doğru yapılıp yapılmadığı ya da içerideki kullanıcıların da bu kümelere ait olup olmadığını anlamak için bu tarz kümeleme yöntemlerini kullanıyoruz. AppNova'dan bahsedeyim. Aslında tüm süreci anlatırken AppNova ile örneklendirmeye çalıştım. Çünkü bazen bir örneğe oturmadığında havada kalıyor. Bu şekilde onu önüne geçmeyi planlıyordum. AppNova aslında herkesin telefonunda, tabletinde, bilgisayarında oynadığı oyunları hedef alan bir sistem. Ve telefonumuzdaki uygulamaların %64'ünü oyunlar oluşturuyor. Çok yaygın bir şekilde artık eğer güncel haberleri de takip ediyorsanız oldukça büyük bir pazar ve Türkiye'den de çok güzel, çok başarılı hikayeleri çıkmaya başladı. Çok büyük satın almalar ve bunların aslında yurt dışı pazarda da Türkiye'nin adını duyurmaya başladı. Bir sektör haline gelmeye başladı. Bizim için oldukça gurur verici. Yani bu sektörün bir parçası olmak, bu sektörün büyümesine destek veriyor olmak bizim için oldukça gurur verici. Yaklaşık 82 milyar dolarlık bir pazar aslında ve her geçen günde büyümeye devam ediyor. Pandeminin etkileriyle birlikte ekstra büyüdü. İnsanların evde kalması için aslında motive edici birçok da yöntem geliştirdiler burada. Buradaki problem de şu, bir oyunu geliştirmek aslında o kadar da kolay olmuyor. Yani stüdyolar, oyun stüdyoları bir oyunu geliştirmek için belki 6 ayını harcıyor minimum. Yıllarını verdiği oluyor ve günün sonunda bu oyun pazara çıktığında, pazar dediğimizde aslında iOS ve Android uygulama, Play Store ve App Store gibi yerler bir pazara çıktıktan sonra oyunun indirilmesi miktarı onun hayatta kalıp kalmamasını belirliyor. Eğer yeterli bir indirilmeye ulaşamaz ya da indirildiği halde içeride bir gelir elde edemezse ne yazık ki oyun pazardan çekilmek zorunda kalıyor. Bu da büyük bir insan gücü kaybı, motivasyon kaybı, emek kaybı. Biz de dedik ki bu aslında hep noktamız bu oldu. Hedefimiz oyunları aslında hayatta tutabilecek doğru aksiyonları almalarını sağlamak. Datalarını düzgün bir şekilde işlemelerini, datalarından doğru anlamlar çıkarmalarını ve bu çıkardıkları anlamları da doğru kanallara yönlendirmelerini sağlıyoruz. Oyuncularını tanımalarını, yani oyunu oynayan insanlarını tanımalarını, bu insanlara göre de çözümler sunarak hem o insanların keyif almasını sağlamalarını hem de karlılıklarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Teknolojik olarak da herkese aynı oyunu ya da herkese aynı teklifi sunmak yerine kişiselleşmiş şeyler sunuyoruz. Burada neler olabiliyor mesela? Oyuncunun oyundaki performansına göre oynadığı botların level zorluğu değişebiliyor. Kazanma oranları artırılabiliyor. Daha fazla can verilebiliyor. Kullanıcıya verilecek hediyelerin içeriği değiştirilebiliyor. Belki bir oyuncu süre bazlı hediyeleri daha çok severken öbürü altınları seviyor. Bunlar veriliyor ve böylece aslında karşılıklı o ilişki güçlendirilmiş oluyor. Oyuncu oyundan istediğini alıyor. Oyuncu oyundan istediğini aldığı sürece oyundan keyif alıp oynamaya da devam ediyor. Burada az önce bahsettiğim yöntemleri kullanıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz algoritmalarımız var ama temel matematikleri arkada aslında bu algoritmalarla çok benzer. Yani regresyon ve classification modelleri odaklı kendi geliştirdiğimiz modellerimiz mevcut burada da. Burada yani ilk hedeflememiz şuydu, yani biz bir tahmin vereceğiz. Yani bir kullanıcı oyundan gidecek diyorsak %90 AppNova bunu doğru bilecek diye yola çıkmıştık. Sonra aslında insanların, yani müşterilerimizin bizi daha iyi anlayabilmesi adına bunların sebeplerini de vermeye karar verdik ve burada kurduğumuz aslında farklı ağaç yapılarını aslında biz belki daha karmaşık yapılarla, daha random forest algoritmalarıyla daha doğru tahminlesek de bu ağaçların içeriğindeki kırılımları da onlara aslında bir bilgi birikimi olarak vermeye başladık. Şunu indireyim aslında. Şöyle yapabilirim. Burada kullandığımız bir diğer yöntem aslında gradient boosting yöntemini kullanıyoruz ve burada da eğer bir olay daha az gözlemleniyorsa, çünkü her oyunun içinde her eventi çok fazla bulamayabiliyorsunuz. Bazı oyunların içinde diyelim ki in-app purchase'ların çok düşük, yani gelirinin %1'ini ya da daha küçüğünü in-app purchase oluşturuyor ve biz burada aslında
oyun içi harcama yapan insanların nasıl davrandığını bulmaya çalışıyoruz. Eğer böyle az gözlenen bir olay mevcutsa da burada boosting algoritmalarını kullanaraktan aslında o arada kalmış küçücük bilgiden daha fazla bilgi çıkarmaya ve daha çok öğrenmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim temelde kullandığımız algoritmalarımız. Karar ağaçlarından zaten bahsetmiyorum. Bir şeyin sebebini açıklamak için en çok bunu kullanıyoruz. Nedir mesela? Bir oyun için işte %60'ı oyunu bırakmış. Churn ve not churn diye bu ifade ediliyor. İşte %40'ı oyunu bırakmış, %60'ı bırakmamış. Peki o zaman şöyle diyelim. Bir kullanıcının eğer oyunu indirme zamanına göre acaba bu davranış değişiyor mu diye bakıyoruz. Eğer bunu sabah ya da öğlen indirdiyse aslında oyunu bırakma ihtimali daha da artıyor. Gece, akşam ya da başka bir saatte indirdiyse oyunda daha çok kalıyor. Ya da indirdiği gün bunun üzerinde etkili mi? Ona bakabiliyoruz. İşte nedir? Eğer indirdiği gün pazartesi ve çarşamba ise aslında bu adam daha çok oyundan gidiyor. Bu durumda ben pazartesi ve çarşamba günü oyunu indiren kullanıcılarıma farklı bir şey yapmam gerekiyor gibi şeyler sağlıyoruz stüdyolarımıza. Bu da Epnova'nın aslında kendi dashboardlarında sunduğu bu ağaç yapıları. Yani bu akışın içerisinde kullanıcıların kırıldığı noktaları bulup buna göre iyileştirme sağlayabiliyorlar. Ben ne kadar süremiz kaldı bu ara kopuşla birlikte onu öğrenirsem? Aslında süremizi birazcık aştık. Açtık, tamam. Sorularımız da var. İsterseniz yavaş yavaş sonlandıralım. Tamam. Aslında şöyle bitireyim. Bayağı da anlattım diye düşünüyorum. Genel olarak biz geleceği tahmin etmeyi seviyoruz. Geleceği bilmek aslında bugünden hazırlıklı olmalarını sağlıyor stüdyolarımızın. Oyuncuları kaç gün oynayacak, nasıl oynayacaklar ya da nasıl oynarlarsa oyunu daha çok severler. Bunları bulmalarına aslında destek oluyoruz. Bunlar şimdiye kadar birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımız. Hem Türkiye'de hem yurt dışında oyun stüdyolarıyla birlikte çalışıyoruz. 4 kişilik bir ekip olarak başladık. Bugün her geçen gün artmakla birlikte daha büyük bir ekibe sahibiz. Hep şunu söylüyoruz. Bizim misyonumuz aslında mobil oyun stüdyolarını datadan öğrenen ve datayla hareket eden bir hale getirmek ve karar verirken aslında bu kararlarını doğru analizler sonucunda elde edilmiş dataya dayandırmalarını istiyoruz. Sonuç olarak Henry ya da Emily diye farklı iki insan oyuna girdiğinde biz bu insanların ortalama olarak oyunu bırakma ihtimallerini, oyunda harcama yapma ihtimallerini, kaç level oynayacaklarını tahmin edip bunları stüdyolara bildiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Oyun endüstrisi bahsettiğiniz gibi giderek daha da büyüyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Ve bu alanda çalışan veri bilimcilerin de arttığını görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Oyun endüstrisi büyümeye devam ederken bu alanda veri bilimcilere de ihtiyaç duyulacak mı? Şu anda bizi dinleyen veri bilim alanında kariyer planlayan kişilere oyun endüstrisine giriş yapmalarını tavsiye eder misiniz kariyerlerinin başlangıcında? Kesinlikle ederim. Yani bizim de aslında oyunu seçme amacımız oldukça teknolojinin içine doğmuş bir sektör. Yani birçok sektör sonradan adapte olsa da oyun sektörü ilk günden beri datasını toplayan, yani bir oyunu geliştirmeden önce oyunu geliştirecek ekip ilk şeyi soruyor. Yani biz datayı nerede toplayacağız? Bu soruyu soruyorlar ve buradan hareketle aslında oyunlarını geliştirmeye başlıyorlar. Datanın ve datanın gücünün oldukça farkında olduğu bir sektör. Buradaki bir veri bilimcinin onlara nasıl bir katkı sağlayacağının oldukça farkında olan, ne istediğini bilen bir sektör. Karşılıklı öğrenmenin oldukça fazla olacağı bir alan aslında. Çok övdüm ama öyle. Yo, yani çok haklısınız. Çünkü hem oyun endüstrisi çok hızlı büyüyor hem de veri bilimi tarafı çok hızlı ilerliyor. Bu iki güçlü alanın aslında bir araya geldiğinde önünün çok açık olduğunu ben de düşünüyorum. Sorular geldi. Onları yönlendirmek istiyorum. Oyuncunun kazanmasına da müsaade edebilecek şekilde yapay zekanın eğitimini nasıl şekillendiriyorsunuz? Oyuncunun da oyuna karşı küsmemesi için özellikle ne düşünüyorsunuz? Yani hep yapay zeka mı kazanacak? Yani şöyle, hep öyle olmuyor. Aslında herkesin bir dinamik bir oyunda herkesin bir earning rate'i var, işte kazanma rate'i var.
bunun dinamik bir şekilde ayarlanmasını sağlıyoruz. Yani kullanıcının belki oyunu bırakma ihtimali artmaya başladığında bu earning rate biraz daha artırılabiliyor. Tabii kullanıcının hangi grupta olduğuna göre de değişiyor. Kimisi çok kazandığında oyunu bırakıyor, kimisi az bıraktığında oyunu bırakıyor. Herkes de aynı değil. Yani herkes çok bıraktığında, çok kazandığında bırakacak diye bir şey yok. Bazı oyuncular da çok kazandığı için bırakıyor. O zaman hemen onların kazanmalarını azaltıyoruz. Eğer kazanamadığı için gidiyorsa onların kazanmalarını artırıyoruz gibi sebeple dinamik bir şekilde çalışan bir sistem kurguluyoruz aslında. Denge kuruluyor diyebiliriz aslında. Evet, evet. Diğer bir sorumuz Berkay Özcan sormuş. Kısaca sormam gerekirse ne tür değişkenler olduğunu soruyor sizin yaptığınız analizlerde oyun tarafında. Okay. Aslında oyun oynayan biri olarak düşünürseniz o ekrana dokundukları her bir parmak dokunuşu bir data satırı olarak geliyor. Yani oyunun içinde nereye dokundular, nereye gittiler, nereden geldiler, store'u açtılar, kapattılar, işte hopladılar, zıpladılar, ne varsa bunların hepsi oraya yazılıyor ve biz bunların üzerinden çalışıyoruz. Diğer bir soru Alihan Kerestecioğlu. AppNava'yı kurmadan önce oyun endüstrisinde bir tecrübeniz oldu mu? Bu alanda başarılı olabileceğinizi nasıl öngördünüz? Enhancer ekibindeyken, yani Gauss ekibindeyken orada stüdyolarla tanışmıştım zaten ODTÜ Teknokent'te. Onların datalarıyla bir çalışma performansımız oldu. Yani onların datalarıyla denemeler yaptık, oluyor mu, işe yarıyor mu gibi. Ama böyle bir şahane bir success story çıkarmamıştık. Ama yani finansta çalışıyorsa neden oyunda da çalışmasın diye en azından dinamik oldukları için böyle bir seçim yaptık. Ama çok öyle aham şahım bir başarı yakalamamıştık en başta. Sare Gül, lisans düzeyinde bir istatistikçi olarak mezun olmadan önce ileride oyun sektöründe olmak için ne yapmalı, kendimizi nasıl geliştirmeliyiz? Şu an istatistikte lisans, oyun sektöründe nasıl oyun sektöründe nasıl geliştirecek? Bir data scientist olarak mı yoksa developer yani oyun mu geliştirmek istiyor? İkisi farklı ama. Oyun sektöründe yer almak isteyen bir veri bilimci kendini nasıl geliştirmeli? Ya ben olaya şöyle bakıyorum. Bir veri bilimci zaten her sektöre koyduğunda adapte olabilen biri olmalı. Yani işin data senin. Yani o datanın içinde ne döndüğünü bilmen gerekmiyor. O kolonun ne ifade ettiğini bence çok bilmen gerekmiyor. Zaten ekiplerle bir çalışma içerisine girdiğinde onlar sana gerekli olan şeyleri aktarıyor ve o data ne olursa olsun çalışabiliyor olmanız gerekiyor. Benim için öyle yani. Beni buradan al başka sektöre koy, orada da çalışırım, oradan oraya koy. Yani bir süre o data yapısını ve sektörün akışını öğrendikten sonra yeteneklerini uygulayabiliyor oluyorsun. Yani oyun spesifik bir şey yerine datadaki çalışma düzeyini artırabilir. Yani ya da farklı yapılardaki datalarla çalışma düzeyini artırabilir. Oyun sektöründekiler çok da karmaşık değil aslında ama gidip stajını yapabilir bu alanda başka da. Ekstra bir şey yapmış gerekiyor. Sorularımız tükendi. Ben de son bir soru sorayım o zaman dinleyicilerimiz adına. Sizin staj olanaklarınız oluyor mu? Sizi nerelerden takip edebilirler? Oluyor. Özellikle ara dönemlerde yapıyoruz. Yani kış döneminde, yaz dönemi aralarında. En hızlı döndüğüm yer LinkedIn büyük ihtimalle. Ama beni eklerken buradan duyup dinleyip eklediklerini yazarlarsa benim için de çok iyi olur. En azından ayrıştırabiliyorum. Evet buradan gelmiş bir kullanıcı kitlesi ya da arkadaş kitlesi diye ayrıştırabiliyorum. Yani tamam. Wix yazıyoruz. Evet. Yazarlarsa eklerken çünkü öbür türlü gözden kaçırabiliyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hem bir girişimci olarak hem de veri bilimi tarafında yaptığınız çalışmalarla eminim ilham vermişsinizdir tüm dinleyicilerimize. Biz sizi hayranlıkla takip etmeye devam edeceğiz. Umarız ilerleyen etkinliklerde de yeniden karşılaşma fırsatımız olur. Tüm dinleyicilerimiz adına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Kendinize iyi bakın siz de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Şimdi etkinliğimize son konuşmacımızla devam edeceğiz. Mina İlköz'le. Kendisi de şu an burada. Kamerasını ve mikrofonunu açtığında. Merhaba, buradayım. Merhaba Mina. Öncelikle özür dileriz. Birazcık programımız sarktı 15 dakika kadar. Hiç sorun değil, ben de ilgiyle takip ettim.
Teşekkür ederiz. Ben ekran paylaşımını kapatıyorum. Daha sonrasında sen lütfen kendini tanıttıktan sonra sunumuna başlayabilir misin? Tabii tabii. Hiç sorun değil. Ben de ama sizin takviminizi uzatmamak adına olabildiğince hızlı az öz anlatmaya çalışacağım. Merhaba tekrardan herkese. Ben Mina. Upschool Eğitim Teknolojisi girişiminin kurucu paydaşlarından bir tanesiyim aslında. Bugün burada konuşmacı olan kadınlardan şöyle bir farklılığım var. Ben data scientist değilim. O anlamda daha farklı ama yaptığımız şey aslında sizin gibi. Hani bugün burada pek çok kadın yer aldı. Daha fazla teknolojide rol model kadınlar yetişsin diye kurduğumuz bir eğitim teknolojisi girişimi Upschool. Burada da çok aslında ilginç bir bilgiyle başlamak istedim buna. Columbia Business School'un yaptığı bir araştırmaya göre insanlardaki düşünce yapısını değiştiren 3 ana şey var. Ve şu an burada söyleyeceğim 3 maddede bugünkü etkinliğin aslında özetini oluşturuyor. O yüzden bence benim de son konuşmacı olarak gelmem bir yandan da çok güzel olmuş. Bunlardan bir tanesi rol modeller. Yani gerçekten bir rol model gördüğünde insanın fikri değişiyor. İlham veren hikayeler ve üçüncüsü de data ve science olarak belirtiliyor. Aslında hani bugün pek çok rol model gördük, pek çok ilham verici hikaye dinledik. Zaten domainimiz data science. Aslında şu an burada yaptığımız şeyler insanların fikrini değiştiriyor ve etkiliyor. Bu çok çok önemli bu anlamda. Bu sayının olabildiğince artmasını istiyoruz. Daha fazla teknoloji rol model kadın yetişsin istiyoruz. Hatta az önce katılımcılardan birkaçına baktım şu an paneli dinleyen. Upschool öğrencileri de burada. O yüzden çok da memnun oldum. Mezunları daha doğrusu. Biz nasıl başladık? Aslında tam bir yıl önce bu zamanlarda birinci yılımızı dolduracağız. Daha fazla kadına nasıl yükseltebiliriz? Nasıl aslında o özgün sosyal ve ekonomik platformu onlara sağlayabiliriz diye düşünüyorduk. Sonrasında aslında bunun teknoloji yolundan geçtiğini fark ettik ve dedik ki ya biz gerçekten kadınlara teknik beceri kazandıralım burada. Bu data science alanını, RP alanını, mobil uygulama geliştirme alanını ve bir yandan da aslında özgüvenleri var ama onların potansiyellerini açığa çıkaralım ve kariyerlerine sağlam adımlarla başlasınlar diye bir yola çıktık. Bir eğitim teknolojisi girişimi dediğim gibi. Neden Upschool dediğimizde de aslında biz ilk yola çıktığımızda pek çok üniversite öğrencisi, yeni mezun, insan kaynakları ve IT departmanlarından pek çok kişiyle konuştuk ve onların dertlerini dinledik. Gerçekten de hepsinin çok ortak söylediği bazı insight'lar vardı. Özellikle üniversite öğrencileri varsa aramızda ki olduğunu da tahmin ediyorum. Yani üniversitelerde yoğun bir teori eğitimi alıyoruz. Daha fazla onu pratiğe dönüştüremiyoruz. Hani bugünkü konuşmalarda da değinildi aslında. Hep staj yapma ve pratik eğitimin öneminden bahsedildi. Üniversitede maalesef bunu çok fazla göremiyoruz. O yüzden de öğrenciler kendini yetersiz hissediyorlar gelecek kariyerlerine dair. Ya da iş kaygısı, endişesi, mezun olduktan sonrasında işsiz kalma ile ilgili o aslında sıkıntılar üniversite öğrencilerini çok endişeli hissettiriyor. Bir yandan da insan kaynakları gerçekten yeni mezun olmak istiyorlar ama onların da istediği yetkinlikler üniversite mezunlarında değil. Yani burada iki parti arasında büyük bir talent gap görüyoruz. Büyük bir boşluk var burada. Ve bir yandan da yazılım alanında yoğun bir Avrupa'ya bir göç olmaya başladı. Bu pandemiden sonra gittikçe daha da arttı. Çünkü uzaktan çalışmanın getirdiği aslında fırsatta artık Türkiye'deki kişiler bir lokasyon değiştirmelerine gerek kalmadan yurt dışındaki firmalar için çalışabilir hale geldi. Bir yandan da buradaki şirketler yoğun bir şekilde yönlerini dijital dönüşüme çevirdiler. Bu ne demek oluyor? Aslında dijital dönüşüm için departmanlarda daha fazla kişinin alınması, daha fazla yazılımcıya, data scientist'e aslında imkan sağlanması demek. Bu da insan kaynaklarını ve IT departmanlarını hızlı doğru yeteneklere ulaşma noktasında epey zorladı. Bir yandan da bugün hep konuşuldu zaten temamız da bu teknolojideki kadın istihdamı. Bu oran Türkiye'de şu an %10, dünyada da %30'larda. Biz bu insight'ları gördükten sonra dedik ya biz gerçekten iş hayatına hazır mezunlar yetiştirebiliriz. Onlara özenle seçeceğiz, yetiştireceğiz, şirketlerle buluşturacağız ve bunu sadece kadınlar dikeyinde yaparak aslında teknolojideki kadın istihdamını artıracağız diye yola çıktık. Sonrasında bir başvuru süreci var ve bundan sonra başlayan programlar var. Ben bunu kısaca özetlemek istiyorum. Upschool'a aslında şu an
üniversite son sınıf ve mezun kadınlar başvurabiliyor. Tercihen biz matematik, istatistik, mühendislik diyoruz ama bunu yanıltan pek çok örnek var. Onlardan da bahsedeceğim. 4 aşamadan geçilen bir başvuru süreci var. Burada sanki biz aslında öğrencileri işe alıyormuşçasına seçiyoruz. Online formda biraz daha motivasyonlarını gördüğümüz, bu hedef kitleye uyup uymadığına baktığımız, İngilizce testinde upper intermediate seviye üzerine çıktığımız, teknik testte temel algoritma bilgisinin ölçüldüğü ve en sonunda da mülakatlarda bazı kritik yetkinlikler var bakmak istediğimiz, incelediğimiz. Bunlardan bir tanesi growth mindset, yani kendisini geliştirmeye olan arzusu, isteği. Bir yandan Upschool'u nasıl konumlandırıyor? Upschool bir Udemy ya da Coursera mı? Yani buradan bir iki ders alıp gidebilir mi? Yoksa gerçekten bu programa katıldıktan sonra kariyeri değişecek, hayatı dönüşecek. Bunun farkında mı? Şu an bizim yaptığımız şey Türkiye'de böyle bir model olmadığı için yani eğitim programları çok fazla var ama bizim amacımız istihdam. Öyle olunca bazen hani bir iki ders alayım gideyim kafa yapısında olanlar olabiliyor. Önemli olan aslında Upschool'u çok iyi tanıması ve kendi kariyer yolculuğuyla burası birleşiyor mu, aynı uyumdalar mı, buna bakmasını istiyoruz. Eğer sonrasında öğrenci de içimize sinerse ve bu aşamaları geçerse %100 live online eğitim programlarına başlıyoruz. Ben şimdi Data Science programımız nasıldı bizim, onun özelinde gideceğim. %100 live online tam şu an yaşadığımız gibi eğitmen ve öğrencilerin aynı anda Zoom platformunda canlı interaktif bir şekilde dersleri yapıldığı bir ortam. Ve biz buna pandemiden önce karar vermiştik. Yani Şubat başları gibi karar vermiştik. Gerçekten bizim, yani çünkü amacımız global bir eğitim teknolojisi girişimi olmak. Fiziksel koşullara bağlı olunca bu zor olabiliyor. O yüzden de pandemi aslında bizim o anlamda işimizi kolaylaştırdı. Burada bu eğitim programını diğer farklılaştıran şeylerden bir tanesi aslında gerçek hayattan projeler. Buradan kastım şu, mesela Data Science programında bize işte Trendyol, Getir, Coca-Cola içecek, Rengen bir enerji girişimi. Biz bu şirketlerin data projelerini aldık ve öğrencilere ödev olarak verdik. Düşünün ki her hafta farklı domainlerle ilgili ödevler yapıyorsunuz, projeler yapıyorsunuz. 16 haftalık bir eğitim var. O haftanın 16 haftanın sonunda 2 haftalık bir capstone proje dediğimiz bitirme projesi yapıyorsunuz. Aslında Upschool'dan mezun olan birisi bir yeni mezundan ya da 6 ay, bir yıl tutmuş birinden daha fazla deneyime sahip oluyor. Bizim öğrencileri teknik anlamda seviye olarak getirmeye çalıştığımız nokta bu. Teknik eğitim çok önemli. Bunu hani hepimiz farkındayız ama ondan daha da önemli olan bir şey var. O da özgüven. Bize de bu hani, gördüğümüz kadarıyla kadınlarda teknik becerileri çok güçlü olmasına rağmen maalesef bazen özgüvenleri düşük olabiliyor. Burada soft skill dediğimiz şey devreye giriyor aslında ama ben soft skill kavramını çok içselleştiremiyorum. Yani soft kelimesi sanki hard skill, teknik anlamda yetkinlik çok önemli ama soft da soft, hani çok yan gibi algılanıyor bence. Ama bunun çok daha derinlikli olduğunu düşünüyorum. Burada bizim özel bir metodolojimiz var. Bu metodolojiyi ve içeriği tamamen YGA'dan alıyoruz. Upschool da bir YGA girişimi. Burada öğrencilere vermek istediğimiz bazı etkinlikler var. Burada listede gördüğünüz üzere 7 tane önemli etkinlik. Ama bunlardan en önemlisi yılmazlık etkinliği. Resilience olarak İngilizceye çevrilen aslında konu. Hayatta pek çok değişim ve dönüşüm olacak. Bilginin en hızlı tüketildiği, en hızlı değiştiği dönemdeyiz. Challenge'lar karşımıza çıkacak ama önemli olan şey bizim ona ne kadar hızlı tepkide bulunduğumuz ve ne kadar hızlı kendimizi dönüştürdüğümüz. O yüzden de buna ayrıca önem veriyoruz. Ve gerçekten bazen anlatması zor olabiliyor ama 2 aylık, 3 aylık süreçten sonra o kadar çok değişen kişi gördüm ki programda. O da beni bu girişime dair daha da heyecanlandırıyor ve umutlandırıyor. Son olarak bu teknik ve soft skill diyeceğimiz sosyal yetkinliklerin yer aldığı programdan sonra biz aslında öğrencilere bir istihdam alanı sunuyoruz. Burada bizim amacımız aynı zamanda bir sosyal girişim. Hani burada sadece kadınlara yapıyoruz. Bugüne kadar öğrencilerden bir ücret almadık. Sadece şirketlerden gelir elde ediyoruz. Şu an bugüne kadar ilerlediğimiz gelir modeli bu şekilde oldu. Şimdi biraz 2 tane program var. RPA'yı çok hızlı geçeceğim. Data Science'a daha da odaklanacağım. Bizim ilk programımız robotik süreç otomasyonu. Robot deyince akla fiziksel robotlar gelebilir ama tamamen aslında software robotlardan bahsediyoruz. Programdaki şu an tüm öğrenciler görmüş olduğunuz şirketlerde çalışmaya başladılar. Düşününce 3 ay öncesine kadar buradaki öğrencilerin hiçbirisi RPA ile ilgili bir bilgi sahibi değildi. Bazı pazarlama alanında çalışan vardı ya da çok yeni mezun olmuş ama iş sahibi olamayan işsizler vardı.
pek çok farklı background'a sahip öğrenciler var. Ama şu an Türkiye'nin pek çok farklı şehrinde uzaktan çalışmayla teknoloji firmalarında aslında RPA developer olarak görüyoruz. Bu da bir yeni nesil üniversite modeli oluşturuyor bizim için. Gerçekten de hani Upschool'da bu kadar kısa bir süre içerisinde, yani yaklaşık bir yılda bunun olabileceğini de görmüş olduk. İkinci programımız Data Science programıydı. Bu program tabii 4 ay sürdü, daha yoğun. Eğitim Merve'yi de burada bilenler vardır. O da gerçekten bu alanda bilgili birisi. Şu an Stanford'da doktorasını yapıyor. Burada bazı program partnerleri aldık dediğimiz gibi. Gerçekten 16 haftanın sonunda mesela Capstone proje olarak İBB'nin trafik dataları ile ilgili çalışan, COVID ile ilgili çalışan, Getir'in Trendyol'un projeleri üzerine çalışan pek çok öğrencimiz vardı ve bu da bizim için kritik bir nokta. Çünkü programı başarıyla bitirmesini gösteriyor. Şu an burada da görmüş olduğunuz firmalar, ya Data Science programından mezunlar şu an İş Bankası, hepsi burada, Coca-Cola, İçecek, Komtaş gibi, Ford Otosan gibi firmalarda çalışmaya başladılar. Birkaç tane daha hala mülakatlara giren mezunumuz var. En kısa zamanda RPA'de olduğu gibi tüm öğrencilerimizin bu alanda istihdam edilmesini hedefliyoruz. Burada mesela Ayşenur çok güzel bir örnek. Ayşenur siyasal bilimlerden mezun İstanbul Üniversitesi'nden. Ama gerçekten bize hem mülakat süresince hem de program boyunca çok buna zaman ayırdığını ve kendisini geliştirmek istediğini gösterdi ve şu an İş Bankası'nda data analist olarak çalışıyor. Fatma Nur aynı şekilde çevre mühendisi ama şu an yine İş Bankası'nda. O yüzden gerçekten buradaki örnekler bunun bölüm gerektirmeden aslında kişinin tamamen kişisel motivasyonuyla yapabileceğini gösteren örnekler. O yüzden bizim için de o anlamda teknolojide rol model gençler yetiştirmek çok 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 değerli. Bugüne kadar baktığımızda aslında biz bugüne kadar 3200 başvuru aldık. 36 mezunumuz var, 60 aktif öğrencimiz var. 25'i kariyerine başladı. Amacımız bunu aslında 10'a katlamak, daha da fazla genç kadının istihdamında olanak sağlamak. Şimdiki programımız başlıyor. Yine bir tanesi data ile ilgili, Ford Otosan'la data analizi programımız var. Diğeri ise Akbank'la Android Development alanında. Şu an programlarımıza başvuruları kapattık ama bizim için her zaman program açma potansiyeli var. Üzerinde de çalışıyoruz. O yüzden eğer siz de ilgilenirseniz bizim web sitemizde subscribe olabilirsiniz ya da aynı şekilde sosyal medya platformlarımızı takip edebilirsiniz. Orada yoğun şekilde paylaşıyoruz gelişme oldukça. Benim paylaşacaklarım özetle bu kadar. Zaten rol modelleri gün içinde baştan sona izledik. Çok da keyifliydi. Bizim amacımız olabildiğince sizler gibi, yani Özgeler gibi kişileri daha da arttırmak. Böyle özetleyebilirim Özge. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler paylaştın. Gün boyunca aslında katılımcılarımızdan genelde aynı sorular geldi. Nereden başlamam gerekiyor? Neleri öğrenmem gerekiyor? İlk başta nasıl işe giriş sürecinde hareket etmem gerekiyor diye. Sizin programınızda aslında tüm bu sorulara cevap veren nitelikte yer alıyor. Ayrıca %70 işe yerleştirme oranında bence çok güzel bir sayı. Eminim eğitimlerinizde tüm katılımcılar açısından çok güzel bir şekilde ilerliyordur. Sorularımız gelmeye başladı. Şimdi onları okuyacağım. Birisinin sorusu var galiba. Evet. Veri bilimi programı için yeni başlangıçlar ne zaman olacak? Yeni tarihler şu an belirli mi? Biz tekrar bir veri bilimi programı açmayı düşünüyoruz. Sadece Mayıs'a kadar olmayacağı şu an net gibi görünüyor ama 2021 içinde olması çok ihtimal. O yüzden Yeşim, sen de bizi bu süre içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan takip edersen çok seviniriz. Biz her zaman duyuruyoruz başvuru oldukça. Çok sağ ol ilgin için. Nilay Yönet bir soru yöneltti. Sunumunuz için çok teşekkür ederim. Yaptığınız iş çok güzel ve çok etkileyici. Yurt dışında kariyer planlayan adaylar da programlara katılabilir mi? Yoksa programlarınız sadece Türkiye odaklı mı? Dönemsel olarak kontenjanlarınız oluyor mu? Diye bir sorusu var. İstersen buna da yanıt ver. Çok güzel bir soru. Aslında bizim şu an 2021 hedeflerimizden bir tanesi global programımızı açmak. Onu söyleyebilirim. Şu an Türkiye'deki ilk programlarımızı yapıyoruz ama global programımızda hem Türkiye'de yapıp hani yurt dışında yani ama bir yandan da operasyonu yurt dışına taşımak var. Onu söyleyebilirim. Kontenjan tarafında da bu arada bizim sınıf, yani şu an online sınıflarımız 20 kişi
o arasında değişiyor. Orada da bizim için şu an hani aslında çok fazla kişiye erişmek istiyoruz ama rol model deyince aslında yoğun bir emek gerekiyor arkada. Yani soft skill eğitimi de olduğu için. O yüzden daha böyle daraltılmış bir şey olduğunu söyleyebilirim kontenjanın. 2 tane sorumuz geldi Nur ve Kübra Hanım'dan. Neden yaş sınırı var diye soruyorlar. Orada da şöyle aslında bizim amacımız şu an yani startup olarak da düşünebilirsiniz biraz daha odaklanmak. Orada da daha çok yeni mezunlara odaklanmaya çalışıyoruz. Ama olabildiğince hani bu arada yaş sınırından fazla yani 30 yaş üstü öğrencilerimiz de oldu. Sadece biraz daha aslında kapsamı daha daraltmak şu an amacımız. Bundan sonrasında şu an mesela sadece 4. sınıfları alabiliyoruz ama 1., 2., 3. sınıflara dair de bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama öncelikli olarak amacımız istihdam. Yaş sınırına kadar şu an takılmadık. Sadece biraz o yeni mezun kısmının altını çizmek için onu söyleyebilirim. Aslında yeni bir girişim olduğu için şu an 1. yılınız oldu değil mi? Aynen çok yeni. O yüzden daha çalışıyoruz. Yani ama eminim bu feedbackleri almak güzel. İlerleyen yıllarda çok daha farklı yaş grupları içinde olacaktır. O yüzden Upschool'a da bence zaman tanımak gerekir diye düşünüyorum ki 1 yıllık süreçte yaptıkları bile bence çok büyük bir efor gerektiren işlerdi. O yüzden zamanla eminim çok daha farklı kitlelere de yönelen programlar içerecektir. Beyza Nur Erdoğan eğitimleriniz Türkçe mi diye soruyor. Evet, eğitimlerimiz Türkçe ama hani bugün de pek çok yerde geçti. Hani tamam aslında çok fazla İngilizce terim var. O yüzden de belli bir İngilizce seviyesinde olmalarını istiyoruz programa gelirken. Bir yandan şirketler de bunu çok önemsiyor. Ama anlatım olarak Türkçe olduğunu söyleyebilirim. Pek çok İngilizce kaynak paylaşıyoruz ama. Sahra Sinem destek olmak için gönüllü alımları var mı diye bir soru yöneltti. Destekçilere her zaman çok açığız. Çok isteriz tanışmayı da. Şu an böyle bir hani gönüllü platform, öyle bir topluluğu oluşturmadık ama nasıl birlikte bir şeyler yapabiliriz, nasıl bir desteği olabilir? Hani iletişime geçmeyi ve konuşmayı çok isterim. Mail atarsa ya da LinkedIn'den yazarsa çok da memnun olurum. Sorularımız şu an için bitti. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem girişimcilik tarafında yaptıkların çok ilham verici hem de Türkiye içerisinde aslında şu an bizim etkinliğimizin de amacı olan kadın veri bilimcilerin artması için çok büyük olanaklar sağlıyorsunuz. Az önce de belirttiğim gibi %70 işe birilerini dahil etmeniz çok büyük bir oran. Bu açıdan da tebrik ediyorum. Etkinliğimize geldiğin için de tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım ben de çok teşekkür ederim. Büyümeye devam eder. Kadın istihdam oranı bu alanda artmaya devam eder. Ben hem tebrik ediyorum seni yaptıklarından dolayı hem de teşekkür ediyorum tüm ekibim adına bizlere katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim çünkü gerçekten hani böyle bir toplulukta bulunmak çok değerli. Siz de çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Umarım hani pek çok kişi olur. Bir yandan da beni buraya da davet eden kişilerden bir tanesi Sera'ydı. Arkadaşım, çok yakın arkadaşım. Ona da teşekkür ederim. Upschool'u pek çok kişi sizlerin sayesinde duymuş oldu. Çok sağ olun. Sana nereden ulaşabilirler? Son olarak bunu sorayım ve kapatalım. Bana LinkedIn hesabımdan ulaşabilirsiniz. İsmim ekranda yazıyor. Ben de olabildiğince hızlı şekilde yanıtlıyorum sorularınızı. Upschool'un web sitesini istersen tekrar söyle. Tabii. Upschool.io yani io olarak ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınız da bulunuyor. Orada da çok aktif bir şekilde paylaşım yapıyorsunuz. Oradan da gelecek dönemdeki veri bilimi programlarını da takip edebilirler. Umarım burada bizi takip eden birileri de programa katılırlar ve yüz yüze de tanışma imkanımız da olur. Çok isteriz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Mina. Etkinliğimizin sonuna geldik. Biraz sonra sizlerle gönüllü ekibimizle tanıştırmak istiyorum. Ve de yavaş yavaş bizler de size teşekkür ederek bitireceğiz. WITS gönüllülerimiz tüm süreç boyunca bizlere çok büyük destekler sağladılar. Bu etkinliği gerçekleştirebildiysek aslında Women in Data Science İstanbul gönüllülerin desteğiyle gerçekleştirdik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki ekibe dahil oldular ve bilgi birikimlerini, deneyimlerini etkinlik sürecinde aktardılar. Yavaş yavaş
Onları da sahneye alacağız. Destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğin en başında da söylediğimiz gibi 995 kişi etkinliğimize kayıt oldu. Ve bugün de sizlerle hem Zoom üzerinde hem de YouTube üzerinde bir araya geldik. Umarım ilerleyen yıllarda tekrar bir araya gelebileceğimiz etkinlikleri beraber oluşturabiliriz. Sizler de bizlere katılırsınız. Çok daha büyük bir ekip olarak çok daha güzel işler yapabiliriz. Etkinliğimizin amacından bahsetmiştik. Veri bilimi daha da önem kazanan bir pozisyonda olacak. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Bizler istiyoruz ve inanıyoruz ki bu alanda kadınlar da liderlik gösterecekler ve veri bilimi dünyasında çok güzel işlere imza atacaklar. Bizi dinlediğiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum ve gönüllülerimizi de temsilcilerimizi, Women in Data Science temsilcilerimizi de sahneye alıyoruz. Sizlere son kez hatırlatmak istediğimiz bir konu var. Etkinliğimizle alakalı bir anketimiz yer alıyor. Bunları da tüm katılımcılarımıza yarın ulaştıracağız. Eğer bu anketi doldurursanız çok memnun oluruz. Çünkü önümüzdeki yıllarda da bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz. Bizlere geri bildirimde bulunursanız etkinliği çok daha ileriye taşımak için bize çok destekleyici olacak burada vereceğiniz cevaplar. Son olarak da diyoruz ki bu programı kadınlar yaptı ve yine yapacaklar. Ve şimdi ben ekran paylaşımımı kapatıyorum. Tüm gönüllülerimiz, Women in Data Science temsilcilerimiz ekranda yer alıyorlar. Ben herkese çok teşekkür ederek onlara da söz vermek istiyorum ve onları kendim alkışlamak istiyorum. Çok teşekkürler. Özge, ben de sana ve Aslan'a teşekkür etmek istiyorum. Ön ayak olduğunuz için. Özellikle Aslan bana ulaştı. Özge ile biz tanışmıyorduk bile. O geçen sene bu işi yapmak istemiş ama Covid sebebiyle olmamış, hazırlıkları iptal olmuş. Bu vesileyle hep bir arada yapma fırsatı olduk. O yüzden hem Aslan'a hem sana hem de tüm gönüllerimize çok canı gönülden teşekkür ediyorum ben de. Ben de ikinize teşekkür ediyorum ve de tabii ki gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. Onlarsız herhalde bu kadar güzel bir organizasyon yapamazdık. Ben kendi panelistlerimden de bir sürü bildirim aldım. Organizasyonun çok güzel olduğunu. İnşallah seneye hatta daha farklı etkinliklerle ilk programın başında gösterdiğim Datathon, işte Education, bu tür diğer kollarına da inşallah yakın zamanda gireceğiz diye düşünüyorum. Ben gönüllülerimizden de aslında böyle çok ufak bir şeyler duymak istiyorum. Çünkü onların çok büyük emekleri var. Eminim söylediklerini dinleyicilerimiz de duymak istiyorlardır. Kim konuşacak? Ben başlayabilirim isterseniz. İlk ben olayım. Herkese merhaba. Ben Sabancı Üniversitesi'nde aslında endüstri mühendisliğinden mezun olup sonra Data Science Master'ı yapmaya başlayanlardanım. Yani lisans eğitimim aslında Data Science üzerine değildi. Öncelikle bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Umarım gelecek senelerde de yeni gönüllüleri aramıza katarız. Ben de konuşabilirim. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de Erciyes Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Hepinizi tanımak çok güzeldi. Çok güzel bir etkinlikti. Gelecek sene görüşmek üzere diyorum. ...8 Mart kutlu olsun o zaman. Bitiriyor muyuz? Görüşmek üzere. Katıldığınız için çok teşekkürler. Bunlar günü kutlu olsun. Görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Yani sizin gibi değerli insanlarla tanıştığım için bu alanda yapılan çalışmaları gördüm. Çok mutlu oldum. Bu alana hevesli olan bir sürü insan gördüm. Yani çok güzel şeyler gerçekten. Yani insan böyle bazen umudunu kaybedecek gibi oluyor böyle coğrafyalarda ama ya gerçekten sizler gibi insanları ve bu katılan arkadaşlarımızı görünce gerçekten çok motive oldum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Seneye inşallah tekrardan görüşürüz. Aytül hocamızın dediğini unutmayın sabahleyin. Kendinize güven meselesi. Biz size birazcık
konuşturacağımızı söylememiştik. O yüzden böyle bir konuşmuyorsunuz ama birkaç cümle söylemek isteyen olursa söyleyin. Tamam. Merhaba, ben de Asuman. Sabancı Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik master yapıyorum. Master sürecinde biyoinformatikle tanışınca veri bilimiyle de tanışmış oldum. Gerçekten harika kadınlarla çok güzel bir iş yapmaya çalıştık. Umarım herkes memnun kalmıştır. Designer'ımız konuşmayacak mı? Bizim grantlarımız. Merhaba, ben de Buket Özen, Sabancı Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Çok güzel kadınlarla, çok güzel bir iş oldu bence. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Ve umarım seneye böyle erkek gönüllülerimiz de olur aramızda. Daha kalabalık, daha güçlü. Ah süper. Bir takım oluruz, bir aile oluruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Web siteciler, sosyal medyacılar. Ben herkese çok teşekkür ederim. Bir sürü çok değerli insanla tanıştım. Katılanlara da çok teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlikti. Buket'in dediği gibi seneye inşallah erkek gönüllülerimizle birlikte bir daha yaparız. O zaman 8 Mart kutlu olsun diyelim ve kapatalım. Ne dersiniz? Çok teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere.